Trafik sistemi için aklımda küçük bir iki aslında temelde yapılar var. Onları kurarak başlayacağım. Yavaştan çünkü pool sistemine de geçeceğiz. Yani işte araç spawn etmeyeceğiz. Spawn edilmiş araçları değiştirerek kullanacağız. İşte yeni AI karakterler spawn etmeyeceğiz. Var olan AI karakterlerin tipini değiştirerek, onları saklayarak kullanacağız. O yüzden de araçları biraz daha böyle esnek kullanabilmemizi sağlayacak bir iki kod parçacığıyla başlayacağım. Şu anda çünkü araçların içinde sürüş kodları var. Sürüş kodlarını belki bizim player controller'ımızdan gönderip AI'ın boş bir aracı kullanabilmesini sağlayan kodlar yazabiliriz. Belki o şekilde başlayabiliriz. Şu öncelikle bir Methuman'lardan bir kurtulalım. Projemiz bir tık rahatlasın. Şunları bir silelim. Oyunu ne zaman çıkartacağım? Oyun aslında bir eğitim içeriği ve GTA 6 çıkmadan tamamı canlı yayınlarda geliştirilen bir retro GTA klonu yapıyoruz. GTA 6'nın bugün itibariyle ertelenmesiyle beraber Mayıs 2026'ya kadar vaktimiz var. Trafik sisteminde trafik ışıkları olacak tabii ki. Ya aklımıza gelebilecek çoğu trafik unsurunu bu trafik sisteminde kodlayacağız. Bugün değil ama belki bugün de olabilir, bilmiyorum. Ne kadar hızlı kod yazacağımıza bağlı. Şimdi Bosporus'un altında, Blueprints'in altında ben zaten bir vehicle yazmıştım ama vehicle istemiyorum. Vehicle'ı kullanacağız tabii ki. Ama şöyle bir yeni klasör açalım ve trafik diyelim. Bu trafiğin altında bir tane pet oluşturmak istiyorum ama pet oluşturmadan önce gelin şu arabayı bir temizleyelim. Arabanın kontrollerini vesaire bir temizleyelim. Yani içerisi boş bir araç olsun. Galiba kodlarımız BP Car'daydı. Yok, Vehicle Base'deymiş. Araç kodlarımız Vehicle Base'de. Şu Vehicle Base'de sadece ezme kodunu tutabiliriz. Çünkü o sürüşle alakalı bir şey değil. Onun dışında araca binme kodunu tutabiliriz. Şimdilik. Kalmasında herhangi bir sıkıntı yok. Pozeslenme, unpozeslenmeyi tutabiliriz şimdilik. Bunlar bir kalsın. Bunlar bir kalsın, sonra silelim. Bunları sonra silelim. Aynen, bunları sonra silelim. Öncelikle benim yapacağım şey şu olacak. Bir tane AI controller'ımız var ya zaten. Nerede o AI controller? Şurada Blueprints. AI. Burada benim bir AI NPC controller base'im var. Bu AI controller'ın altında diyeceğim ki ben bir yaya mıyım? Yoksa ben bir sürücü müyüm? Onun bir kontrolüyle başlayacağım. Eğer yayaysam ya da yaya haline dönüştüysem, atıyorum işte arabanın içindeydim. Arabadan sürüklendim, atıldım ya da araba patlayacaktı. Ben arabadan çıktım ve artık yayayım. Bu fonksiyoneliteyi bu AI'da ayıracağım. Bu AI'daki controller aslında arabayı yönetecek ya da kendi işte povnunu yönetecek hamleler yapacak. Bu sebeple de şöyle yapalım. Öncelikle şu anki state'ini belirleyecek bir şöyle bizim zaten NPC state'imiz var ya, idle, pet, runaway, surrender, combat, death. Bunlar bizim AI'mızın state'leri, NPC'mizin state'leri. Bunlar aynı zamanda bizim player'ımızın da state'leri olabilir ilerleyen zamanlarda ama şimdilik ihtiyacımız yoktur diye düşünüyorum. Ama bu NPC state'i biz nerede kullanıyoruz? Bizim cidden NPC karakterimizin içerisinde kullanıyoruz. O yüzden ben bir AI state'e ihtiyacım var. Yani AI'ın şu anki durumundan kaynaklı ya işte belki işte behavior state deriz, bir şey deriz. Bu NPC state ile AI state bir noktada birleşecek. Ama bu yayın gidip de şimdi bunun adını AI state yapıp geçmiş kodları temizlemek istemiyorum. İki farklı kod branch'i olarak ilerleyecekler. Sonra ben bunları birleştireceğim. Mannequin hedefi sığmadı. Teşekkür ediyorum. Hemen şöyle kaydıralım. Allah, kendimi mi kaydırdım? Şöyle sola doğru kaydıralım. Teşekkür ediyorum. Zaten arkası da şey var ya.
Outliner var. Birazcık zaten karmaşık görünüyormuş. Ona da bir ayar çekmemiz gerekecek ilerleyen zamanlarda. Çatışma sistemi cilada gelir. Aynen öyle. Bu oyun beta olarak çıksa denemek için sabırsızlanıyorum. Belki Part 2'nin sonunda bir erken böyle hadi gelin şu prototipi bir deneyelim tarzı bir şey olabilir. Neden olmasın. Şimdi burada yeni bir enumeration oluşturacağım. Blueprint, enumeration, AI state diyeceğim. Dediğim gibi şimdilik buna diyeceğiz ki pedestrian, İnşallah doğru yazılıyordur. Driver diyelim. Belki ilerleyen zamanlarda passenger da olabilir. Pedestrian'ı doğru mu yazdım? Bir kontrol edeyim. Tamam, doğru yazmışız. Güzel. Şimdi bunu AI controller base'e parametre olarak verebilirim. AI state. Ne demiştik? Şu behavior tree'yi yalnızca pedestrians'a çalıştıracağız demiştik. Şöyle yapalım. Ve get diyelim. Merhabalar Jokefi, hoş geldin. Bu oyunu Steam'de satacak mısın bilmiyorum. Şu anda herhangi bir ticari kaygı gütmüyorum. Ama olası bir durumda çok talep gelirse, işte ne bileyim, bir anda şartlar değişirse neden olmasın. Ama şu anda GTA klonu yapıyoruz diyerek başladık. YouTube'da böyle bir seri görmedim. Böyle bir canlı yayın serisi görmedim. Hem eğitici olacağını düşündüm hem eğlendirici olacağını düşündüm. Seri olan talebiniz de isteğiniz de bunu gösteriyor açıkçası. Şimdi şu kodu da, şuradaki kodu da diyelim ki şöyle bunu fonksiyonlaştıralım. Collapsed function start pedestrian behavior diyelim. Böylelikle aslında bizim yayamızın aklını, selametini de kaybetmemiş oluruz. Bir de nelerimiz var? Perception'ımız kalabilir. Bu da kalabilir. Bu bizim için sakınca değil. Bunu şöyle aşağıya doğru saklayalım. Buna da bir comment atalım. Perception diyelim. Şöyle perception diyelim. Ve kalsın. Şimdi burada ama pedestrian değilse ne olacak bir ona karar verelim. Öncelikle ben bir tane vehicle atacağım sahneye. Vehicle base atacağım. Tabi bu vehicle base'imizin mesh'i yok. O yüzden kar atsak daha iyi olacak galiba. Aynen. Sonra biz bu kardan mı türettik şeyi? Nerede? Browse assets. Bizim bir de çünkü şeyimiz vardı. Broadway'imiz vardı. Ha, Broadway'i ben direkt burada mesh'ini değiştirdiğimde Broadway mi oluyor bu? Arabalarım nerede? Toros demişim. Ha yok, Toros atayım ya sahneye bir tane. Toros en azından daha düzgün görünüyor. Şimdi Toros'un içinde kameralar var. Bu kameraları da sileceğiz tabii ki ilerleyen zamanlarda. Sahnemizde bir Toros daha mı var? Bunun adı neden Toros 2? Bunun adı bir Toros 1 olsun. Tamam. Şimdi bu Toros'un altında bu aktör sahneye sürüklendiğinde ya da işte spawn edildiğinde çalıştıracağı bir AI controller seçebiliyorsunuz. Bunu tam tersi de yapabilirsiniz. Yani önce bir AI controller spawn edersiniz. AI controller sonra bir manager'a request atar. Der ki bana bir pawn ver. Possessleyebileceğim. Ki ilerleyen zamanlarda bunu yapacağız. AI controller o pawn'u possessler ve kullanmaya başlar. İlerleyen zamanlarda bunu yapacağız ama öncelikle şu trafik sistemimizi bir çalıştıralım istiyorum. Bu sahnedeyken normalde bakın ben play'e bastığımda eğer başka karakter ya da pawn yoksa sahnenize başka controller spawn edilmez. Bu controller'lar neye spawn edilmiş bir bakalım. Sahnemizde neler var? Controller diyelim. 2 tane AI controller'ımız var. Bu AI controller'ları şöyle bir F'lersek eğer çıkıp F'lersek bunlar kime gelmişler? Şurada bir store'a gelmişler. Bakın store'un AI controller var. Buna hiç ihtiyacımız yok. Bir tane daha burada var. Ha, ikisi de buraya gelmiş. Tamam.
Bizim şu store'umuzun demek ki şu store abimizin içerisinde bir NPC var. Store NPC. Bu store NPC neyden türüyor? NPC karakterden türüyor. Karakter base'den türediği için de buna AI controller geliyor. Ben buna AI controller gelsin istemiyorum. Şöyle AI controller'ını null'layabilirim. Hatta AI diyeyim şöyle. Autopossess yayını da disable'layacağım. Buna AI gelsin istemiyorum. Neden burada iki tane peki AI controller spawn edilmiş? İki tane mi store NPC'miz var? Weapon store'umuzu da bir pawn yaptık. Yo, aslında. Bir daha bir basalım. Tamam, toparladık. Artık herhangi bir AI controller yok sahnemizde. Ben bu AI controller'ı aracımla beraber spawn etmek istiyorum. Şimdilik dediğim gibi. Toros'tan şuradan AI NPC controller base'i seçeceğim. Ve şimdilik bütün AI'larımı ne yapacağım? Pedestrian değil, driver yapacağım. Merhabalar Cükcan, hoş geldin. Merhaba Adil Alperen, hoş geldin. Ayağınıza sağlık. Bu platformu Unreal Engine yönden zenginleştirdiğin için teşekkürler demiş Jakefi. Teşekkür ediyorum. Oyun bence bedava olmalı ama birkaç dolar da iyi olabilir. Yani eğer finansal olarak düşünürsek zaten fiyatını da beraber düşünürüz diye düşünüyorum. Ama bedava, yani eğer Steam'e çıkacaksam bedava çıkacağımı zannetmiyorum. Çünkü emek veriyoruz. Eğlenceli de gidiyor. Yani oyunun kombatı falan da zevkli şu anda. İşte trafik sistemini yazacağız, görev sistemini yazacağız, sinematik sistemini yazacağız, optimizasyonuna bakacağız, açık dünya oluşturmayı deneyeceğiz. Belki sanatçı arkadaşlarla kolaborasyon yapacağız. Böyle yani neden bir GTA Türk Remastered gibi bir şey olmasın diye düşünmüyor değilim. Hoş geldin, hoş geldin. Dur şey de atayım. Emote da atayım. Proje büyüdükçe ne yaptığımı karıştırmaya başlıyorum. Sence ne yapmalıyım? Daha küçük projeler yapmalısın. Ya da projeyi büyütmemelisin. Projene belli bir scope verip o scope'ta kalmalısın. Şimdilik. AI state'imizi driver yaptık. Ben driver olur olmaz, yani bu AI controller'ım sahneye spawnlandığında ve eğer AI state'imde driver'sa şöyle yapacağım. Get owner diyeceğim. Get parent. Pardon, get possessed. Possessed pawn değil miydi? Possessed pawn. Ben mi yanlış hatırlıyorum? AI controller'da değil miyiz? Evet. Get. Neydi ya? Pawn diyeyim. Get player pawn değil. Get controlled pawn ya. Possess ne? Get control pawn diyeceğim. Bunu kes diyebilirim. Herhangi bir sıkıntım yok. Çünkü zaten ben bu arabayı kullanacağım. Kullanmak istiyorsam da interface'lerle çalışmama gerek yok. Şöyle diyelim. Control vehicle diyelim. Zaten anlaşılır. Şimdi aracımızın verdik. Aracımızın referansını verdik. Aracımızın referansını verdikten sonra ben demek istiyorum ki start driving ya da işte prepare vehicle to driving tarzı bir fonksiyona ihtiyacım var. Gelin bir onunla başlayalım. Şöyle şimdilik bir custom event oluşturacağım. Start driving diyeceğim. Ve event tickini de kullanacağım tabii ki burada. Şuradan bir custom event oluşturalım. Update driving diyeceğim. Farkındaysanız araba kullanma kodlarını behavior tree'de yazmayacağım. Çünkü daha çok logic sıçramaları yapmamız gereken yerler olacak. Behavior tree'de daha çok task tabanlı, yani bir aksiyon yapıyorsun. Onun sonucuna göre başka bir aksiyon yapıyorsun durumları varken. Arabayı kullanırken birazcık daha kod olarak esnek çalışmak istiyorum açıkçası. Eğer vehicle'ımızı oluşturabildiysek diyeceğiz ki start driving. Peki start driving ne yapacak? Öncelikle şu anda B driving diyelim ve bir boolean oluşturalım. Hatta bu iki variable'ı da şöyle diyelim ki driving diyelim.
Ve bunları da kategorilendirmiş olalım. Paralı olsun ama sublara free key please. Asıl subların desteklemesi için oyun satın alıp arkadaşlar diğer takipçilere de dağıtabilirsiniz. Buyurun siz de oynayın demesi lazım. Yanlış mıyım manekinler bilmiyorum. Sublar ama erkenden erişir. Yani betalarına katılır. Belki erken erişim sürümlerine katılır. Ama free key konusunu bir tartışmak gerekir. Ben karakterimde shift'e basınca hızlanmasını flip flop'la yaptım ama ardından hızlanınca başka bir koşma animasyonunun geçmesini istiyorum. Animasyonu seçtim ama yardım yani böyle tek tek yardım edemiyorum kusura bakma. Öbür türlü yayınımız yardımlaşma hayrat yayınına dönüyor. Burada ne yapacağım? Hop. Driving diyeceğim. Bir boolean'ı true yapacağım. Start driving ise. Ve eventik'te de şeyi kontrol edeceğim. Eğer şu an benim aracım sürüyor muyum aracı? Sürüyorsam update driving'i çalıştır. Hatta ve hatta eğer işte benim AI'ım eventik'te pedestrian kodlarını çalıştırmayacaksa şunu da yapabilirsiniz. Class defaults'tan start with tick enabled'ı kapatırsın. Bu şekilde. Böylelikle eventik hiç çalışmaz. Start driving'deyken yine driving'i bulun true yapacağım çünkü false olabilecek durumlar olabilir. Burada da tick enable dersin. Bu aktörün tick'ini enable yaparsın start driving denmesiyle beraber. Peki update driving ne yapacak? Update driving aslında bizim aracımızın nasıl biz W'ye bastığımızda araç ileriye gidiyor. A'ya D'ye bastığımızda aracın tekerlerini döndürüyoruz. Birebir aynısını yapacak. Yalnız bunu AI yapacak. Biz yapmayacağız. Bunu da bir mantığa oturtarak aslında trafiği oluşturacağız. Neyden bahsediyorum? Bakın şundan bahsediyorum. Ben W'ye bastığımda aracım gidiyor değil mi? Space'e bastığımda duruyor. A'ya ve D'ye bastığımda tekerlerim dönüyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. A'ya ve D'ye bastığımda tekerlerim dönüyor. Bunların tamamını ben klavye input'u vererek de yapabilirim. Bunu benim yerime bir yapay zeka da yapabilir. Aslında bizim yapacağımız şey bu input'ları dışarıdan AI controller bu araca verecek. Araçta sanki kendi kendine yürüyormuş gibi olacak. Aslında kendi kendine yürüyor olacak yani. Abi oyunun bir hikayesi falan varmış. Şu an için herhangi bir hikayesi yok. Aynen lütfen like basmayı unutmayın. Hatta ben de bir hatırlatayım. Videoyu beğenerek bana destek olabileceğinizi biliyor musunuz? Diyeyim. Acındırayım böyle. Yani koskoca Rockstar bile korktu arkadaşlar yaptığımız retro GTA oyunundan. Ve oyunu ertelemeye karar verdi. Yani o yüzden bence desteklemeyi unutmayalım deyip kapayı da atayım chat'e. İnsanlar yanlış anlamasın, ciddi olduğumu falan zannederler. Şimdi bu dediğim teori de güzel. Teoride kalmasın. Gelin bu arabayı bir sürelim isterseniz. Nasıl sürelim? Bir dümdüz gitsin bakalım. Bu araba dümdüz gidebiliyor mu? Aracımızın referansı var. Hatta ben bunun bir çalıştığından emin olayım. Sonra rezil olmayalım. Started driving diyelim. Bakalım çalışacak mı? Bakın started driving çalışıyor. Update'de bastım galiba. Ama doğru şekilde bastığını biliyoruz. Okey. Şimdi ben vehicle'a diyeceğim ki kardeşim senin ben biliyorum bütün kodlarını. Her şeyini ezbere biliyorum. Get chaos komponent. Bana araç sürme komponentinde var. Hatta bu çok uzun geldi gözüme. Şunun adını bir kısaltalım. Kısaltabiliyorsak eğer. Burada ben bunu variable olarak set ediyorum ya. Ben bu variable'ın adını diyeceğim ki ne diyelim. Car movement component diyelim. Girov hoş geldin. Eren hoş geldin. Aleykümselam. Spor güzel, ben de başladım. İyi gidiyor şimdilik. GTA 6'nın çıkmasıyla beraber retro GTA'yı da çıkartıp aynı zamanda da fit bir vücuda sahip olmak istiyorum. Umarım bunların tamamı gerçekleşir bakalım. Şimdi ben bu car movement komponente diyebilirim ki abi sen şu anda gidiyorsun ama nereye gidiyorsun? Sana ben bir
Throttle input vereceğim. Throttle input dediğiniz şey aslında gaz input'u. Diyeceğim ki abi sen ne olur dümdüz ileriye doğru git. Bakalım dümdüz ileriye doğru gidecek mi? Play'e bastım. Variable'ın adını değiştirdiğim için oldu, patladı. İlk crash'imizi de aldık, hayırlı olsun. Şu sinirimi atayım. Unreal Engine 5 benimle yavaştan kafa bulmaya başladı cidden. Şöyle bir girelim. Yeni enumeration oluşturdum diye mi crash yedim? Neyden crash yedim en ufak fikrim yok. Ya variable'ın adını değiştirdim ve o düzgün serilize olmadı içeride. Ya compile etmeden run'a bastım. En ufak fikrim yok. Göreceğiz artık. Aynen, chat bayağı geriden geliyor maalesef. Yani yayın gecikmesini yine düzgün ayarlamadım. Benden kaynaklı. Ama ben hızlıca bakacağım chat'e. Gecikmeyi minimuma indirmeye çalışacağım. Kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi tekrar bir deneyelim bakalım neymiş derdi. Aynen. Bakın arabamız artık dümdüz gidiyor. Bayağı da hızlı gidiyor. Güle güle araba. Aracın ben bu kadar hızlı gitmesini istemiyorum başlangıçta. O yüzden bir bunu 0.2'ye atalım ki ben bu aracın gidişatını kontrol edebileyim. 0.2 yaptım. Bakın arabamız tin tin gidiyor. Artık bir yürüyen arabamız var. Trafik sistemimizin sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere deyip bence en az 40.000 olması lazım. Şimdi arabamız düz gidiyor. Geri dönelim. Ama düz gitmesi bizim için ifade etmiyor. Şimdi burada iki alternatifimiz var. Ya aracın takip edeceği nodlar, yani düğüm noktaları belirleyeceğiz ve bu düğüm noktalarını seçerek bir sonraki nereye gitmek istediğine karar verecek. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek ise spline'ları takip edecek. Böylelikle sadece düğüm noktaları arasında değil, bu düğüm noktaları arasında interpolation da yapabilecek. Yani iki düğüm noktası olduğunu düşünün. Ben Paint'i açayım. Niye elde gösteriyorum? Geçen 2000'de aynen öyle. 10.000'de olacak. 50.000'de olacak. 100.000'de olacak. Ben inanıyorum. Niye Perforce'u açtım? Yani 100.000'de olacak. 200.000'de olacak. İnşallah o durumlara gelirsek zaten bir daha beni yayınlarda o zaman zaten farklı lokasyonlardan farklı şekilde açarız yayınları inşallah. Sizlerle de paylaşırım, merak etmeyin. Hepinizin adını hatırlayacağım öyle durumlar olursa. Şimdi dedik ki birinci seçeneğimiz noktalar arasında. Yani aracımızın bir nokta arasında. Tabii ki bu noktanın yine forward'ı ve right vektörünü bilmemiz lazım ki aracı nasıl konumlandıracağız. Yani şimdi nokta dediğiniz şey evet tek boyutlu bir bilgi. Ama 3 boyutlu uzayda nokta tek boyutlu değildir. Noktanın vektörel anlamda 3 tane uzantısı vardır. Bu uzantılar biliyorsunuz X, Y ve Z. Eren teşekkür ediyorum. 5 manekin kattın çevremize. Gelenler Emre Akkaya bayağı sıkı takipçilerimizden biri. Gökhan Önal, Çinko da bayağı aktif. Sevindim. Mustafa Bozkaya ve Kroz Manekinler Diyarı'na katıldılar. Eren tekrardan çok teşekkür ediyorum desteğin için. Dediğim gibi Eren sen yoktun bu arada. Lan kutlama gelmedi. Geldi. Biraz gecikme var canlı yayında. O yüzden. 150 manekine ulaştığımızda yayında takipçilerimizin oyunlarını oynayacağız. Özellikle manekin olanların eğer oyunları varsa işte itch.io'da Game Jam oyunu olur. Steam'de oynanabilir bir demosu olan oyun olur. Böyle bir 2 saat, 3 saat kadar öyle bir en azından etkinlik yapalım dedim. Böylelikle hedefimizin de bir anlamı olsun dedim. Umarım senin de oynayabileceğimiz bir şeylerimiz vardır. Seve seve destek olmuş olurum. Şimdi mesela bu noktayla arkadaşlar, bu noktanın bir de rotate olduğunu düşünün. Yani x'i şuraya geliyor, y'si şuraya geliyor, z'si şuraya geliyor. Bu arabaları burada mesela bu araba eğer x forward gidiyorsa arabamızın önü burada olacak şekilde şurada far diyeyim. Bakın x forward aracımız böyle görünecekken buradaysa aracımız böyle görünecek. Şurada farları var. Yani noktalar arasında götürebilirsiniz arabalarınızı. Ya da
Zaten noktalardan oluşan eğriler olan spline'lar üzerinden götürebilirsiniz. İkinci seçeneğiniz de o. Spline'da ne olacak? Spline'da yine spline noktalarınız olacak. Ama bu noktalar arasında siz eğri belirleyebildiğiniz için aracınız sadece bu iki nokta arasındaki doğrultuda değil, bunların arasındaki doğrultularda da düzgün şekilde görünecek. Yani burada da mesela böyle görünecek arabanız. O yüzden ben spline'lar kullanacağım. Spline'ları birer pet, birer patika, birer yol eğrisi olarak kullanacağım araçlarda. Bu petler arasında geçiş yapabilecek otomatik olarak, belli başlı şartlara bağlı, belli başlı durumlara bağlı ve aracımız öncelikle şöyle bir turlasın parkın etrafını istiyorum. Bir onunla başlamak istiyorum. Buraya da bakarlar arkadaşlar. Ben bunu da koyacağım. İnşallah. Bakalım ilk sponsorumuzu ne zaman alacağız? Şimdi bunun için benim bir pet'e ihtiyacım var. Bir yola ihtiyacım var. Trafiği de doğru açamamışım. Trafik olacak bu. Trafik. O yüzden bir tane blueprint class oluşturayım. Buna diyeyim ki aktör BP pet diyeyim. Bu pet'in içerisinde de neler olsun? Bir tane spline'ımız olsun. Şimdilik water spline değil tabii ki. Oyunda spor salonu olabilir tabii ki. Shorts videolarına gelen yorumları eklemeye çalışıyorum. Mesela bu yayını da Old School Türkçe hep söyledi. Trafik sistemi gelmesin mi artık? AI'lar araba kullanmasın mı dedi. Vallahi kullansın dedim. Şu anda da onu yapıyoruz. Ben şimdilik bu arabayı şuraya bir koyacağım izninizle. Şuraya. Parkın çevresine bir tane pet çizeceğim. Nerede petimiz? Şurada. Aynen. Şu pet'i bir rotate edelim şu şekilde. Bakın tek bir spline'ı götüreceğim. Böylece kafa karışıklığı da olmayacak. Şöyle uzatıyorum ikinci noktasını götürebildiğim kadar. Ardından bunu şöyle alta basıp ikinci bir nokta oluşturuyorum. Bunu da yine götürebildiğim kadar götürüyorum. Şöyle. Sonra zaten daha dinamik bir sistem yapacağız. Yani bu çünkü petler arasında geçiş de yapabilmemiz gerekecek. Şu anda tek bir pet içerisinde yürümemiz gerekecek bu sistemde. Sonraki aşamalarda zaten işte şeritler, trafik ışıkları vesaire vesaire ekleyeceğiz. Ben şu noktayı da madem öyle buraya kadar getireyim. Bir de bu pet'in içerisinde yine dediğim gibi şimdilik bu pet'i bir loop yapalım. Close loop, yani son noktamız aynı zamanda da ilk noktamız olsun. Böylece bakın spline'ım kapandı. Sadece birazcık saçma bir şekilde kapandı. Bu noktayı silebilirim. Bir de ben bu spline'ın böyle yuvarlak olmasını istemiyorum. O yüzden şuradaki tanjantları sıfırlayacağım. Daha böyle keskin bir dönüş istiyorum aslında. Niyetim o. Şöyle keskinleştirelim. Bunu da yine 0'a 0'a çekiyorum. Bunu da yine 0'a 0'a çekelim. Ve daha keskin bir, aslında daha şeride benzeyen bir şey olmuş oldu. Hatta ben şunları da sıfırlarsam galiba tam dikdörtgen olacaklar. Aynen öyle. Şunu da sıfırlayalım. Şunu da sıfırlayalım. Şunu da sıfırlayalım. Şunu da sıfırlayalım. Ve son olarak da bunu da sıfırladığımızda en azından benim istediğim dörtgeni elde etmiş olacağım. Böylece ben kodlarımı yazdığımda aracım bu dörtgenin çevresinde turlayabiliyor olacak. AI'ler için yeşil yerler çizmiştik hatırlıyorum. NPC'ler her türlü onların içinde serbest yürüyordu. Arabalar için de o sistem olmaz mı? Navigation arabalar için bence pahalı olur. Çünkü çok hızlı bir şekilde hareket edeceğiz arabalarla. Hem araçlar için navigation hem pedestrianlar için navigation alanları ayrı ayrı belirlememiz gerekecek. Zaten navigation'ın dynamic olarak açılıp kapanmasını gerektirecek sistemler yazmamız gerekecek ilerleyen zamanlarda. Ben araçları daha predefined path'lerde götürmek istiyorum. Öbür türlü eğer navigation açıp o navigation içerisinde navige etmelerini istersem benim noktaları yine her türlü bilmem gerekecek. Yani işte atıyorum sağa dön komutunu benim yine bir spline'la vesaire vermem lazım. Ya da aracın her frame çevresini kontrol edip
Ben şu anda bu işte yolun neresindeyim? Sağında mıyım? Solunda mıyım? Solumda araba var mı? Solumda araba varsa gaza basayım. Bilmem ne yapayım. Sürekli düşünsene, sürekli bu sorguları atmak yerine ben şu anda petimde ilerliyorum. Petin bir sonraki noktasına gitmeye çalışıyorum. Birisi buna vurdu mu? Pete uzağım. Şimdi ne yapacağım diyebilir. Pete yaklaşmaya çalışabilir. Araçtan inebilir. Vesaire vesaire. Onu o zaman konuşacağız. Reis oyunda hilelere karşı nasıl bir güvenlik sistemi getirecek? Getirmeyeceğim çünkü single player bir oyun olacak. Multiplayer bir oyun olmayacak. Merhabalar Muhammed Ali, hoş geldin. Tamam, petimizi ayarladık. Ben controller'ımda da direkt bu petin referansını hızlıca çekmek istiyorum. Bu yüzden de Start Driving'de şimdilik normalde hani ben sevmiyorum Get All Actor of Class falan kullanmayı ama şimdilik şöyle yapabilirim. Get Actor of Class diyeceğim. Ve bu pet'in referansını alacağım. Hatta bu pet'in adını da şöyle şey diyelim. Vehicle pet diyelim. Karışmasın. Vehicle pet'in referansını alacağım. Start Driving'de. Ve bu pet'i de pet diyelim. Referansını tutalım. Ardından şuradan hatta bunları yaptıktan sonra şöyle başlatalım. Artık pet'imin referansı var AI Controller'da. Ne yapacağım? Şuradaki Update Driving'i artık bir düşünelim. Nasıl ilerleteceğimize bir karar verelim. Oyunu online getirmeyeceğim Maske Gaming. En azından ilk aşamada. Şimdi spline'ların bilmeniz gereken belli başlı nasıl söyleyeyim, böyle davranış şekilleri var. Aslında içerisinde genel temeller var. Bu spline'ın siz dünya üzerindeki herhangi bir noktadan bu spline'a en yakın noktayı bulabilirsiniz. Bu spline'ın tanjantını yani eğimini, yani kendi içerisindeki doğrultusunu bulabilirsiniz. Ve bu doğrultuya göre daha ilerideki bir noktayı da seçebilirsiniz. Spline'ler aslında sadece noktalardan oluşan eğriler değil, size bu tarz fonksiyoneliteler de sağlıyor. Demek istediğimi şimdi birazdan çok daha iyi anlayacaksınız. Ben araç kullanmaya başladığımda ne yapıyorum? Tikini açıyorum ve driving'i de true yapıyorum. Eğer drivingsem de update driving'im çalışıyor. Update driving de şu anda ne yapıyor? Gaza basıyor. Hatta ben şöyle input'umu da alayım. Hatta şu da sürekli görüneceği için şuraya reklam panomu da şuraya koyayım. Şöyle. Player start'ımı da şöyle aracın yanına alayım. Her seferinde uzaklaşmak istemiyorum. Şu an aracım bakın dümdüz gidiyor. Ben aracın dümdüz gitmesini istemiyorum. Aracın bu spline'ı takip etmesini istiyorum. Bu sebeple de yapacağımız belli başlı kodlar var. Birincisi, Update Driving'de bu spline point'e gitmesi için ya da bu spline point'in üstündeyse spline point'in birazcık daha ilerisine gitmesi için yapması, hesaplaması gereken şeyler var. Bu yüzden ben bir fonksiyon yazacağım. Bu fonksiyon diyecek ki calculate driving on pet diyeceğim. Buna şimdilik zaten bir petimiz var. Bunun adını active pet diyelim. Hatta bu active pet'i de belki şöyle parametreleştirelim. Başka bir pet'te de gitmesi gerekebilir çünkü. Buna bir spline verelim. Nerede? Spline component verelim. Diyelim ki pet. Tamam. Burada da şu update driving'de ne yapacağız? Active pet'imiz var. Calculate driving on pet diyeceğiz. Ve bunun ne yapacağız? Get spline komponentini, hatta get spline'ını buraya input olarak bağlayacağız. Böylece ben istediğim zaman başka bir pet'in spline'ında ya da direkt bir spline'da da ilerleyebilirim. En azından birazcık daha esnek başlayalım. Sonra işlerimiz değişmesin. Bu bize neyi verecek? Bir, biz bu pet'in üzerinde sürerken tekerleğimizin nereye doğru dönmesini ve ne kadar hızlı gidip gitmememizi bu fonksiyon verecek bize. O yüzden ben burada iki tane şimdilik ve çıktı vereceğim, output vereceğim. Steering diyeceğim. Yani bu bizim direksiyonumuzun sola mı sağa mı döndüğünü verecek. Bu değer -1 ile 1 arasındadır. Sizin aracınızın, nerede bizim aracımız? Vehicle base.
Bakın aracınızın input'unu, throttle'ını verirken bu throttle 1 ile -1 arasındadır. Brake yine -1 ile 1 arasındadır. Steering de yine nerede steering? Steering de şurada olması lazım. Steering de yine -1 ile 1 arasındadır. Buna benzer bir şekilde buradan değerimizi döndüreceğiz. Mesela herhangi bir pet vermediğimizi varsayalım. Steering de buradan hep -1 gelsin sonucumuz. Ben buradaki car movement komponente set steering input'u direkt bağlarsam aracımız sizce ne yapacak? Şu an herhangi bir bakın spline kodu çalıştırmıyorum. Herhangi bir mantık çalıştırmıyorum ve benim bu hesaplama kodum steering'imi -1 veriyor ve throttle'ımı da 0.2 veriyor. Birazcık gecikmemiz var biliyorum. O yüzden cevabınızı bekleyeceğim. Sizce ben steering'e -1 verdiğimde ve throttle'ımı 0.2 verdiğimde bu araç nasıl bir davranış sergileyecek? Bekliyorum. Ben de o sırada bir su içeyim. Selamlar, harika oyunlar. Teşekkür ediyorum. Oyunun fiyatını ne kadar yapacaksınız? Oyunun ticari olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı bile belli değil açıkçası. Onu zaman gösterecek. Şu anda bir eğitim içeriği olarak çekiyoruz. Oyunu parayla satar mıyım? Oyunu nasıl yayınlarım? Şu anda aklımda herhangi bir plan yok. Bayağı 1 dakika kadar gecikme var galiba yayında. Bu beni üzüyor. Selamlar Kuaz. Bir yayını durdurup tekrar mı açsam, ne yapsam ya? Sola döner bence. Bayağı 1 dakikadan fazla çünkü gecikme var. Üzüyor bu durum beni. Mehmet hoş geldin. Ayağına sağlık. Ben artık soru sormayacağım. Devam edeceğim. Bence de sola döner. Bakalım. Soru sorarak bu yayını götüremeyeceğiz. Birazcık geliştirme yayını olsun. Bakın. Tekeri sola doğru yasladı. Ve throttle'ı da yavaş yavaş yaptığı için aslında sola dönmüyor. Bu araç olduğu yerde dönüyor. Neden? Şimdi hayal edin. Çocuksunuz ya da araba kullanıyorsanız eğer. Siz tekeri şöyle en sola kadar aldınız. Ve gaza bastınız. Ne beklersiniz? Aracınız olduğu yerde bir çember doğrultusunda sürekli döner. Farkındaysanız işte U dönüşü yaparken önce sola alırsınız. Belli bir noktadan sonra toparlarsınız değil mi? Ne olmasın diye tekrar geldiğiniz yere geri dönmeyin diye. Aslında arabamız burada bunu yapıyor. Sürekli sola doğru döndüğü için olduğu yerde yavaş yavaş dönüyor. Bunu çok hızlandırırsanız ne olacak? Daha hızlı dönecek ama burada kayma faktörünü de düşünmeniz lazım. Çünkü artık evet sola dönüyoruz ama aynı zamanda çok fazla gaz verdiğimiz için çemberimiz çok büyüyor. Şu an Allah bilir nelere gitti. Bak araba gitti. Güle güle araba. O yüzden gazı da ayarlamamız lazım. Aynı zamanda ve steering'i yani direksiyonu da ayarlamamız lazım. Bu kıymetli. Bu bilgileri aslında araba kullananlar zaten içinde hissediyor ama kodlarken de buna bu perspektiften bakmamız lazım. Şimdi steering'in ne olduğunu anladık. Throttle'ın ne olduğunu anladık. Şimdi bunu kullanarak pet'in üzerinde ilerlememizi sağlayacağız. Öncelikle benim aracımın, nerede benim aracım? Şöyle hatta bunu da buraya atalım. Sizin kalpleriniz, kutlamalarınız sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Emoji gönderen elleriniz yorulmasın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi ben aracımın get actor location diyerek bir önce dünyadaki lokasyonunu alacağım. Tamam mı? Sonra bu pet'imin get şöyle diyelim find closest mı? Find location closest to work location diye bir nodumuz var. Tamam mı? Bu ne demek biliyor musun? Sen bana bir lokasyon ver. Ben bu lokasyona en yakın noktamı sana vereyim. Ve bunu world location olarak vereyim. Spline'ımızın böyle bir özelliği var. Şimdi ben bu noktayı bir size göstermek istiyorum. Draw sphere diyeceğim. Draw debug sphere diyeceğim. Ve bu lokasyonu bir gösterelim bakalım. 200 radius'unda olsun. Rengi kırmızı olsun. Kırmızı değil. Yeşil olsun. Süre 1 saniye olsun. Thickness'ı da 2 olsun.
AYT fizik çembersel. Akıncı demiş ki selamlar hocam. Ben bir plugin için C++'a oyunuma kod eklemem gerektiğinden Visual Studio'yu yükledim. Unreal Engine için gereken şeyleri installer'dan yükledim ama Visual Studio'da yazdığım kodda build aldığımda Unreal Engine'e etkisi olmuyor. Bunun nedeni ne olabilir acaba? Birincisi Visual Studio'da yazdığın kodla build aldığın Unreal Engine'e etkisi olmuyor dediğin Unreal Engine'in editörüne mi etkisi olmuyor, projene mi etkisi olmuyor? Visual Studio'da aktif proje olarak kendi projeni seçtiğine emin ol. İkincisi compile'ın success dönebilir ama neyi compile ettiğine bakman lazım. Projeni mi compile'liyorsun? Engine'i mi compile'liyorsun? Yoksa bu ikisi zaten senin editöründe bağlı değil. Boş bir C++ projesi mi compile'liyorsun? Bunlara bir bakman gerekiyor öncelikle. Ben zaten gecikmeli yazabiliyorum. Türkçem çok iyi olmadığı için GPT'de düzeltiyorum. Senin bu konuda hassasiyetini bildiğim için. Silent Moon çok teşekkür ediyorum. Ama eğer iletişimsel olarak bazı böyle nasıl söyleyeyim kendi çekincelerim varsa lütfen bu işte GPT'de düzeltme işleminde çok uzun sürüyorsa olduğun gibi yaz. Hani her insan birbirinden farklı. Eğer bunun için bir nasıl söyleyeyim bir şimdi doğru şekilde de ifade etmek istiyorum kendimi. Kendi elinde olmayan sebeplerden bu şekilde iletişiyorsan bu benim yüzümden kendini düzeltmek zorunda hissetmen daha kötü benim için. O yüzden olduğun gibi yaz, ben anlayacağım büyük ihtimal yazdığını. Benim hassasiyetim tamamıyla bunu üşengeçlikten ya da kendisini geliştirmeyenlerin yanlış, kusurlu, eksik yazmasına ithafen söylediğim şeyler. Üstüne alınma lütfen. Seviyorum sizleri. Game mode oluşturuyorum C++'da ama editörde game mode gözükmüyor. Oluşturduğun game modun U klasındaki specifier'ına blueprintable diyor musun? Yoksa sadece U class diyorsun ve o şekilde bırakıyor musun? Game modun görünebilmesi için onun blueprintable olması lazım. Ya blueprintleştirebiliyor olman lazım. Editörde eğer direkt seçmek istiyorsan game moddan drive ettiğin herhangi bir şeyi görebiliyor olman lazım zaten. Ama blueprintleştirmek istiyorsan onun blueprintleştirilebildiğini specify etmen lazım. Gelin şimdi şuna bir bakalım. Bu arkadaş ne yapıyormuş bu node? Bakın bu aracın bu spline üzerine en yakın noktasını bakın çiziyor. Aracım tabii ki şu an gidiyor ama görüyorsunuz değil mi? Bu spline'ın en yakın noktasını bize bu node veriyor. Ben şu aracın şu sola dönmesini bir kapatayım. Ekran kartım 3090 Ti. Şimdi bu noktayı biliyoruz ama bu nokta bana tek başına bir şey ifade etmiyor. Ben direkt en yakın olduğum noktayı değil, bu en yakın noktanın birazcık ilerisini düşünmek istiyorum. Çünkü araç olarak ben birazcık daha böyle ileriyi hedefleyerek ilerlerim. Hiçbir zaman şu anki yolda olduğum noktayı düşünmem. Yani bir şeride giriyorsunuz mesela otobanda. Ya araç, şu an ben bir arabayım, tamam mı? Makine gibi düşünüyorum kendimi. Sizin de makine gibi düşünmenizi istiyorum. Şöyle düşünün. Burası bir otoban, tamam mı? Şöyle. Bir otoban. Otobana yan şeritten araba olarak gireceksiniz, tamam mı? Siz busunuz. Siz girerken burayı mı düşünürsünüz? Lokasyon olarak burayı mı düşünürsünüz? Ben açıkçası burayı düşünürüm. Tabii ki buraya da bakarım. Arkama da bakarım. Ama ben gideceğim yolu doğru düşünürüm. Yani direkt spline'ın, aracın spline'ının burası olduğunu düşünün. Ben buraya bakmam. Yolun birazcık daha ilerisine bakarım. GTA Vice'de gömleğim beni benden aldı demiş Mehmet. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Baldebek kim abi? Ben tanımıyorum Baldebek'i. Reis yakıyor. Reis'in Miami'de yaşaması gerek. Estağfurullah. Estağfurullah. O yüzden ben bu spline'ın birazcık ilerisini düşünmem lazım. Ama ilerisini düşünebilmem için şöyle bir şey yapabiliriz. Bu spline'ın bir de ben böyle nasıl söyleyeyim doğrultusunu görebiliyorum. Bu doğrultusu da aslında get tangent diyerek bulabiliyorum. Tangent'ı nasıl bulabiliyorum? Bir distance'dan bulabiliyorum. Bir spline point'ten bulabiliyorum. Ben şöyle distance'dan hesaplatacağım. Ve bunu yine word yapacağım. Öncelikle bir distance bulmamız lazım. O da get distance
diyelim. Get distance align spline at location diyeceğim. Zaten elimde şu lokasyon var ya, find location closest'ı. Hatta şey var mı? Find tangent closest world location. Ha bak, direkt bu varmış. Tamam, direkt bunu kullanabiliriz o zaman. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. World diyelim. Tamam, güzel. Ama yine şeyi de bulmamız lazım. Get location closest, find location closest to world location. Buna da ihtiyacımız var. Şimdi bu tanjanttan, tanjant dediğim şey aslında bir doğrultu. Ben bu doğrultunun 100 birim ilerisini istiyorum. To integer yapalım. Ben bu tanjantın 100 birim ilerisini istiyorum. Ama spline'ın bu noktasından 100 birim ilerisini istiyorum. Bu ikisini birleştirdiğimizde şimdi göreceksiniz ki bu spline'ın birazcık daha ilerisindeki bir noktaya erişimimiz olacak. Bakalım şöyle. Şöyle. Kırmızı yapalım yine. Yok, yeşil yapalım. Steering'i -1 değil 0 verelim. Kullanmıyoruz çünkü. Bakalım aracımız ne yapacak? Bastırmıyor muyuz acaba? World dedik. Get actor location. Find tangent closest to world. Şöyle 200 yapalım. Duration'ı 1 yapalım. Thickness'ı 5 yapalım. Bir bakayım çizdirecek mi? Niye çizdirmiyorsun? Bir yerden 0 mı geliyor? 400 diyelim. Şuna bir debug atacağım. Bir yerden 0 geliyor sanki. Tamam, bir tane lokasyonumuz var. Ha, bunu normalize etmemiz lazım tabii ki tanjantı. Normalize diyelim. Öbür türlü bir doğrultu veriyor ama bu doğrultuyu maşallah veriyor. O maşallah doğrultuya ihtiyacım yok. Benim unit vektörü ihtiyacım var. Öbür türlü topladığımda, çarptığımda ekstrem değerler geliyor. Haritanın dışında bir büyük ihtimal lokasyon alıyorum. Şimdi bakalım. Bakın. Tabii kocaman çizmişim. Kocaman çizmeme gerek yok. 100 yapayım. Hatta bu lokasyonu da 200 yapayım. Birazcık daha ileride göstersin. Bakın. Aracın birazcık ilerisinde bana nokta veriyor. Birazcık daha ilerisinde gösterebilmek için şöyle 10.000 yapayım. Şu duration'da 1 değil 0.1 yapayım. Silinsin hemen. Bir de aracın hızını da yavaşlatacağım ki daha rahat takip edebilelim arabayı. Ne oldu? Çok mu küçülttüm? Galiba çok küçülttüm değil mi? Şöyle 200 diyelim. 0.5 diyelim. Ya da 200 mü çok geldi? Oha, 10.000 yapmışım ya. 200. Hatta 500 diyeyim. 5 metre ilerisini göstersin. Bakın. Artık spline'da aracın 5 metre ilerisini gösteriyor bu spline'da. Artık benim aracımın bu doğrultuda en azından gitmek isteyeceği lokasyonu az çok biliyoruz. BTC 100. Lütfen yatırım tavsiyesi vermeyin arkadaşlar kanalda. Şimdi köşeler var tabii ki. Bu köşeleri de düşüneceğiz. Ama birazdan zaten köşeye gelecek. Bakalım köşe ne olacak? Bakın köşede kaldı. Onlara bakacağız ilerleyen zamanlarda. Bir şimdilik şurada bir yürüttürelim bu arabayı. Şimdi elimizde bir nokta var. Gitmek isteyeceği nokta var. Ben bu draw debug'da bırakacağım burada. Bu noktaya diyelim ki local variable spline goal location diyelim. Bunu da bir kaydedelim. Şöyle. CNBC mi? Yanlış olmasın, 95 gibi açtı. Çok güzel muhabbetler dönüyor. Dark Room Interactive hoş geldin. Şu an spline üzerinde gitmiyor. Şu an düz gidiyor. Ben spline'da lokasyonunu gösteriyorum. Şimdi düz gidebilmesi için gerekli şeyleri yapacağım. Şimdi spline üzerinde gitmek isteyeceği noktayı biliyorum. Evet. Aktörümün lokasyonunu da biliyorum. Bunu da ben bir kaydedeyim. Diyeyim ki vehicle location deyip bunu da kaydedeyim. Hatta burada bunu kullanayım. Bunu burada kullanayım.
Şimdi ben aracımın lokasyonundan aracımın gitmek istediği lokasyona iki nokta arasında bir şey yapacağım. Bu noktayla bu nokta arasında bir doğru oluşturacağım. Bu benim aracımın gitmek isteyeceği rotasyonu verecek. Diyeceğim ki find look at rotation, başlangıç noktası vehicle, gideceği nokta spline'daki hedef nokta. Bu bana bir rotator verecek. Ama ben bu rotator'la beraber benim aracımın rotasyonuna da ihtiyacım var. Onu da kaydedeceğim. Şöyle diyelim, get actor transform diyelim hatta. Tamam mı? Şunu split diyelim. Lokasyon buraya gelsin. Rotasyon buraya gelsin. Vehicle rotation. Hatta bunu belki yukarıda şöyle yapabiliriz. Şöyle, burası hazırlık evresidir. Onu sequence'ın başına atarız. Sonra bu değerleri kullandığımız ve hesaplamaları yaptığımız ikinci evresi çalışır. Sonra da return değeri vesaire vesaire çalışır. Bu pet'i de bu şekilde göndermeme gerek yok. Get pet diyebilirim. Böylelikle çok daha temiz bir fonksiyonumuz olur. Aynen öyle. Şimdi elimizde bu rotasyonlar var. Diyeceğim ki ne diyelim. Distance değil de şuradan set rotation da değil. Arasındaki farkı bulmam lazım. Bu rotasyonla bu rotasyon arasında distance mıydı? Neydi? Bulayım hemen. Delta rotator. Yani elimde bir rotator var. Benim aracımın lokasyonundan gitmek istediğim rotasyona atıyorum. Şöyle çizeyim hemen. Şuraya çizeyim. Şimdi benim aracım burada. Gitmek istediğim nokta da burası. Benim aracımın bir rotator'ı var. Atıyorum böyle. Ama benim gitmek istediğim rotator böyle. Bu gitmek istediğim rotator'la benim aracımın rotator arasında bir delta açısı var. Bana bu delta açısını bu veriyor. Ama ben bunun bütün hepsiyle ilgilenmiyorum. Sadece yov'u ile ilgileniyorum. Eğer yov, şöyle diyelim. Bu yov'u şey düşünün işte. Eksi 15 ile 15 diyelim şimdilik. Sonra buna ayarlarız. Ben bu yov'u clamplemek istiyorum. Clamp float diyelim. Eğer bu yov'um eksi 15 ile 15 arasındaysa ben steering değerimi de yine aynı şekilde eksi 1 ile 1 verebilirim. Yani nasıl? Eğer benim gitmek istediğim yol sol taraftaysa benim steering'imi eksi 1'e çekmem lazım. Eğer gitmek istediğim yol sağ taraftaysa benim steering'imi 1'e çekmem lazım. Yani gitmek istediğim açı sol taraftaysa direksiyonumu sola çeviriyorum. Steering değerimi sola çeviriyorum. Eğer gitmek istediğim yol sağ taraftaysa direksiyonumu sağa çeviriyorum. Steering'imi 1'e çeviriyorum. Ben bu değeri alıp steering return olarak verebilirim. Ve son olarak da şurada debug'larımı yapacağım. Şöyle draw debug sphere diyeyim. Gitmek istediğim nokta buydu. Goal rotation 200 diyeyim. Rengini şöyle yeşil yapalım. Duration'ı 0.1 yapayım. Thickness'ını 5 yapayım. Bir de arrow çizdirelim. Gitmek istediğimiz noktadan şöyle aracın lokasyonunda gitmek istediğimiz noktaya draw debug line diyelim. Aracın lokasyonundan gitmek istediğimiz noktaya çizgiyi kırmızı yapalım. Duration'ı 0.1 yapalım. Aynı yapalım. 0.1 yapalım. Thickness'ı da 5 yapalım. Şimdi aracımız ne yapacak? Bu spline'da gitmek istediğimiz noktaya kendi lokasyonumuza göre direksiyonu çevirmeye başlayacak. Ama şu an spline'ımız dümdüz olduğu için biz bunu anlayamayacağız. O yüzden anlayabilmemiz açısından ben şu araya bir tane nokta ekleyeceğim şöyle. Birazcık böyle curve'li bir yolumuz olsun. Bakalım aracımız bu yolu takip edebilecek mi? Takip ederken de çizdiği path, çizdiği yol nasıl olacak? Playliyorum. Bir de spline'ı debuglayabiliyorsunuz. Show flag splines 1 diyorum.
Keşke şeyimi de çizdirseydim. Bağlamadım değil mi şunu? Yo, bağlamışım aslında. Niye çizdirmiyor? Neyse. Bir bakalım. Niye çizdirmiyorsun bunu? Çünkü burada long diye return ediyorum değil mi? Long diye return etme abi. Bunu en son yap. Şunu en son yap. Tamam, şöyle. Şimdi çizdirecek. Göreceğiz. Bir de galiba steering'i bağlamadık. Bir de steering'i bağlayalım. Bir de şu hızı 0.2 yapalım. Şimdi bakın. Aracım spline'da bir nokta çizdi. Direksiyonunu çevirdi. Bakın şu an spline üzerinde kendisini forward'ını aldı ve spline'ı takip ediyor. Hızlanıyor birazcık ama spline'ı takip ediyor. Bakalım dönebilecek mi? Virajı da aldı. Dümdüz gidiyor. Bakalım dümdüz köşe olduğunda ne olacak? Keşke arabanın üstüne binseydik. Bakın dümdüz köşede de sert dönüş yaptı. Ama yine takip etmeye çalışıyor. Pat. Çarptı ve durdu. Ama eğer herhangi bir şey çarpmamış olsaydı ya da işte şu curve belki daha yumuşak olsaydı çok rahatlıkla sürmeye devam edecekti. Hatta şöyle ben kenara alayım. Sonra zaten bu köşeler için bir yol yordam bulacağız. Ama gelin şu arabanın üstüne bir binelim. Gel bakalım. Oğlum ben niye çıkamıyorum arabanın üstüne? Hayır. Hayır. Niye binemiyorum? Şey gibiyim. Düğün arabası kovalıyormuşum gibi. Gelin arabası kovalıyormuşum gibi. Neyse binemeyeceğiz galiba. Neyse bakın köşeleri de dönüyor. Büyük ihtimal bu köşeyi de dönecek. İnşallah bir şekilde. Bakın döndü. Ah be, yine çarptı. Şimdi zaten sıkıntımız bu petlerden çıktığında ne yapacağız? Petten çıktığını nasıl anlatacağız? Vesaire vesaire, onlara geleceğiz. Ama öncelikle şu köşeleri daha rahat dönebilmesini istiyorum. Bu köşelerde pıt diye dönmesin. Sıkıntı yaşamasın istiyorum. O yüzden şu peti birazcık curve'leştirelim isterseniz. 4000 mi yazmıştık? Eksi 4000 mi? Aynen. Bunu da yine eksi 4000 yapalım. Çünkü yazacağımız şeyler için bu şeye ihtiyacımız var. Şöyle eksi 4000. Aynen. Ben bir de bu aracın neden üstüne binemiyorum? Bir collision. Visibility collision. Şöyle üstünde de olsam. Karakterim hiç zıplayamıyor ki benim. Karakter base. Jump. 800. Sonra bunu unutturmayın ha. 420 idi. Yine zıplayamıyor ya. Root motion'um mu açık benim zıplamadan? $13.000 yaptım. Bakayım zıplayabilecek mi? Yok. Player'ım bozuyor galiba onu. Şunu bir çekelim. Niye zıplayamıyorum ya? Neyse buna bakarız. Problem değil. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Discord sunucumuz var. Katılabilirsiniz. Araba satın alma illaki gelecek. Tabii ki. Pek saygıdeğer hocam, Python öğrenmeye karar verdim. Bu konuda kolaylıklar diliyorum. Emre Akkaya demiş ki Burak selam, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bu yayında ya da videonda Animnotify kullanımı hakkında bilgilendirme yapabilir misin? Galiba geçmiş yayınlarda var zaten Animnotify kullanımı. Saldırı animasyonlarında yaptık. Milli animasyonlarda. Şimdi ben şöyle bir duracağım. Bir tur atmasını bekleyeceğim bu arabanın. Şimdi elimizde böyle bir spline olduğunda, hani çok curve'lü olmayan spline olduğunda takip ediliyor. Ama curve yüksek olduğunda aracımızın birazcık ben hızından kısmak istiyorum. Yani sadece aynı hızda ilerlemesin, köşeleri birazcık daha yavaş dönsün istiyorum. O yüzden bir sıradaki hamle olarak onu da yazacağım. Ama öncelikle bir şu aracın ben bir tur döndüğünü görmek istiyorum. Eğer mümkünse. Bakın birazcık sağa gitti, toparladı. Tekrar sola toparladı. Hatta F8'e basayım. Böyle takip edelim.
Bakın yine geniş aldı. Çünkü gazı hala köklüyor. Ama spline'a geri dönüyor ve spline'ı takip etmeye devam ediyor. Şimdi niyetim bu spline'dan uzaklaşmadan bu köşelere dönmesi olacak. Her ne kadar toparlayabiliyor olsa da GTA gibi oyunlarda bu tarz işte petten çıktığında o sırada orada yaya varsa yayayı ezecek. Yaya ölecek, ambulans gelecek. Her seferinde bu tarz durumlarla karşılaşılması pek doğru değil. O yüzden arabalar genelde ekstrem durumlar olmadığı sürece petten fazla çıkmaz. Petten çıkmaması için de bu tarz ayarlara ihtiyacımız var. Bu ayarlardan ilki tabii ki de steering ile beraber bana bir throttle değeri, yani gaz pedalı değeri de vermesini istiyorum. Yine aynı şekilde yaw değerimiz bizim map range clamp diyorum. Bu değeri eksi 90 ile 90 arasındaysa, hatta bunu absolute diyeyim. Bu değerin clamp diyeyim yine, clamped. Eğer bu değer 90 ile 0 ile 90 derece arasında olduğunu düşünelim. Hatta 90 değil de 60 diyelim. Eğer benim dönmem gereken açı, şuradaki yaw açısı 0 ise ben 0,2 hızda gidebilirim. Şu anda çünkü gittiğim max hız 0,2. Onu da zaten parametrikleştireceğiz. Ama eğer benim dönmem gereken açı 60'tan fazlaysa ben bu hızımı birazcık düşürebilirim diye düşünüyorum. Şöyle throttle'ı da gönderelim. Ve bu throttle'ı da şuraya bağlayalım. Şimdi artık ne olacak? Köşeleri daha smooth dönmesi gerekiyor. Çünkü gazdan çekiyoruz E'yamızın ayağını. F8 diyorum. Bakın aracım şimdi devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Burada büyük ihtimal birazcık yavaşladı. Çünkü çıkmadı. Önceki halinde çıkmıştı. Bakalım burada da çıkmadan ilerleyebilecek mi? Burada gazı kesti. Bakın artık PET'i daha iyi takip edebiliyor. Tabii ki hala çıkma durumları var. Çıkabiliyor gibi. Ama eskiden neredeyse bu İETT otobüsünün yanından geçiyordu. Artık PET'i daha yakından takip ediyor. Burada işte açı eğer 30'dan büyükse bir frene bas dedirtebiliriz. Mesela gelin bir de onu yapalım. Şöyle nerede? Burada bir de brake input diyeceğim. Buraya diyeceğim ki belki bunu 0 ile 30 arasında yaparız. Eğer açı clamped, yine ABS değerini alabilirim. Clamped. Eğer açı brake'e bastığım an arabanın gitmesi duracak ama. O yüzden şöyle yapmam lazım. Select diyeceğim. Yine clamp diyeceğim. Unclamp dersem belki çözülür mü? Unclamp'ten yok, clamp'ten devam edelim. Şöyle yapacağım. Eğer benim buradaki açım 30'dan büyükse buradaki fren çalışacak. Bu frende ne olacak? 30'dan büyükse çalışacağı için 30 ile 60 arasında olsun. Eğer 30 ise 0 fren versin. 60 ise 0,2 fren versin şeklinde çalıştırabiliriz. Böylelikle köşelerde birazcık daha frenli bir şekilde ilerleyecek. Bakalım. Aleykümselam, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. GTA 2026 yılına ertelenmiş. Ben de çok üzüldüm açıkçası. O yüzden Vice City gömleğimi giydim. Şimdi beklediğim köşeyi bir tık daha dönmesi. Daha rahat dönmesi. Çünkü frene de basıyor. Bakın, hatırlıyor musunuz bilmiyorum bir öncekini. Artık neredeyse çizgiden ayrılmadan arabamız ilerliyor. Tabii ki yine köşelerde
uçup kaçtığı durumlar oluyor. Onlara bakacağız. Şimdilik yeterli. Buradaki spline'ı takip etme kodu. Gelin ne ekleyelim bunun üstüne? 2 tane arabamız olsun. Bu 2 arabamız birbirini mi beklesin? Yoksa bir trafik ışığı falan mı eklesek acaba? Gelin bir trafik ışığıyla başlayalım. Trafik ışığı ekleyelim. Böylelikle arabamız trafik ışığında beklesin. Daha büyük bir harita olsun. Olacak daha büyük bir harita. Break'i eklememişiz ki. Set break. Şöyle break'i de verelim. Tamamdır. Şimdi bizim start driving'imiz var. Update driving'imiz var ama herhangi bir stop driving'imiz yok. Şöyle aşağıya geleceğim ve bir tane stop driving kodu çalıştıracağım. Araba patlama yani kodsal olarak gelse bile görsel olarak gelmez diye düşünüyorum. Stop driving diyelim. Ve stop driving'de yapacağımız şey vehicle'ın, hatta şu vehicle'ın car movement komponentini kopyalayabiliriz. Start driving'de. Değil mi? Aynen. Yo, start driving'de yapmayalım. Şurada get car movement komponenti, tekrar çalıştırmamak için bunu da bir kereliğine kaydedelim. Böylelikle şuradaki referans saçmalığından kurtulmuş oluruz. Tamamdır. Şimdi stop driving'de yapacağımız tek şey handbrake'e basmak. Handbrake. Ve bunu true yapmak. Haliyle start driving'de de handbrake'i bir kapatmak doğru olacaktır. Şöyle handbrake'i kapatmak doğru olacaktır. Peki bu ne zaman çalışacak? Stop driving için şimdilik bir tane collision ekleyeceğim. O collision'a geldiğinde arabam stop edecek. Belli bir saniye sonra çalışacak. Aslında basit bir trafik ışığı mantığını kurmuş olacağız. Yine trafik klasörümün altına gideceğim. Bosporus, Blueprint, trafik. Buraya şöyle diyelim ki BP stop vehicle trigger diyelim. Şöyle saniye sürükleyelim. Buna bir tane box collision verelim. Biraz size'ını büyütelim. Ve diyelim ki arkadaş seninle etkileşime geçen aracın, burada araca kes diyebilirsiniz, hiç problem değil. Ya da get AI controller dersiniz. Is valid ise buradan çalıştırabilirsiniz. Bu bir vehicle olduğu için belki vehicle sistem şeyi yapabilirsiniz. Ama ben şimdilik bir kes to NPC controller base diyeceğim. Sonra bunları interface call'a çevirebiliriz. Bu bir AI controller araçsa bunun AI controller'ına git ve stop driving'i çalıştır. Bir 2 saniye bekle. Ardından start driving'i çalıştır. Ne yapacak? Belki 3 saniye dersek daha rahat görürüz. Bizim aracımız spline'de bu noktaya girdiğinde duracak. Durmasını bekliyoruz. Ardından belli bir saniye sonra tekrardan devam etmesini bekliyoruz. Bakalım. Keşke birazcık daha yakına koysaydık. Bir de birkaç tane hata aldık. Nedir? Bakalım. Neden böyle bağırdın? Start driving. Neden bağırdığını sorabilir miyim? Car movement komponentimiz var. Car movement komponentimiz ama daha set edilmemiş olabilir mi? Tabii ki de öyle. Şöyle yapalım. Get wheeled chaos.
Variable olarak değil de bize komponent olarak versen onu. Bu variable. Ben variable istemiyorum. Ben komponent variable istiyorum. Şimdi begin play'de biz o variable set ettiğimiz için haliyle daha araçta o variable set edilmemiş olabilir. Haliyle. Anda bu. Vehicle movement component'miş adı. Alalım. Şöyle. O ne? Cast vehicle var. Bu da yeterli bana. Diğer ikisine ihtiyacım yok. Aynısı. Birebir aynısı. Hiçbir farkı yok. Ne oldu yine? Niye bağırdın? Abi şaka mısın sen ya? Bu hazırlanmamış mı oluyor acaba? Oyun başladığında. Bir tık bekle. Bakayım çözecek mi? Yok. Oralı değil. İlla benden her frame bekliyorsan onu. Ben onu vermeyeceğim sana. Begin Play'de atıyoruz. Begin Play'de attığımız şeyi sonradan niye çekemiyoruz? Allah Allah. Dur bakayım. Zaten bir tane arabamız var. Derdini anlarız şimdi. Get control pawn. Tamam, pawn'umuz var. Vehicle var. Vehicle'ın vehicle komponenti var. Ardından start driving diyoruz. Gayet güzel. Peki neden hata alıyoruz? Ve nerede hata alıyoruz? Car movement komponentimiz var ki. Başlangıçta da tikimiz kapalı. Tikimiz enabled değil. Bu kodlar çalışmıyor. Bakalım. Aynen tikimiz çalışmıyor. Başka bir AI controller yok. Bilemedim. Bir kapatıp açalım. Biri car, biri vehicle. 2 tane mi? Aa, evet. Tamam. Demek ki 1 dakikadır uğraşıyormuşum. Size kadar geldiyse teşekkür ediyorum. Backseat'in kralları. Tamamdır. Şu car movement komponentten de kurtulalım. Tamam, teşekkür ettim. Şimdi artık aracımız gidecek. De şu stop vehicle trigger'ın ben box'ını bir hidden in game'ini kapatayım ki oyunda görebileyim onu. Teşekkür ettim Silent Moon Dev. Oyunlar da paylaşılacak. Oyun bilmiyorum. İçeride olabilir. İlerleyen zamanlarda Steam'de olabilir. Ne olacak? Bakın şuraya gelecek. Handbrake'e bastı, durdu. 3 saniye sonra start driving dedi ve çalışmaya başladı. Aslında bizim trafik ışıklarımızın çalışma prensibi de aşağı yukarı böyle olacak. Sadece burada bir işte visual representative bir şey lazım. Bir trafik ışığı lazım. Gelin trafik ışığıymış gibi çalışan bir şey yapalım. Hızlıca. Stop vehicle trigger'ı kullanan, bunu çünkü başka yerlerde de kullanabiliriz. O yüzden ben bunu tutacağım trafiğin içinde. Bir tane aktör oluşturalım. Diyelim ki VP Traffic Light. Ben bu kodu şimdilik aparacağım. Şöyle. Buraya. Buna bir tane box atalım. Bu kodu bir aparalım şöyle. Sonra şimdilik buna bir tane küp katacağım. Bu kübü 0, 1, 0, 1, 2 diyelim. Şöyle. Bir tane daha küp atacağım. Buna 0, 2, 0, 2, 0, 0, 4 diyeceğim. Şöyle bir trafik ışığı yapıyorum aslında, anlamadıysanız. Buna diyelim ki pole, buna diyelim ki light
Pole'a bağlı olsun. Light'ın altına da ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? 3 tane sphere oluşturalım. 1 1 1. Parent'ına bağlı olmasa da olur. World diyelim. 0 1 0 1 0 1. Şöyle bildiğin trafik ışığı yapıyorum. En yukarıda red, yellow ve green diyorum. Green'i de en alta sallıyorum. Şimdi bunlara bir materyal ayarlayalım hızlıca. Bu herhalde benim bir tane metalim var. Şurada şunu kullanabiliriz. Burada black bir şeyler var mı? Şunu kullanabiliriz. Çok blackmiş. Beğenmedim. Bunları birer coaxial materyali bulsak iyi olacak sanki. Metal diyelim. Ha, şu var işte. Tamam. Bunları şimdi ben bir materyal oluşturacağım. Şuraya yeni bir klasör açalım. Traffic Light diye. Yusuf ne demiş? Hocam son videonuzu izledim geldim. Fortnite Apple olayı. Hocam aşırı bilgili ve zekisiniz. Bana Python öğrenme sürecimde hangi tarz... Yani şeyi anlamadım. Fortnite Apple olayından Python'a nasıl bağlandık bilmiyorum. Öncelikle kaça gidiyorsun? Kaçıncı sınıfsın? Onları merak ediyorum. Ki ona göre söyleyeyim. Yani Python öğrenme konusunda heyecanlıysan bence bu heyecanını başkalarıyla hani paylaşmadan oturup Udemy'dir, başka kurslardır direkt öğrenmeye başlaman bence daha doğru olur. Heyecanın kaçmadan açıkçası. Bir tane şöyle materyal oluşturalım. Traffic Light diyelim. Bu basic bir color olacak şimdilik. Sonra zaten ben buna bir şey bulurum. Materyal bulurum. Şuna bir color diyelim. Convert to material color. Ardından ben bunun düz opak değil de surface değil de light function yapacağım. Bu çünkü bir ışık olacak. Base color'a bağlanmayalım o yüzden. Şöyle emissive color'a bağlayalım. Ve bunun emissive değerini multiply ile çözelim. Şuraya bir variable oluşturalım. Şunu convert to parameter power diyelim. 1 ile açalım. Bunu kırmızı yapalım. Bundan materyal oluşturalım. Mi traffic light red yellow green. Ondan sonracığıma red'imizin rengi doğru. Yellow'umuzun rengini set edelim. Parametrikleştirmedik mi? Ettik. Niye göremiyorum? Heh. Red doğru. Yellow'u şöyle. Yellow seçelim. Bunu da hatta atayım şöyle. Ve son olarak da bir tane de green seçelim. Tamam, renklerimiz hazır. Bu renkleri ne yapacağım? Yerlerine atacağım. Red traffic light red traffic light yellow traffic light green. Şimdi ben bunların power'larını birazcık kısacağım ki böyle parlak parlak görmeyelim. 0,1 yapacağım. Yani kapalı oldukları belli olacak aslında. Başlangıçta bakın. Açık olanın power'ını coşturacağım. 19 yaşındayım. Saygısızlık olmasın. Ekonomi üzerine okuyorum. Bu oyun geliştirme ya da yazılımcılık bütünüyle hobi olarak ne güzel. Site ya da uygulama yapmak istiyorum. Bence aşırı güzel bir şey yazılım dili bilmek. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Ama eğer site ya da uygulama yapmak istiyorsan Python'la başlamayabilirsin. İlla.
Çünkü siteyi artık neredeyse her şeyi framework'lerle yapıyorsun. Genelde işte JavaScript framework'leri kullanılıyor. Uygulama içinde ya Swift kullanıyorsun iOS için. Android için de işte yine Kotlin gibi framework'ler kullanıyorsun. Yani mobil ve web site uygulama geliştirmesi için Python bilmene gerek olmayabilir. Şimdi bir tane buna fonksiyonlar zinciri yazalım ve bu traffic light'a da hatta bir tane state oluşturalım. Blueprint enumeration traffic light state diyelim. Bunu şöyle traffic light state alalım. Çok basit bir state machine yazacağız. Daha önce zaten NPC'lerimize yazmıştık. Custom event diyeceğim. Change light diyeceğim. Buna bir parametre gelecek. Ne gelecek? State gelecek. Traffic light state gelecek. State. Ne yapacağız? State'e göre switchleyeceğiz. Niye bunun çıktısı çıkmadı ya? Switch. Eklemedik ki hiçbir şey. Şöyle diyelim. Red, yellow, green ve ben şey eklemeyi seviyorum bunlara. Broken. Yani kırık da olabilir. Bu hiç çalışmıyor da olabilir. Oralı da olmayabilir yani. Tamam. Gelen state'imiz red ise ne yapacağız? Red'in materyal parametresini açacağız. Diğerleri kapatacağız. Ama önce bunların bir parametrelerini bir oluşturalım. Red'in create dynamic material instance diyelim. Ya da direkt daha parlak materyalle direkt değiştirsem mi ya? Sanki öyle daha iyi olacak. Hiç uğraşmayalım. Şöyle green'i açayım. O kadar çünkü parametrik değiştirmemize gerek kalmayacak. 2 diyeyim. Şey yapmak istemiyorum çünkü çok böyle dynamic materyal yığını oluşturmak istemiyorum. Sahnemde çok fazla trafik ışığı olacak. Hepsine dinamik materyal oluşturmak pek doğru gelmedi. Bilmiyorum. Sonra değiştiririm. Kararım değişebilir her an. Değişmeden hemen yapayım. Normalde bunu kodla da açıp kapatabiliyorsunuz. Ama dinamik materyal oluşturmam gerekecek. Ve her trafik ışığı için oluşturmak istemedim açıkçası. Böyle bir tık daha rahat olacak sanki benim için. Diyeceğiz ki eğer state'imiz red ise hop set material traffic light red on. Ardından buraya geçtikten sonra atıyorum delay işte ne bileyim 3 saniye beklesin şimdilik. 3 saniye bekledikten sonra change light. Neye geçecek? Yellow'a geçecek. Geçmeden önce ne yapacak? Kendisini red kapalıya getirecek. Yellow ne yapacak? Birebir aynısı bunun. Sadece yellow değişecek. Set material yellow. Açtı kendisini. 0.5 saniye kalabilir yellow'da. Çünkü bu preparation biliyorsunuz 0.5 yaptım. Yellow kendisini kapattı. Ardından ne yapacak? Green'e geçecek. Green ne yapacak? Birebir aynısı. Set material. Green 10 yapacak. Burada 5 saniye kalabilir. Birazcık değişik bir trafik ışığı oldu ama fark etmez. Kendisini kapatacak.
Ardından yine yellow'a geçmesi lazım ama ben direkt red'e vuracağım bunu. Çünkü ben de böyle bir insanım. Normalde tekrar yellow'a vurması lazım. Yellow'dan tekrar red'e geçmesi lazım ama şu an o switch'i bir yapalım. Ardından burada bu change light'ı başlangıçta çalıştırmam lazım. Neyle çalıştıralım? Green'le başlasın. Neden olmasın? İlk aşamasını neden construct fonksiyonunda yazmıyorsun? Begin play'de yazıyorsun. Bir nedeni var mı? Construct'ta yazdığınız her kod objeyi haritada gezdirdiğinizde tekrar çalışıyor. Ben oyun başladığında bu kodun çalışmasını istiyorsam eğer Begin play'de yazıyorum. Ama ben bu değişiklikleri sahnede de görmek istiyorsam ya da onu sürüklerken işte mesh'i değişiyordur, ışık özellikleri değişiyordur. Bunun en güzel örneği pickup aktörlerdi. Ben pickup aktörlerin çoğu kodunu Construction Script'te yazdım. Neden? Mesh'ini ve ışığını değiştirmek istiyorum. Görmek istiyordum. O yüzden Construction Script'te yazdım. Yani oluşturulurken mi çalışsın? Oyun başlarken mi çalışsın? Arasındaki fark bu aslında. Construction Script ile Begin Play. Daha önce böyle bir trafik ışığı yapmış mıydın hocam? Yok, yapmadım. İlk defa yapıyorum. Tamam. Şu Stop Vehicle Trigger yerine artık Traffic Light'ımı koyabilirim. Biraz güdük mü olduk ya? Sanki güdük olmuş birazcık. Şu box'ı büyütelim. 200 ve 100 yapalım. Şu polu büyüteceğim. Polu 2 metre yapalım. 0.2 yapalım. Yo, 0.4 gayet iyiymiş. Şu sphere'ları da büyüteceğim. 0.2 0.2 0.2 hepsini seçseydim keşke. Şunu kilitleyelim. Bakalım trafik ışığımız ne durumda? Şunu bir rotate diyelim şöyle. Yanına gelelim. Bakın şu an yeşilde trafik ışığım. 5 saniye sonra kırmızıya döndü. 3 saniye sonra yeşil, sarı, yeşil oldu ve 5 saniye yeşilde kaldı. Aslında bütün lojimiz çalışıyor şu anda. Niye durdu? En ufak fikrim yok. Durma sebebi şuradaki collision'a çarpması. Collision'a çarptığında değil, collision'a çarptığında bu ışık kırmızıysa durdurmasını isteyeceğim. O yüzden de red'deyken bir tane buraya bir boolean atalım. Hatta boolean atmamıza gerek yok ya. Şöyle yapabiliriz. Eğer trafik state'imiz, şu state'i de bir atalım buraya. Güncel state'i. Şöyle yapalım. Şöyle traffic light'ımızı da set edelim. Bu kodlar ne zaman çalışacak? Bizim traffic light'ımız equal to red ise. Değilse bu kodlar çalışmayacak. Bakalım. Şöyle yaptık, attık. Şimdi red'in süresini birazcık uzatacağım izninizle. Yani trafik ışığına yakalansın istiyorum. Ve beklesin istiyorum. Şöyle 10 yapalım. Şimdi burada tabii ki ışık kırmızıdan yeşile döndüğünde belli başlı şeyleri çalıştırmamız gerekecek. Şu an kırmızıdayız. Bakın arabamız durdu. Yeşile döndüğünde aracın çalışmaya devam etmesi lazım. Burada tabii ki delay ile çalışıyor ama delay ile çalışmayacak. Şurada şu an 3 saniye sonra aracın devam etmesini sağlıyoruz ama burada devam etmeyi neye göre yapacağız? Burada aracı durdurduk. Aracı durdurduktan sonra ya burada bir referansımız olacak. Bu aracı durdurduğumuza dair bir bilgi olacak. Ya da diyeceğiz ki ey araba sen bu trafik ışığından kaynaklı durdun. Bekliyorsun. Güzel.
Ben burada yeşile döndüğümde ya bu arabanın referansını tutabilirim. Diyebilirim ki ha bak yeşile döndüm. Eğer duran herhangi bir araba varsa harekete geçebilirsin. Ya da ben burada çok rahatlıkla şunu yapabilirim. Retriggerable delay yapacağım. 1 saniyelik. Eğer benim traffic light'ım yeşile döndüyse arabayı kullanmaya devam edeceğim. Eğer dönmediyse tekrar bakacağım. Yani saniyede bir aslında kontrol ediyorum. Bunu bir timer'la da yapabilirim. Bunu işte dediğim gibi burada referansını tutup NPC Controller Base'in burada da sorgulayabilirim. Hiç fark etmez. Ama gelin bir şunu bir deneyelim bakalım. 12 saniyelik bir kırmızı ışık yakıyorum. Bakalım trafik ışığımız ne yapacak? Tabi arabamız bu 12 saniyede gelecek mi? O da var. Birazcık yavaş kalıyor. Birazcık hızını arttıralım arabanın. Bakın kırmızı ışıktayız, durdu. Yeşile döndük ve araç gitmeye devam etti. Çok rastgele gibi geliyor size, biliyorum. Hani böyle çok sanki ya bu çocuk yazdı ama sanki rastgele mi çalıştı diye düşünebilirsiniz. O yüzden gelin şöyle birazcık ekstrem bir süre verelim. Cidden hani böyle bekletelim. 20 diyelim. Bir de ben bu arabanın hızını birazcık arttırmak istiyorum. Neredeyiz? Şuradayız. Ne yapıyorduk? Gazı 0.2 veriyorduk. 0.4 de gitsin. Birazcık daha hızlı gitsin yani. Bakın kırmızımız yandı. Aracımız kırmızıyı geçti ama durdu. Fark etmez. Şimdi bekleyecek yeşil yanmasını. Bakın hala duruyor. Hala duruyor. Hala duruyor. Yeşil yandı. Devam ediyor. Kuracağımız bütün trafik sistemi tamamen bununla çalışacak. Yani bir spline'ımız olacak. Trafik ışıklarımız olacak ve bu spline'lar arasındaki geçişler olacak. Temel yapı, yani bizim bozmadığımız sürece ilerleyecek temel yapı bu. Bir spline, bir trafik ışığı ve bir de bu spline'lar arasında değiştiren logikler silsilesi. Bir bakalım arabamız ikinci tura gelebilecek mi? 0.4 yaptık ya, kesin kaza yaptı bir yerde. Tamam, şu hızını bir 0.2 yapalım tekrardan. Şu hızını hatta 0.3 yapalım. Freni belki 0.4 yapabiliriz. 0.3 yapabiliriz. Bir bakayım tek tur atabiliyor mu? Korece altyazılı ya. Ucuz diye Korece altyazılı. Yapmayın. Siz kralsınız ya. Abi var ya, Türk milletini kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şey durduramaz ya. Ben de o sırada birazcık chat'i okuyayım. Siz de biliyor musunuz hocam Python zor mu? Yo, Python çok kolay. Abi sana Allah yardım etsin. Niye ya? Niye yardım etsin? Ben de Angelina Yu'dan almıştım 10 sene önce falan. Bu tarz işler acayip hoşuma gidiyor ama çok detaylı olduğundan tek kişi için iş yükü çok, aynen öyle. Ha gayret oğlum. Süpersin. Kralsın be. Kralsın be. Aynen, indirimli linkleri kovalayın Udemy'de. Şu birazcık sen kendi break vuralım. Bu oyunu aynı vakitte Unity'de yapsan bilmiyorum ki. Vallahi zor. Görüntü güzel oldu. Şeyin mi? Trafik ışığının görüntüsü mü? Bence kötü oldu. Bir tane de şuraya mı ışık koysak ya? Bu abi gidip duruyor sürekli. Yüzünde de iz çıktı ha bugün. Çok garip bir şekilde. Favori GTA oyunun ne? Benimki GTA San Andreas. Benimki Vice City ya.
Şerit değiştirme vesaire olacak. Goal pointleri de olacak. Zaten bunların tamamını yapacağız yavaş yavaş. Ha yok, araba sürücü genel olarak aynen. Aa bak, trafik ışığına denk geldik. Yuhu! Durdu. Bekleyelim, ışığımız yeşile dönsün. Devam ettim. Oyunun hikayesi olacak tabii ki. Ama ne olacak bilmiyorum. Tamamdır. Trafik ışığımızın temel prensipleri tamam. Ama biz şimdi şöyle düşünün. Burası işte bir vadi. Burası bir LA. Burası bir başka bir yer. İşte burası başka bir yer. Biz her yere böyle spline'lar giremeyiz değil mi? Yani bütün dünyayı bu tarz tek spline'larla, tek loop'larla çözemeyiz. Şerit değiştiremeyiz. Esnek olamayız. Rotalar çizemeyiz vesaire vesaire. Ben bu petten kurtarmak istiyorum. Ama öncelikle şu pette mümkün olduğunca en güzel şekilde yürütmek istiyorum bu arabayı. Nasıl yani? İşte petten çıktığında peti bulabiliyor olmasını istiyorum. En azından denemesini istiyorum. Yani atıyorum bir kaza oldu ve durdu. Durduğunda desin ki ya benim bir tane petim vardı. Ben o pete bir gitmeyi deneyeyim. Zaten GTA'da da önüne ya bir arabanın önüne arabanızı park ederseniz genelde sapıtır. Sizi hızlıca geçmeye çalışır. Birazcık böyle sağdan soldan geçmeye çalışır. Bulamazsa da durur. Hani dünyanın sonu değil. Çünkü bu bir simülasyon değil. Bu bir oyun. Biz de bu tarz bir iki tane böyle eğlenceli aksiyon ekleyeceğiz. Nasıl yani? Yar geç oğlum aksiyonu, tamam mı? Önünde araba varsa, engel varsa yarıp geçebiliyor musun? Bir onu dene. Geçemedin mi? Geri geri gel. Bir sola doğru dön böyle. Bir önünü aç bakalım. Bir şeyler değişti mi? Önünde mi spline? Önündeyse git spline'a girmeye çalış. Yaptın. Spline arkanda mı? Arkandaysa bir U dönüşü yap. Tekrar ilerle. Spline'a gitmeye çalış. Bunları da yapamıyorsan Allah da seni kahretsin zaten. İn arabadan. İn arabadan başka arabaya bin. Şimdi bunları yapacağım ki trafik sistemimizi kodladığımızda bu fonksiyonelitelerle böyle araçlarımız daha esnek, daha rahat gidebilsin. Ama bunlara başlamadan önce ne yapmak istiyorum? Bir küçük mola vermek istiyorum izninizle. O yüzden ben arabamın arkasına atlayacağım. Hatta ve hatta size bir güzellik yapayım. Birazcık daha eğlenceli kılalım, olur mu? Bir trafik ışığı daha koyacağım buraya. Hatta şu köşeye koyalım. Şöyle. Ondan sonracığıma bir tane daha araba koyalım. Bakalım bu arabalar ben geldiğimde ne halde olacaklar. Ben de bu arabanın arkasına atlamaya çalışayım. Ha, atlamıştık ya. Ha gayret Burak. Ben moladayken bakalım bu arabalar bu trafikte nasıl ilerleyecekler. Bakın şuradaki arabada bekledi ışıkta. Ben bu arabanın gidişatını merak ediyorum. Çalışıyorum, evet. Web sitesine bakabilirsiniz, benim web siteme. Orada şu an nerede çalıştığım, neler yaptığımı görebilirsiniz. Bakalım. Araçlar bu şekilde ilerlesin. Ben küçük bir mola veriyorum. Destekleriniz için teşekkürler. Ayrılmayın lütfen. Hemen geliyorum. Oyunu yayınlayacağım. Evet. Ücretsiz ya da ücretli bilmiyorum. Sürekli chat'e gelip Unity kursu yapacak mısın diye soranları iade ettik. Unity kursu yapmayacağım. Ama Udemy'de başka bir kurs olabilir. Neden olmasın? Trafik ışını devirme gelir. Bu yayın gelmez ama gelir. Mutlaka gelir fizik tabanlı. Hemen geliyorum. Bir şöyle ekranımı kapatayım. Mola yazım nereye gitmiş ya? Şunu kopyalasam. Şunu şöyle alsam. Şunu büyütsem. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Buna da mola yazsam. Mola. Şöyle CG'nin yanına yazsam. Bunu da sürekli öne bakacak şekilde ayarlayabiliyor muyum? Oğlum bak yine ışığı geçmiş ya bu. Allah. Allah. Şu an kırmızı ışıkta mıyız? İyi, kırmızı ışıktayız. Oğlum hiç trafik kuralı dinlemiyorlar. Gidecek misiniz? Aa, durdular. Durdular, gitmiyorlar. Neden?
Öyle bir break ettiriyoruz ki şu break'i bir kaldıracağım ya. Bu break bizim işimizi bozuyor. Şu break'i bir kaldıracağım. Break hep 0 gelsin. Normal araba sürüş hızını şöyle 0.2 yapalım. Tamamen break'ten kaynaklı. Şöyle 0.1 yapalım. Bunu düzelteceğim geldiğimde. Şu arabanın arkasına bir atlayayım. O kadar tekerlek dönüyor ki gaza basmasıyla frene basması eşitliyor birbirini. O yüzden de araba ilerleyemiyor belli aşamalarda. Onları çözeceğiz. Çözeceğiz. Geliyorum. Hiçbir yapay zekaya güvenmiyorum. Bunlar var ya, ellerine imkan geçsin hepimizi evimizden aldırırlar. Sabah şafak operasyonu yaparlar. Ulan bıraktım 2 saniyeliğine yayını. Hemen bozuldular ya. Hemen bozuldular. Neden bozuldu? Hemen söylüyorum. 1. Bu arkadaş kaza tespit tutanağı. Arkadaki araç Toros, beyaz Toros, ışıklarda bekleyen Toros'u arkasından 8'de 8 kusurlu bir şekilde çarpmış bulunmakta olup kendisini trafik ışığının içerisindeki box collision'dan çıkartmış, kendisini bu box collision'ın yeni güncel arabası olarak tayin etmiştir. Ardından trafik ışığının yeşilden kırmızıya dönmesiyle ve kırmızıdan yeşile dönmesiyle artık güncel olarak etkilediği araç kendisi olmuştur. Ancak kendisine start driving kodu gelmesine rağmen önünde çarpıştığı Toros aracı olmasından kaynaklı kendisi ilerleyememekte. Aynı zamanda da bu aracın bütün fonksiyonelitesini bozmaktadır. Artık mahkemede görülsün. Şu mola yazısını bir kaldıralım. Şimdi şuradaki mantık aslında şu. Bizim şurada collision'a girdiğimiz araç bizim tek aktif NPC controller'ımız. Bizim tek bir aracımızın bu collision'a girmesi bizim pek isteyeceğimiz bir şey olmayabilir. Yani 2 şeritli bir yolsa biz 2 aracı da durdurmamız gerekebilir. Bazen 2 aracın da önü gelebilir. Bu birinci hata. İkinci hata, olası bir durumda bu collision'dan çıktı bir şekilde. Yani ışık kırmızıydı. Birisi geldi arkadan pat diye vurdu ve ışıktan çıktı. Ben bu arabanın sürmeye devam etmesini istiyorum. Emre Kurt, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Selamlar efendim, sonunda yakalayabildim demiş. Ayağına sağlık. 11 aydır Junior manekinmiş. Teşekkür ediyorum. Collision'ı büyütsem hepsi düzelmeyecek. Hepsi düzelmeyecek. Neden? Bu box collision çalıştı. Geldi, götürdü. Kesledi. Ardından ben bir delay atıyorum. Ve bu delay sadece şu referansı etkiliyor. Bize tekrardan çarptığında bu event diğerki aktörü öldürüyor. Diğerki aktörün referansını kaybediyoruz. O yüzden ya bu referansları bir yerde tutacağız ya da buraya tek bir araç girmesini kodlayacağız. Ben şimdilik tek araç varmış gibi kodlayacağım ve şunu yapacağım. İzninizle. Bu box'tan olası bir durumda bir şekilde çıktı. Tamam mı? Bu box'tan olası bir durumda çıktı ve çıkarken de ışık yeşil değildi. Net cool green diyeceğim. Bir şekilde yeşil değildi. O zaman ben ne yapacağım? Çıkan aracın yine aynı yukarıdaki kodları kullanarak start driving diyeceğim ve gitmesine sağlayacağım. Bu birincisi. Abi senin mola biraz kısa sürdü. Su içtim geldim ya. Ali Beren ne haber? Nasılsın? Nasılsın? Nasıl gidiyor 3D işleri? Duyuyorum bir şeyler yapıyormuşsunuz. Ne zaman göstereceksiniz? Selamlar Ronaldo, hoş geldin. Yenge bize Toros yapamaz. Ben yapıyorum yanda. Göstereyim size Broadway'i. Broadway yapıyorum. Nerede? Ha pardon. Şey yapıyormuşum. Murat 131.
Yokluktan bir anda Murat 131 çıktı. Ya modellemeyi öğrenmek istiyorum ben de. İşte böyle low poly modeller falan deniyorum. Belki yine alırız oyuna. Çok daha iyi bence ilk modelden yaptığım Toros'tan. İşte buna bir tekerlek ekleyeceğim. Şimdi işte kapısının açılıp kapanmasını falan yapmaya çalışacağım. Yani topolojiye falan bakmayın. Ben dediğim gibi 3D artist değilim. Ama işte bir blueprint'ten bakıp işte araç modellemeyi vesaire vesaire öğrenmeye çalışıyorum. Bunları alırız yavaştan içeriye. Kendim modellersem işin güzel kısmı şu olur. Nerede bizim araba? Arabanın materyali. Kendim modellersem işin güzel yanı şu olacak. İstediğim renge çekebileceğim arabayı. Böylelikle daha çeşitli olacak aslında sahnede arabalar. İkinci tarafı işte tekerlek modellediğimde o tekerleği bütün arabalarda kullanırım. İşte bir iç böyle işte direksiyondur, koltuktur vesaire modellediğimde onu bütün arabalarda kullanırım. Sadece dış kabuğunu modellediğimde bitecek aslında. Abimle modellem. Hayır değil. Değil. Sonra demeyin. Burak 3D model de yapıyor demeyin. Öğrenmeye çalışıyorum. Sizlere layık olmaya çalışıyorum. Siz değerli izleyicilerim benden araba istiyorsunuz. Ben sizlere layık olmak için hafta sonlarımı, gecelerimi, gündüzlerimi harcayarak modelleme de öğrenmeye çalışıyorum. Patlarsa lazım olacak. Ekleriz ya, ekleriz. Öyle. Yani merak etmeyin. Merak etmeyin, arkada çalışıyoruz. Senin gibi 20 tane adam, 2 astrofizikçi, 5 arkeolog. Arkeolog bizim kemiklerimizi mi çıkartacak? 100 milyon lira olsa God of War yapar. Yapmayın, gözünü seveyim. Şimdi bu bizim hatamızı çözmedi ama ben şunu yapmak istiyorum. Bu arabalar birbirini durdurabilsin istiyorum. Yani ben gidiyorum mesela, önümde bir araba fark ettim. Bir araba fark ettiğimde ben durayım. Bu araba benim önümden çıktığında ben de gidebileyim yazayım. Onu yazmak istiyorum. O yüzden vehicle'ımın içine yazabilirim bunu. Vehicle'ımın içinde zaten bir tane şöyle box var, hatırlıyorsunuz. Bu box gibi bir perception yapabiliriz. Diyebiliriz ki bir box collision daha açalım. Şöyle. Diyeyim ki front vehicle collision diyeyim böyle. Ve buna geldiğimde Begin Overlamp'te get AI controller diyeyim. Get controller AI controller AI controller'ım eğer validse ben bunu cast to NPC controller base diyeyim. Diyeyim ki stop driving. Ama ne? Yani sadece bir şeyle collision olmasına gerek yok. Other aktöründe car cast to car vehicle base olması lazım. Eğer benim ön collision'ıma başka bir araba gelirse ve ben AI tarafından kontrol edilen bir arabaysam arabayı durduruyorum. Eğer çıkıyorsa buradaki araba, artık önünde araba yoksa da ben bu arabayı devam ettireceğim. Start driving. Şimdi trafik ışıklarında yaşadığımız o sıkıntıların birçoğu çözülecek. Bunlar dediğim gibi ben her zaman en basit logikten karmaşığa doğru gidiyorum. O yüzden ya işte kesledin ya abi işte öyle olmaz böyle olmaz demeyin. Birazcık bekleyin. Functionality over kod kalitesi diye ilerliyorum şu anda. Bakalım arabalarımız nasıl aksiyonlar alacak. Şu an hemen arkamızda bir araba. Tabii front collision'ını girmezsek doğru şekilde çalışmaz. Önce bir şunun collision'ını bir ayarlayalım. Şöyle.
Tamam. Şimdi artık bakalım nasıl çalışacak. Hop zıpladım. Bakalım. Şimdi bu araba ışıkta duracak. Işıkta durduğu zaman arkasından gelen arabada bunu görüp durması lazım. Bakalım. Bakıyoruz. Durmadı. Niye durmadın? Neden durmadın? Bana bunu söyler misin? Vehicle base mi? Tamam. Şuradan AI controller doğru gelmiyor olabilir mi? Bir saniye, ne yaptık? Peki overlap. Bir bakalım çalışacak mı bu? Collision ayarlarımızdan kaynaklı olabilir. Niye hemen çalışıyor mesela? Biz Toros kaçtayız? Niye göremiyorum? Tamam. Başlangıçta çünkü kendisiyle büyük ihtimal kolay doluyor diye düşünüyorum. Ne oldu? Hop. CJ olduğu için çalışmayacak. Oo, ne oldu lan? Bayağı ittirdim galiba. Bayağı ittirdim. Dur bakayım. Şu arkadaki araba buna çarptığında ne olacak merak ediyorum. Araba binme animasyonu olacak. Yeter ki kapılar olsun. Ne oldu? Neyle kolaydı oldu? Traffic light de kolaydı oldu. Tamam, problem değil. Bu neyle kolaydı olacak? Bu kolaydı olacak mı ya da? Bu da traffic light ile kolaydı oldu. Tamam. Tamam. Şimdi ne oldu? Bizim Toros 3'ümüz. Biz neydeyiz? Toros 3'teyiz. Yine Toros 3'e nasıl kolaydı olduk peki? İlginç. Neyse. Ha. Şurada patlıyoruz. Tamam. Şurada patlıyoruz. Get controller diyeceğim. Bunu AI controller'a kes diyeceğim. Böyle yaparsak sorunlarımız çözülecek galiba. Artık şunu da kaldırabilirim. Bir de bu front vehicle neden başka bir şeyle kolay doluyor onu da anlayamadım. Neyle kolay doluyor acaba? Kendisiyle mi kolay doluyor? Şöyle yapalım. Bir şunun ayarlarına bakayım. Bunun her şeyle kolay dolmasına gerek yok. Custom diyeceğim. Sadece vehicle'larla overlap olsa yeter. Yani şöyle olacak. Aynen. Benim ama diğer ki box'ım zaten biliyorum. Kınık ailesi arabayı sürüyor olabilir mi? Vallahi olabilir. Vallahi olabilir. TOG modeli gelir mi peki? Beni az çok tanıyorsanız cevabı biliyorsunuz. Lan. Tamam. Frene bastı. Gördünüz mü bilmiyorum. Frene bastı abim. Şimdi bu abim ilerleyecek. Bu abim de ilerleyecek. Ama kırmızı ışığa kalacak. Duracak. Tamam. Şimdi izleyeceğim birazcık. Şunun arkasına bir binebilirsem eğer. Şimdi izleyebiliriz bence. Dante doğru cevap verdi. Tamam, güzel. Şimdi artık elimizde cidden çalışan bir curve oldu. Kaç arabamız var peki? 3 arabamız var. Belki araba sayımızı bir tık arttırıp şöyle eğlenceli birazcık gezebiliriz. Ben de birazcık dinlenmiş olurum. Belki bir iki şerit ekleriz artık yavaştan. Ama öncesinde şöyle bir izleyelim durumumuz nedir. Ben şu arabanın arkasına binebileceğim mi? Yes. Modern zamanda geçeceğini pek zannetmiyorum ya. Bir tık daha erken sadece basmam lazım galiba handbrake'e.
Aynen, birazcık daha önde olması lazım. Şey yetişemiyor. Bir de şu, gelin madem onu yapacağız. Şu trafik ışığının sürelerini de parametrikleştirelim. İsterseniz. Daha rahat olsun. Şöyle. Red light duration. Şuna green light duration. Yellow için parametre girmeyeceğim. Gerek yok. Red light'ımız 20 saniye olsun. Green light'ımız 40 saniye olsun. Bir de. Şu front vehicle collision'ı birazcık öne alalım. Şöyle. Bir de sürücü olarak çarpınca bunların akışını ne yapacağız? Onu yetiştirir miyiz bu yayın? Yetiştirmeye deneriz. Yetiştirir miyiz bilmiyorum. Söz veremeyim. Ama birkaç yayınlık seri olacak. Bunlar arka arkaya da olabilir. Bu yayınlar. Molayla da olabilir. Yani araya başka şeyler de girebilir. Mola yazısı ne olmuş ya? Bak, mola yazıyor ya. Yazalım. Kırmızı ışıkta kimse durmadı mı ya? Ben burada bekledim ki bir arabanın önüne atlayayım diye. Öyle denk geliyor ki kırmızı ışıklar. Hah, bak şurada durdular. Belki buradakine de yetişiriz. Bir şekilde kurtardı bak. Görüyor musun? O kadar hızlı geldi ki bir şekilde kurtardı, çıktı kırmızı ışıktan. Ulan şerefsiz seni. Seni şerefsiz. Diğer ikisinden de durmazsan vallahi patlatırım seni bir şekilde. İstanbul'da geçen GTA oyunu. İstanbul'da geçen GTA oyunu yoktu ya. Line trace kullansak birden fazla line trace atmamız gerekir. Bug değil, feature. Bazı şoförler kurallara uymuyor. Gayet şu an dönüyorlar. Gayet güzel. Harita büyüyecek tabii ki. Eğer bunda da durmazsan büyük mevzu çıkarırım sana. Hah, adam olacaksın işte. Yine trafik ışığını da birazcık öne koyarsak çok daha rahat olur. Yeni Oyun Gazetesi, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. GTA tarzı driver vardı tabii ki. GTA oyunu denince hani şey olmuyor. Hep yeşil denk gelmiyor ya, durdu işte. Gerçi siz 1 dakika geriden izliyorsunuz. Galiba en azından basic logi'yi kurduk diye düşünüyorum trafik sisteminde. Yani bir pet'i takip edebiliyor. Trafik ışığında durabiliyor. Önünde bir araba varsa durabiliyor. Bence İstanbul'daki çoğu şoförden şu anda çok daha iyi araba kullanıyorlar. Yani şu anda eğer bir simülasyon oyunu yapıyor olsaydık bence şu an tam kararındaydık yani. Bunun üstüne yazacağımız her kod bizim vatandaşımıza saygısızlık olur. Hani şey olsun istemiyorum böyle. Ben küçükken televizyonda trafik canavarı reklamları olurdu ve ben o reklamlardan korkardım. O reklamlardan birinde bakın, bir tek geliştiricinin yazdığı şoförler bile sizden daha iyi araba kullanıyor. Size yazıklar olsun densin istemiyorum şoförlerimize. O yüzden geliştirmeye devam edeceğiz. Abi hazır model alsana. Ya alacağız bir şekilde. Şu anda ama kod yazıyoruz. Şu an amacımız güzel görünsün, en iyi şekilde görünsün, cilalı görünsün değil. Şu an daha ana mantığın temellerini oturtuyoruz. Şu an bitmiş hiçbir şey yok. Şu an sadece nasıl söyleyeyim, böyle düşünüyoruz, taşınıyoruz, kodluyoruz, prototipliyoruz. Daha yavaş ve daha hızlı arabanın durması, birbirine yaklaşması kontrol edilebilir bence şu an. Otobüs vehicle sistemini ayarlayabiliriz. Yok. Daha bir sürü şey var eklememiz gereken. Dedim ama belki hatırlamadığınız şeyler var işte. PET'ten çıktı bir şekilde araba. PET'e geri dönebilmesi. PET'e bulabilmesi.
vesaire vesaire var şu anda bence. İlk önce bakmamız gereken. Meslek sistemi olacak aynen. Tamam, ben dinlendim. Trafiğin de düzgün çalıştığını gördük. Deform gelir mi bilmiyorum ya Ali Beren. Deform birazcık zor. Modellerin ona göre tasarlanması lazım. Nasıl deform edileceğinin planlanması lazım. Yani aslında var internette deform modelleri, kullanılabilecek deform modelleri. Ama cidden hani yani çok technical art lazım. Sadece art değil yani. Technical art lazım ona. Cidden bir yukarıdan bir böyle nasıl söyleyeyim, hem karar hem bütçe hem de zaman lazım. Bu tarz işte daha kompleks şeylere mümkünse girmemeye çalışacağım ama konuşuruz diye düşünüyorum. Şimdi. Rastgele renkler olacak tabii ki. Şimdilik. Gayet güzel. Trafik ışığımız neredeyse tamam. Araçların bir pette ilerlemesi neredeyse tamam. Ben şimdi bir şeyler kontrol etmek istiyorum. Neler kontrol etmek istiyorum? Şöyle. Şimdi bizim şu torosların tamamını bir silelim. Biz mesela torosu petin paralelinde, yani onun tanjantına yakınsayan bir lokasyonda koyduk ya. Atıyorum ters koysaydık bunu. Ne olacaktı? Bakın. Arkasında bir noktayı seçiyor. Ve bir şekilde döne girmeye çalışacak. Bir de şey yaptık ya. Açı çok büyükse frene bas dedik. Ne oluyor? Daha da yavaş gidiyor. Hızını kaybediyor. Lokasyonunu kaybediyor. Ha gayret, şimdi pete girecek de hızlanacak da yürüyecek. Ben bunu istemiyorum. Biz bir iki kontrol yapalım. Pete en azından başlarken diyelim ki biz şu anda bu pete direkt girebilir miyiz? Yoksa biz bu pete girmek için bir şeyler deneyelim mi? Bir o kodları yazmak istiyorum izninizle. Bir o kodları yazmak istiyorum. Bunun için de AI controller'ımızda şu anda işte start driving, update driving, stop driving tarzı kodlar var ya. Ben şunu yapmak istiyorum. Bu kodların tamamı biz şu anda aktif olarak bir pet'teysek çalışacak şekilde çalışıyor aslında. Ben şunu yapmak istiyorum. Ne yapacağız? Ya buna şöyle diyeceğiz ki update driving, ama bu fonksiyon update on lane diyelim hatta. Şöyle. Ondan sonracığıma. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece start driving'e şurada şey yazmak istiyorum. Şöyle event 2 şöyle alalım. Burada diyeceğim ki bir tane şöyle boolean B on lane, yani şeridinde mi gidiyor aslında. Burada B on lane'i true yapabilirim start driving'de. Ve şurada update driving'de B on lane'i true'ysa update on lane'i, yani lane'deki yürüyüşünü devam ettirsin diyorum. Ama lane'de değilse burada deneyebileceğimiz bizim farklı şeyler var. Ama biz oyunu başlatır başlamaz şurada start driving'de on lane'de dediğimiz için direkt araç yürümeye, yani lane'de şeridinde gitmeye çalışacak. Bence bu pek doğru değil. O yüzden ben oyunun başında şunları yapmak istiyorum. Aktif pet'e bakacağım. Aktif pet'in get şöyle find tangent closest to world location diyeceğim. Ve benim aracımın get world location diyeceğim. Get actor location diyeceğim. Ve şurada world location'a bağlayacağım world diyeceğim. Buradan yine aynı şekilde aslında bizim şeyde hesapladığımız mevzular vardı ya, hatırlarsınız. Nerede?
Şurada update on lane değil. Calculate driving on path vardı. Şurada biz ne yapıyorduk? Şurada bir tanjant buluyorduk. Bu tanjanta göre aslında çalıştırıyorduk. O yüzden biz bu tanjantı aslında şöyle yapabiliriz hesaplamasını. Nasıl yapabiliriz? Şöyle. Şu fonksiyonları, buraya kadar fonksiyonları, şu da dahil, şu da dahil, şu da dahil, şu ve şu şöyle, şu üçünü alıp bir fonksiyonlaştırabilirim bunu. Tabii fonksiyonlaştıramazsın bunları. Çok saçma bir şey yapıyorum. Çünkü arada bir şeyim var. Şu var. Şu debug'ı kaldırayım şöyle. Ve şunu şöyle deneyeyim. Bakayım bunu verecek misin? Vermezsen ayarlarız. Collapsed function. Heh, tamam. Ne diyeceğiz? Calculate delta rotation on path diyeceğiz. To path diyebiliriz. To path diyelim. Bu ne yapıyor? Şunu bir toparlayalım. İşte vehicle location rotation alıyor, kaydediyor. Ardından spline'ın goal location'ını buluyor, kaydediyor. Ardından da bunu şunu silebiliriz. Şunu şöyle alabiliriz. Ardından bunu bize returnluyor. Tek bir fonksiyon yaptım. Tabii bu bize bağıracak çünkü bunlar bizim lokasyonlarımız. Lokal variable'larımızdı. Şunları lokal variable yapalım. Lokal variable ve bunu da yine şöyle şu pet'i şöyle input yapalım. Tamam, hatalarımızdan arındık. Update on lane artık calculate driving path ve bu da bize delta rotation'ı verecek. Şuradaki artık bizim kodlarımız da buraya gelecek. Bunu niye ayrı bir fonksiyon yaptığımı birazdan göreceğiz zaten. Çünkü ben bunu başka yerlerde de kullanacağım. Nerede kullanacağım? Şurada kullanacağım. Bu fonksiyonlara hiç ihtiyacım yok artık. Şurada calculate delta rotation diyeceğim. Hangi delta rotation? Bizim şu anki aktif petimizde olan delta rotation. Gel buraya. Get spline. Eğer bu delta rotation, bakın oyun başladığında bunu bir bastırmak istiyorum. Print string. Normalde bu sıfıra yakınsa biz lane'e daha yakınızdır. Sıfırdan büyükse ya da işte sıfırdan çok küçükse biz tersizdir. Bakın eksi 176, yani ben neredeyse bu doğrultunun tam tersindeyim. Ben bu bilgiyi de biliyorum. Eğer ben yov'umun absolute'u 60'tan küçükse, yani ben neredeyse bu pet'in yakınlarındaysam online'de deyip başlayabilirim. Ama değilse ben bir şeyler denemek istiyorum. Ne denemek istiyorum? Şöyle bir tane daha boolean deneyelim. Ya da şimdilik kalsın. Direkt hatta şöyle atalım. Diyelim ki bu araba lane'de değilse, yani şeridinde değilse, en azından oyun başladığında ben update on lane yapmayacağım. Ne yapacağım? Deneyebiliriz. İleriye ve sağa gitsin. Bir tur dönsün. Ardından tekrar denesin. Nasıl yani? Şimdi buraya yeni bir fonksiyon oluşturacağım. Şöyle. Update find lane diyelim. Bu bizim find lane fonksiyonumuz olsun. Ne yapacağız? Kesinlikle şunu çalıştıracağız. Şu anki lokasyonumuzu bulmak için, aracın lokasyonunu bulmak için. Neyi vereceğiz? Bizim aktif pet'in spline'ını vereceğiz buna. Tamam. Eğer yol değerimiz bir şekilde
60'tan küçükse biz pet'e girmişiz demektir. Online'e true yapıyorum. Değilse bu değeri bir alalım. Bu değeri bir alalım. Çok büyükse U hareketi yapabiliriz. Ya da direkt şunu yapabiliriz. Şunu yapabiliriz. Hiç gerek yok. Şimdilik bir düz ve sağa gitsin. Nasıl düz ve sağa gitsin? Dur bakayım. Set throttle input 04 set steering input 1. Yani sürekli sağa ve ileriye doğru gidecek ve kendisine yola paralel bir eğri bulmuş olacak. Bakalım. Tabi çağırdık mı bu kodu? Çağırmadıysak nasıl bulacak? Event graph şuradan update find name. Bakın. Dümdüz gitti. Girdi. Durdu. Ve şeridine girdi. Devam etti. Yani aslında ben oyuna başladığımda şunu sordum. Ben şu an şeritte gidebilecek doğrultuda mıyım? Eğer değilsem şeride gidene kadar şöyle bir curve çiz. Şeritle aynı doğrultuya ya da yakın bir doğrultuya geldiğinde de devam et. Bu çoğu pozisyonda işimize yarayacak. En azından başlangıç seviyesinde diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda çok daha fazla behavior seçmemiz gerekecek. İşte önünde araba varsa ve şeride uzaksa işte arabanın çevresinden dolaşarak gitmeye çalış. İşte önü doluysa önce arkaya git, ardından sola giderek gitmeye çalış. Bu tarz aksiyonlar, bu tarz behavior'lar belirleyeceğiz. Ama şu an mesela aracımız böyle, tamam mı? Bir aracımızı da mesela şöyle koyalım. Bir aracımızı da şöyle koyalım. İşte bir aracımız mesela 90 derecede olsun. Bu yola. Ondan sonracığıma bir aracımız mesela bu kesinlikle çalışmayacak. Biliyoruz neden? Bu araba ileriye ve sağa gitmeye çalışacak. İleriye ve sağa giderken buraya çarpacak ve duracak. Bizim bu noktada bunları da kontrol etmemiz gerekiyor. Hatta belki bu exception'ı da şimdi yazabiliriz. En azından bu tarz durumlarda ne yapabiliriz diye. O zaman ne olacak? Sağa ileri değil, sola geri gitmeye çalışır. Yine aynı doğrultuda dönmeye çalışır. Bakalım arabalarımız ne yapıyor? Tahmin ettiğimiz gibi bu araba kaldı. Ama diğerki arabalarımız bakın döndü ve pet'e geri girdi. Gayet güzel bir şekilde ilerliyorlar. Şimdi şu mazlum arabaya bakalım. Bu mazlum arabanın derdi nedir? Arkadaşlar yani o kadar pahalı. O kadar pahalı. Emeğinizin karşılığını alın. Gönüllü çalışmayın bir yerlerde. Şimdi benim bir şekilde şey demem lazım. Ben bunları deniyorum ama lokasyonum değişmiyor olabilir mi? Arabamın lokasyonu sabit kalıyor olabilir mi? Bunu ben bir kontrol etmek istiyorum. Bunun için de çok rahatlıkla ben arabamın şu anki lokasyonunu AI controller'ımda kaydedebilirim. Hatta ben bu AI'ın lokasyonunu zaten şeylerde kaydediyor olmam lazım. Ya da bir böyle delta location falan deneyebilirim, bilmiyorum. 10 dolara ne dersin? Delikanlı. Karambit şöyle ben seni OE meme olan OE, yoksa OE'nin ne anlama geldiğini bilecek kadar yaşlı değilim. Umarım o pawn shopçu abiden bahsediyorsundur Karambit. Şimdi burada aracımızın bir collision'ı var ama collision'ı nelerde çalışıyordu? Vehicle'larda çalışıyordu. Ben
Sadece vehicle'larda değil şeyde de çalışsın istiyorum. Bu collision. Nerede? Son söylediğin problemler için line trace sormuştum. 8 tane line trace, 3 öne, 3 arkaya, biri sağa, biri sola, hepsini hesaplayıp en hızlı ve en olası rotasyonu bulsun. Olabilir. Olabilir ama line trace'lerle uğraşmak pek istemiyorum. Belki collision'larla ilerleriz. Çünkü yani line trace aslında ucuz bir şey ama her frame, her araba için ihtiyacım yok aslında. Hareketli collision'lar da pahalı tabii ki. Line trace ile mi yapsak? Bilemedim ki ya. Bilemedim açıkçası yani. Line trace atabiliriz. Atmamızın herhangi bir sakıncası olmaz. Ama soketler lazım. Çünkü her arabanın atacağı line trace lokasyonu farklı. Şu an arabalarımızın meşi belli değil. Arabalara soket atmamız lazım ki o soketlerden doğru lokasyonlardan atalım. Çünkü arabaların bazıları büyük, bazıları küçük, bazıları uzun, bazıları kısa olabilir. O yüzden line trace istemiyorum en azından bu aşamada. Kaç var hocam bu kadar bilgili olmak? Para değil, emek. Emek. Şimdi ben şunu atmak istiyorum. Sadece stop driving atma. De ki bir de controller'a front blocked. Yani önünde bir engel mi var? Bir araba mı var? Bunu da yine burada kaydedeceğim. Online'ı da şuraya alalım. Bunu fonksiyonlaştırabiliriz. Set front block diyelim. Buna bir boolean verelim. Blocked. Şöyle. Eğer blocksa set handbrake input diyelim. Ve stop. Şöyle durduralım. Bir de ne yapmıştık? Bunu vehicle based'de yapmıştık. Stop driving demişiz. Tamam. Şurada şey diyelim. Set front block diyelim. Stop driving dedim. Zaten stop driving handbrake'i açıyor. O yüzden şuna ihtiyacım yok. Önü açıldığında da nerede? Şurada da bunu çalıştırsın. Burada şimdilik start driving diyeyim. Aynı fonksiyoneliteyi alayım. Tamam. Eğer şimdi bu arabanın önündeki front vehicle collision sadece vehicle'larla değil world static ve world dynamic'leri ezer geçer ya. World static'lerde de bağırsın bana. Overlap olsun yani. Ve mesela şu binanın world static olduğunu biliyoruz. Bunun collision'ın ne kadar olduğunu biliyor muyuz? Tamam şöyle yapalım. Mesela bu araba lane'e girmeye çalışıyor. Önünü çarpıyor. Önünü çarptığında benim bu bilgiyi bilmem lazım. Şimdi önünü çarptı. Bloklu. Stop driving. Eğer on lane'de ise stop driving. Eğer on lane'de değilse nerede bizim şey? Şurada. Update find lane var ya. Şurada bir tane daha boolean açacağım. Diyeceğim ki find lane by moving forward diyeceğim. Bu default olarak true gelecek.
Eğer değilse ne yapacağız? Hatta dur şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu zaten true'ysa oradan kurtaracak. Değilse şurada forward'a giderek lane'e girmeye çalışacak. Değilse backward'a giderek girmeye çalışacak. Yani -1 ve -0.4. Şimdi buradaki forward'ı değiştireceğiz. Bu forward default olarak true gelecek. Ama eğer benim önüm kapalıyken ve lane'de değilken çalıştırıyorsam şunu ne yapacağım biliyor musunuz? Set diyeceğim. Ve bunun not'ını eşitleyeceğim. Yani ben sağa ve öne gitmeye çalışıyorken bloklandıysam terse gidecek. Tersi ise öne gidecek. Aslında şu anda sadece önümüzde bir collision var ya, arkamıza da bir collision koyarak aslında ikisi arasında switchlemiş olacağım. Yani arabam nasıl bir hareket edecek? Bir kapıyı açmam lazım. Geliyorum. Yani şöyle aksiyon alacak araba. Bizim arabamız bu olsun. Önce lane'e girmek için böyle hareket edecek. Atıyorum burada duvar vardı, çarptı. Burada ne yapacak? Sola çevirerek geriye gidecek. Arabamız buraya gelecek. Ve lane'le beraber olacak ve böyle devam edecek diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi ne yaptık? Önümüzü çarptığında lane'de değilse terse çevirdi. Terse çevirdiğinde ne yapacak? Hop. Şurada bizim update find lane'de gelecek, burada false'u çalıştıracak ve geriye ve sola doğru gidecek. Bir bakalım, şu arabayı takip edelim. Bakalım ne yapacak. Bakın öne, dur, sağ öne gidebildi. O kadar geri çekmişim ki arabayı. Oğlum çarpsana ya. Heh, durdu. Niye sola geriye gitmedin? Neden? Bakalım. Ne dedik? Begin overlap yaptı. Set front block dedi. Eğer on lane'de değilse find lane forward'ı false yaptı. Peki update find lane'de eğer bu false'sa throttle'ı -4 yaptığımızda geriye gelmiyor mu araba? Break'le mi geliyor? Şunu bir -0.4 yapsam geriye mi gidecek bu arabalar? Throttle'la gitmiyor geriye. Niye throttle'la gitmiyor geriye? Bizim aracın şeyine bir bakalım. Wheel setup'ına bir bakalım. Büyük ihtimal o yüzden. Car, vehicle base, sports car değil, benim bir sonraki car, vehicle, back wheel, affected by brake. Burada bir yerde ayarlanabiliyordu sanki. Acaba bir de handbrake çalıştırdığım için mi çalışmıyor? Dur bakayım. Set front block. Yo, handbrake çalıştırmıyorum. Set front block çalışıyor. Eğer lane'deysem durduruyorum. Lane'deysem handbrake çalıştırıyorum.
Yani burada aslında geriye gitmiyor diye düşünüyorum araba. Ama bu düşüncemde ne kadar doğru ve haklıyım bilmiyorum. Bilmiyorum. Şöyle deneyeceğim. Haklılığımı şöyle deneyebilirim. Set throttle input. Bütün arabalara -1 throttle verdiğimde ne yapıyorsunuz? Yok. Geri gelmiyorsunuz. Geri gelmiyorsunuz. Neden gelmiyorsunuz? Ben herhangi bir arabaya binmek istersem, atıyorum şuna bindiğimde, ben S'ye bastığımda götürebiliyorum. W'ye bastığımda W'ye bastığımda da götürebiliyorum. W'ye bastığımda gitmiyor. Sadece S'ye basabiliyorum. Neden? Çünkü Eventik'te şu an şey çalışıyor değil mi? Dur bakayım. Şunun bir götürmesini kaldırayım. Ben S'ye bastığımda ve W'ye bastığımda ne çalışıyor bunda? Arabada. Vehicle base. Benim throttle'ım nerede? Brake throttle. Buradan -1 geliyor abim. Set throttle input. Brake'im mi açık benim acaba? Ya da handbrake'im falan mı açık? Neden geri gitmiyorsunuz? Set brake 0 send handbrake kapat. Rica ediyorum geriye git. Rica ediyorum geriye gidin. Neden geriye gitmiyorsunuz? Alo. Hiç oralı değiller ya. Hiç oralı değiller. Başladığında pedestrian değilse vehicle start driving diyorum. Driving true oluyor. Tick enable oluyor. Tick enable oluyor. Handbrake'i kaldırıyorum. Come on. Kaç tane arabamız var şu an sahnede? Tek bir arabayı düşüreceğim çünkü breakpoint atacağım. Derdi neymiş bu abimizin? Tam giriyorsun. Bunluk herhangi bir sıkıntın yok. Bunluk da herhangi bir sıkıntın yok. Neden geriye gitmiyorsun? Hiç oralı değilsin değil mi? Bakayım. Vallahi hiç oralı değil. Allah Allah. Peki şundan kaynaklı olabilir mi? Yani break'e -1 mi vermem gerekir? Break'i 1 mi vermem gerekir? Break 1 geriye gitmek demek midir? Tamam. Okey. Birazcık döbelendikten sonra sorunumuzun break olduğuna karar verdik. Yani geriye gitmek için throttle'a -1 değil, break'e 1'in sıfırdan yüksek bir şey vermemiz gerekiyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Her gün yeni bir bilgi. Set break input diyoruz. Ve 0.4 veriyoruz. Böylelikle arabamız, şu arabamız öncelikle lane'e girmek için ne yapacak? Öncelikle sağa ve ileriye gitmeye çalışacak. Bağlamadık mı bir şeyleri? Sanki bir şeyleri doğru bağlamadık gibi bir his var içimde. Start driving. Update driving. Break'e 1 vermiş oluyoruz. Geri gelme sırasında. Dur ya. Bu 0.4 değil artık. 0.4. Tamam.
Aracımız sağa ve ileriye gitmeye çalışıyor. Döndü. Aracımız birazcık daha ileride olsa, şöyle olsa. Aracımız sağa ve ileriye gitmeye çalıştı. Durdu. Evet, şimdi senden beklediğim geriye ve sola gitmen. Geriye ve sola neden gitmiyorsun? Ardından şuraya geldiğinde çalışıyor musun acaba? Acaba throttle input'u da durdurmamız mı gerekir şurada? Yani şöyle mi yapmamız gerekir? Çünkü throttle ve brake birbirlerini nötrleyen hareketler. Eğer biz throttle ve brake'i başlangıçta sıfırlamazsak birbirlerine eşitleniyorlar. Eşitlendiklerinde de biz herhangi bir aksiyon yapamıyor hale geliyoruz. O yüzden şöyle yapacağım. Brake input'u burada sıfırlayacağım. Throttle'ı arttıracağım. Burada da throttle'ı sıfırlayacağım. Brake'i arttıracağım. Böylelikle onu nötrleyen hareketten kurtulacağız diye düşünüyorum. Bu tabii ki teori. Bir bakalım. Sanki sola dönmedi bile değil mi? Tekerleği sola bile döndürmedi. Sağa giderken durdu. Tekerleğimiz sola dönmedi. Bir bakayım. Aynen. Sola dönmedi bile. Demek ki derdimiz bizim şuradaki şunun değişmemesi. Onun değişmemesi de şundan kaynaklı. Şuraya giriyor muyuz? Bir ona bakacağım. Dur. Girmiyoruz. Güzel. Oraya girmememiz güzel bir şey aslında. Neden girmiyoruz? Bir ona bakalım. Bunun collision şeyiyle bir bakalım. Overlap eventlerini generate ettirmemişiz bunun. Haliyle bizim arabamız overlap olamıyor mu? Bir bakalım. Bunun şeyi ne? Tipi ne? Default değil de bunu şöyle block all yapalım. Her şeyi bloklasın. Tamam mı? Ardından bu arabanın artık burayla overlap olması lazım. Burayla overlap olmama tek sebebi bu collision'ın zaten burayla zaten overlapliyor olması. Galiba sorunumuz da aynen öyle. Zaten burayla overlaplediği için o event çalışmıyor. Ha, biz öyle bir şeyler yapmışız ki arabamız zaten burada bir aktör varsa dönüyor. Öyle bir durum var. Öyle bir sıkıntımız var. Peki dönme hızını birazcık arttırırsak? Dönme hızını birazcık arttırırsak yani throttle'ı 0.6 yaparsak, brake'i 0.6 yaparsak yani daha hızlı bir dönmeyle girmeye çalışırsa oğlum yine döndü ya. Sanki var ya beni çileden çıkartmak için yapıyor yani. Vallahi beni çileden çıkartmak için yapıyor. Öyle bir kod yazmışım ki şu anda. Yani şu collision'ı çarptırmadan ben başka bir collision'a zaten takılmıyor. Ama oyunun başında takıldıysa eğer zaten size tekrar bir event oluşturmuyor. O yüzden ben ne yapacağım biliyor musunuz? Kendimi feda edeceğim. Kendimi feda edeceğim. Nasıl yapalım ya? Nasıl yapalım? Ben buraya bir tane box koyayım. Şöyle. Dur buradan değil. Şuradan bir basic cube koyalım. End diyelim. Bunu şöyle koyalım. Araba yani şuradan şöyle dönüyor ve kurtarıyor kendisini. Öyle düşünün yani. O yüzden şöyle yapacağım. Tam önüne değil bir tane de şuraya koyacağım ve buraya çarpacak. Tamam. Artık oraya kolay dolması lazım. Çünkü bakın şey değil artık. Nasıl söyleyeyim? Kolay da olmuyor. Kolay da olmuyor. Burayla kolay da olmama sebebi sadece
Bunun overlap eventleri ne tepki vermemesi mi? Düz collision niye çalışmıyor şu anda ya? Kafayı yiyeceğim şimdi. Düz collision çalışmıyor yani. Ya da çalışıyor, ben yakalayamıyorum, bilmiyorum. Ne yapıyoruz? Onun find front bloğunu çalıştırıyoruz. Bunun çalışması lazım. Bunun çalışmama sebebi iki sebep olabilir. Ya bizim araçların front vehicle collision'ını bozduk. Bir bakalım. Ne yapıyoruz? Bütün dynamic'lerle overlap oluyor neredeyse. Fizik collision'ımız yok. İşte bu World Static olabilir, World Dynamic olabilir, her şey olabilir. Şu an her şeyle kolay doluyor. Tamam. Vehicle Base Cast'imiz varmış burada ya. Üf. Görüşürüz. Teşekkürler. Burada Vehicle Base Cast'imiz varmış. Of. Tamam. Bunları silebiliriz artık. Şimdi bakın. Araç sağa gidemedi. Dur, bir şeyler oldu. Anladınız bir şeyler olduğunu. Araç sağa ve ileri gidemedi. Hop. Döndü sola. Lane'e girdi ama tekrar ileriye gitmeye falan çalıştı. Bakacağız şimdi onlara. Bir saniye. En azından artık şey oluyor. Önce ileriye gitmeye çalışıyor, dönmeye çalışıyor. Ardından da bakın. İleriye gitmeye çalıştı, geçti. Biraz duvarı yaklaştırıyorum. İleriye gitmeye çalıştı, çarpacağını anladı, döndü. Sonra tekrar döndü. O tekrar dönmeye bir bakacağız şimdi. Lane'e girdiğinde yapacağım ilk şey handbrake'i çekmek olacak. Böylelikle şurada eğer biz update find lane'de bir şekilde lane'e yaklaştıysak yapacağım şey şu olacak. Öncelikle bir tane fonksiyona ihtiyacım var. Reset vehicle diye. Bu reset vehicle şunu yapacak. Vehicle komponenti alacak. Öncelikle bir handbrake'i çakacak. Ardından set throttle input sıfırlayacak. Set brake input sıfırlayacak. Set steering input sıfırlayacak. Şöyle reset vehicle diyeceğim. Ardından online'e çekeceğim ve set şöyle set handbrake input'u ne yaptım ya ben? Oğlum reset vehicle diye fonksiyon varmış. Bu ne yapıyormuş? Reset vehicle state virtual wait. Oğlum zaten öyle fonksiyon varmış. Yazdığım şey gitti. Yazdığım fonksiyon gitti. Tamam, bunu istemiyorum. Ben bunu istiyorum. Sonra da handbrake'i açacağım. Yani ne olacak? Lane'e girdiğinde bir duracak önce. Sonra tekrar başlayacak. Döndü. Niye öyle bir şeyler yaptın? Niye öyle bir şeyler yaptın? Kimle kolay doldun? Dur. Nerede? Set front block. Şöyle diyelim. Bir kere dönsün. Bir daha niye sağa dönüyor? Sola doğru gitti. Sonra burada bir daha sol arka yaptı. Allah Allah. Allah Allah.
Allah Allah. Önü kurtardığımızda Start Driving'i çalıştırıyoruz. Start Driving Handbrake'i çalıştırıyoruz. Online. İlginç. İlginç bir şeyler oluyor. Lane'e girdiğinde şurada bir şeyleri değiştiriyoruz. Onlane'i tekrar false yapıyor gibi sanki. Biz ne yapıyoruz burada? Start driving diyoruz. Start driving demeyeceğiz o zaman. Start driving'de tekrar bunları hesaplamamıza gerek yok. Bunları bak şimdi. Burada belli başlı sıkıntılarımız var. Burada bazı mevzular var. Sen de buraya geliyorsun. Tamam mı? Ondan sonracığıma Start Driving'de sadece handbrake'i çekeceksin ve tekrardan lane'de olup olmadığını kontrol edeceksin. Bu tekrar kontrol ettiğinde büyük ihtimal lane'den çıktığını fark ediyor ve tekrar bütün aksiyonları tekrardan alıyor. O yüzden ben şunu da başta yapacağım. Şurada. Bunu sonra bir fonksiyonlaştırırız, bir şey yaparız, fark etmez. Başlayacak. Handbrake'i kaldıracak. Handbrake'i kaldırdıktan sonra update driving çalışacak. Çünkü driving'imiz true. Update driving online'de mi bakıyor? Online'de ise şeridinde gitmeye devam edecek. Değilse şeridi bulmaya çalışacak. Eğer şeride yakınsadıysa arabayı durduracak. Lane'e true yapacak. Ve devam edecek. Bir bakalım. Şu ikinci hareketi neden yapıyor ben onu anlamıyorum. O ikinci hareketi yapmasın diye şunu ekleyeceğim. Arabayı resetledikten sonra birazcık bekletmek istiyorum. Burada delay atamayacağım. Burada delay atamayacağım için şu update find lane'i event'e çekeceğim. Şunu şöyle bunu event'e çevireceğim. Keşke lünk diye buraya atmasaydım. Şunu event'e çekeceğim. Resetledikten sonra bana bir saniye ver. Ben seni bir durdurmak istiyorum orada. İleriye gittin, buldun. Tamam. Burada durduktan sonra devam etmeni istiyorum. Yani burada on lane'i true yapacağım. Ve handbrake'i kaldıracağım. Hatta start driving diyeceğim burada. Şimdi bakalım. İleriye gitti, geri geldi. Durdu. Ve gidiyor. 60 derece küçük kalmış sadece. 60 derece istemiyorum. 60 derece küçük kalmış. 60 değil 30 derece yapalım. Döndük. 30 derece. Ve gidiyor. Güzel. Biraz ön çalışma yapmıştım. Yok diğer komutlarla çalışmıyor. Gayet iyi şu anda. Sadece o kadar hızlı bir şekilde geri dönüyorum ki el frenini çekmem yeterli olmuyor. Önce bir aracın soğuması gerekiyor.
Orada küçük bir delay atmam gerekiyor ki araç bir dursun, soğusun, ardından devam etsin. Şimdi ne oldu haliyle? Bizim arabalarımız isterse böyle, isterse böyle, isterse böyle ya da tam tersi. Şöyle de olabilir. Şimdi şu arabaların tamamının bir şekilde lane'e girmesi lazım. Bakalım. Bu abimiz bir tık uzak kaldı ama bu da lane'e girecek bir şekilde. Şu an hala 0.1 versiyon olarak düşünün bunu. Hani farklı davranışlar tanımlayabilmemiz açısından. Evet lane'de gidebiliyorlar. Evet lane'e girebiliyorlar. İlerleyen zamanda biz bunların arkasından çarptığımızda tekrar lane'e girebilmelerini vesaire de kodlayacağız. Ama şu an işte trafik ışığımız var. Trafik ışığında bekliyorlar. Onun dışında işte lane'de gidebiliyorlar. Bak şimdi bu duracak kırmızı ışıkta. Ama geçiyor. Ha, o kadar hızlılar ki trafik ışığı fark etmiyor bunlara. İşte. İşte. Çünkü bizim stop driving'de handbrake'i atıyoruz. Belki throttle da durdurmamız lazım. Throttle da durdurmamız lazım belki. Çünkü o kadar hızlı gidiyorlar ki handbrake yetmiyor. El frenine basmak yetmiyor o sırada. Duvara çarpıp düzelten epikti. Bakın şu kırmızı ışıkta durma meselelerini çözmeden kapatmam. Şu en azından daha mantıklı çalışsın yani. Biz önüne geçersek durduralım yine. Bence durur. Bir tane collision ayarı sadece. Hatta sinirlendirdiğimizde bizi ezip de geçebilir. Hani buradaki davranışları şey olarak düşünmeyin. İlla durmasına gerek yok. Bazı durumlarda durur, bazı durumlarda durmaz. Yok. Şu bizim bypass kodu var ya, bypass kodu sistemi bozuyor. Ya şu ışığı birazcık daha ileriye koyacağız. Durması için birazcık nasıl söyleyeyim? Açıklık kalacak. Nerede? Trafik light, trafik light. Yani şu zıkkım box birazcık şöyle olacak. Ve birazcık da geniş olacak şöyle. Ben de şimdi onu yaptım. Bakalım inşallah çalışır. Allah. Arabalar o kadar hafif ki. Ben bildiğin ittirebiliyorum arabayı yani. Ona da bir bakmamız gerekecek. Bakın bu toparlayabilecek mi kendini? Arabaları birazcık ağır yapmamız lazım. Bla 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 ne demiş? Hocam bu seriyi önceden planlamış mıydın? Modüler çalışma açısından bir şey yaptım. Ha. Evet evet. Yani tabii ki. Önceden yani düşünüyorum şeyde bile affedersiniz. Yürürken bile düşünüyorum yani projeyi. Bir sonraki videoda ne yaparız, nasıl yaparız? İşte denemeler yapıyorum. Başka insanların projelerini inceliyorum. GTA'yı inceliyorum. GTA'da ne gibi şeyler var? Neler yazmam lazım? Bu toparlanmasının hızlı olması için işte şeye falan bakmamız lazım. Lane'e ne kadar uzağız? Tekrar bir hızlan. Bir daha bir tekrar dene. Yani lane'deyken lane'den çıktığımızı da algılatmamız lazım. Sadece işte lane'de gidiyorken değil, lane'e giriyorken değil, lane'e geri dönmeyi de yazmamız, düşünmemiz lazım. Bunlar işte bir karmaşıklık seviyesi hiçbir zaman bir karmaşıklık seviyesinde kalmıyor.
Bir mekanik yazdığında 8 farklı 10 farklı şey eklemeniz gerekiyor. Bu dediğim gibi 0.1 versiyonu. Bunu 0.2 yapacağız, 0.3 yapacağız, 0.4 yapacağız. İlerleyecek. Güzel, ışıklarda durduk. Bakalım arkamızdaki ne yapacak? Arkamızdaki de durmuş. Şimdi güzel şeyler göreceğiz. Bakın o da durdu. Daha kalkmadığı için. Bakalım bir sonraki ışıkta ne yaşayacağız? Kırmızıya denk gelir miyiz bilmiyorum ama. Yok, denk gelmedik. Arkadakiler denk gelecek ama. Yok, hepsi geçti galiba. Çok kötü ayarlamışım sürelerini ya. Neyse, bir sonraki kırmızıda eminim bir şeyler olacak. Dur bakalım. Şu köşe dönüşlerine falan düzelteceğiz. Merak etmeyin. Bu canlı yayında olmaz diye düşünüyorum ama. Sonrakilerde onları düzelteceğiz. Şu kırmızıya denk gelirsek çok tatlı olacak. Tamamdır. Yine de çarpıyor. Birazcık daha collision'ını ayarlamak lazım. Bence bu yayını güzel ilerledik. Var mı böyle hemen 2 dakikada ekleyelim dediğiniz bir şey? Yanına NPC'ler de koyup şey... Aynen, ben şeyde Shorts videosunda zaten bir iki tane farklı araba koyarım. Belki bir iki tane şerit koyarım. Hani araba şeridiymiş gibi. Shorts videosu birazcık daha güzel olur. Eğer varsa hani abi ya bence şunu hızlıca yapsak çok daha iyi olur dediğiniz bir şeyler varsa ekleyebilirim. Yoksa ben Shorts videosunu işte bu yol değil de bir iki tane böyle sanki yol varmış gibi, kavşak varmış gibi bir şeyler ekleyeceğim. İşte trafik sistemi ekledim diyeceğim. Ona gelen feedbacklerle beraber ee, oyunu, yani bir sonraki canlı yayında trafik sistemi 2 gelecek. İşte belki şerit sistemi diyebiliriz ikinci yayına. Trafik sisteminin başlangıcıydı bu. Çok çok daha ilerleteceğiz bunu. Çünkü yani bu haliyle bırakmak pek doğru olmaz. Polisler devriye gezmeli kısmını şu an yapamam. Hani dediğim bu 10 dakikada falan yapabileceğimiz şeyler. Bunlar düz sürüyor. İstanbul trafiğine hiç benzememiş. Şeritler geldiğinde ekleyeceğiz, merak etmeyin. Merak etmeyin. Hatta ve hatta şunu yapalım mı? Bak şimdi. Bana şunu böyle. Bunu rotate etsem de bir şey fark etmeyecek değil mi? Bir şeyler pişiriyorum, bekleyin. Ulan şeyde dızlak gibi kaldı ha. Tüh. Yolu buradan genişletemeyeceğiz. Vallahi üzüldüm. Orada inşallah kavga mevzu çıkmaz ya. Burada kesin kavga mevzu çıkacak.
Ondan sonracığıma şurada bizim pet seçme şeyimiz var ya. Get all actors of class. Vehicle pet. Random array item. Diğer ki şeye de bir ışık mışık ekleyelim. Ama önce bir iki tane daha araba eklemek istiyorum. Bakalım. Takılmış. Vur lan. Var mı yardımcı olacak? Yardımcı olacak var mı? Eyvallah abim, teşekkür ediyorum. Aa bak, o da kurtuldu. Vallahi o da kurtuldu. İşte işbirliği kazanacak arkadaşlar. Kardeşlik kazanacak. Dostluk kazanacak. Gayet güzel. Arkadaşlar, bence bu yayınlık gayet iyiyiz. Bence okey diye düşünüyorum. Yani araçlar bir en azından rotayı takip ediyor. Kesinlikle şu anda bitmiş, cilalanmış herhangi bir şey yok. Ancak şu an bile baktığınızda şehrimizin daha canlı olduğunu görebilirsiniz. Hatta şu spline'ları da bir kapatalım. Player'in arabanın önüne geçmesi olabilir. Tabii ki hemen ona da bakalım. Ya en azından şu anda baktığınızda yani şehrimizde işte arabalar dolaşıyorlar, geziyorlar. İşte şey düşün işte, ışıklar yanıp sönecek, yayalar yürüyecek, araçlar şerit değiştirecek, sapacak. Bir sonraki yayınlarda onlara bakacağız. İki yol arasında ara bir yol açsana, merak ettim ne olacak. Nasıl yani? Nasıl bir ara yol? İki yol arasında ara bir yol açsana. Hiç anlamadım. Aynen, arasına kaldırım, NPC'ler, bir sürü şeyler gelecek işte. Şehrimiz cidden canlı bir şehir gibi görünecek yani nihayet. Sonrasında işte optimizasyona bakacağız. Bu araçların kaybolmasına, yeni araçların oluşturulmasına, bu araçların ne zaman, nasıl bir şekilde önümüzde mi, arkamızda mı oluşturulacağına bakacağız. Araç kovalamasına bakacağız. İşte ne bileyim, araç patlatmaya bakacağız vesaire vesaire. İki yolla birleşsin, kesilsin üçüncü bir yol. Kaos mu olsun yani? Dört yol şu an ekleyemeyiz. Çünkü spline'lar şu an şeyler. Yani loop'lu spline'lar. Ama sizin için şöyle bir şey yapabilirim. Yani sırf eğlenmek adına. Sırf eğlenmek adına şöyle bir şey yapabilirim. Tabi otobüse çarpacak, burada da şöyle yapalım. Yani komiklikler, şakalar olsun.
Şu an araç kapı animasyonu yapamam. Sebebini söyledim zaten yayının başında. İlk kazamız. Çok hızlı sokuyoruz demek ki şeride. Bir onları falan da kontrol etmemiz lazım. Üçüncü şeritten giden araba var mı? Şu arabayı kurtaracak araba var mı? Bence en kıymetlisi o. Akyiğit 5 kere yazınca değişmiyor kardeşim. Kararımız. Yayınlarımız öyle ilerlemiyor maalesef. Bir daha yazarsan kanaldan uzaklaştırmak zorunda kalacağım. Seni de haberin olsun. Birazcık gecikmeli geldiği için birazcık vakit tanıyorum sana. Bu arada videoyu beğenmediyseniz hala beğenmeniz için fırsat var. Beğenebilirsiniz. Çarpışmadılar, farkında mısınız? Aha. Dedim mi? Alın bu oldu arkadaşlar. Üçüncü şeridi koyunca. Kim engelliyor onu? Ha, şimdi AI controller sürüyor ya arabayı. Bana da vermedi. Git lan. Git lan. Çarpışıyor. Ben şimdi orayı kurtaracağım, merak etmeyin. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Git. 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 Problem solved. Kapıları açtığımız zaman. Bu da şeridine girememiş ki. Kafayı yedi ya. Git. Senin şeridin hangisi kardeşim? Sen nereye gitmek istiyorsun? Nereye gitmek istiyorsun sen? Böyle mi gideceksin? Ah. Yok ya, bu troll tamamen ya. Ya buradan gidecekmiş. Tamam, git bakalım. Sen niye durdun? Şu niye durdu? Sen de gitsene. Git lan. Neyse işte böyle. Bir de şeye bakalım. Arabanın önüne geldiğimizde ne oluyor? Oğlum bu ne hız, bu ne hırs. Nereye gidiyorsun? Aslında duruyor. Ama çarpıp duruyor. Yani durmuyor aslında. Bir de ona bakalım. Vehicle base. Front vehicle collision. Aslında overlapliyoruz. Aslında karakterle de overlapliyor yani. Aslında durması lazım. Bizi gördüğünde handbrake'lemesi lazım. Onu kurtaramıyoruz. O kendini kurtardı vallahi bir şekilde. Niye durmuyor? Oğlum ben de insanım. Bana niye durmuyorsun? Benim overlap'im mi kapalı? Yo, kesinlikle değil. Ben gittim burada değiştirdim değil mi bunun ayarını?
Yo. Ee, overlap. Benim karakter base'imin kapsülü ne? Pawn. Gayet. Ve her şeyi blokluyor. Bu abi de pawn dahil her şeyi overlapliyor. Peki neden benim karakterim bu abiyi durdurmuyor? Çünkü bir tık önü. Ha. Şöyle diyorsun. Ben tam önündeyken mi durdurmuyordu acaba? Buradan bir tane araba geliyordu eskiden. O araba nereye gitti acaba? Ha, rastgele lane seçiyor ya, başka lane'e girdi. Bakalım. Oralı değil. Oralı değil, bizi sevmiyor. Abi çünkü ben bunu burada değiştirmişim ya. Öf. 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 Vehicle base'e değiştireceksin bunu. Custom. Ignore all. Vehicle'ı, Pwn'u ve Verstati'yi durdur. Bazen cidden böyle şeyler benim sinirimi çok oynatıyor. Yok yok. Bizim hatamız. Toros'ta değiştirmişiz kodları. Toros'tan farklı olunca çalışmadı haliyle. Bak şimdi. Yine mi olmadı ya? Vallahi yine olmadı. Kafayı yemek üzereyim ha. Bir tane daha araba bulayım. Bizim karakterimiz Pawn. Nerede karakter base? Blok. Pawn. Collision enabled. O vehicle base'imizde. Peki Toros'ta farklılaştı mı? Aynen. Tamam. Şöyle Toros'u şöyle yapacağız. Hatta şimdi bizim vehicle base'deki ben collision'ın tipini almak istiyorum, tamam mı? Bunu custom'dan eğer vehicle base'e çekersem yok. Olmayacak. Ya aslında vehicle base'i değiştirdim de Toros'un da otomatik güncellenmesi lazım burada ya. Sinir ediyor beni. Resetleyemiyor muyuz bunu? Üf, işte alt class'ta bir şey değiştirdik ya şu an. Sinir ediyor beni. Şu kapatayım, açayım. Hayır, kesinlikle değil. Burada reset yok mu abi? Ben parent'ımın collision'la elde etmek istiyorum. Ben evet bunu yanlışlıkla değiştirmiş olabilirim. Ama şu an ben pişmanım ve parent'ımınkini seçmek istiyorum. Reset yok mu burada? İlla ben parent'tan kopyalayıp mı getireceğim buraya? Çok saçma ya. Aşırı saçma şeyler oldu. Paste. Object type
World Dynamic değil. Bunu bir vehicle yapsak şöyle. Ben kendim seçeyim. Hepsini ignore'la. Vehicle'ı, Pwn'u, Versatility Overlap'le. İşte burada chart'ta çalıştık. Parent'taki bilgiler gelmedi. Ondan çalışmadı. Ağırlığını değiştirme. Oyuncu uçakla temas halindeyken oyuncunun ağırlığını sıfır yaparsın. Başka yollar da vardır. Ne konuşuyorsunuz? Başını kaçırdım. Birisi özetlerse yorum yapayım. Şimdi durması lazım artık. Tamam. Benim hatam tamamen. Bunlar niye durdu böyle? Ha, bu geri geri gitmeye çalışıyordu. Büyük ihtimal tıkandı kaldı. Güle güle araba. Dur araba. Güle güle araba. Okey, bunu da hallettik. Bence tamamız. Default yok ki Collision presette. Bunlara ayrı preset oluşturmamız lazım. Bir uçağım var ve bu uçağım tamamen fizik simülasyonu ile hareket ediyor. Kanada'nın herhangi bir noktasında uçak havadayken oyuncu bindiğinde ağırlık merkezi kayıyor. Ee, bindiğinde ağırlık merkezinin kaymasını istemiyorsan bir uçağını çok ağır yaparsın. Böylece ağırlık merkezi değişiminde oyuncunun ağırlığı neredeyse etki etmez. 2. Oyuncunun collision'larını kapatırsın. Ağırlık merkezini kaydırmak istemiyorsan. Böylece oyuncuyu sadece bir transform olarak orada attachlersin. Uçağı takip eder. Ama sen hala yürümek istiyorsan uçağın üstünde işte yürümek, zıplamak, koşmak istiyorsan oyuncunun ağırlığını değiştiremezsin. O zaman uçağın ağırlığını çok fazla yapman lazım. Hatta gelin biz de şu arabanın ağırlığını bir çok fazla yapalım. Şurada bir yerde olması lazım mes. Ağırlığını galiba ama Skeletal Mesh'lerde böyle veremiyoruz. Fizikten mi veriyorduk? Bir Toros'a gireyim bakayım. Aynen, bunu Skeletal Mesh'inden veriyoruz ağırlığı. Şunlara tek tek mi veriyorduk ağırlığı? Aynen. Bu şu an 538 kiloymuş ya da ben nasıl ittirebildim bunu? Kaçtır ya? Bir ton var mıdır araba? Bir ton arabayı da ittiremem herhalde diye düşünüyorum. Hala ittirebiliyorum gerçi de. Bakacağız artık ona. En azından artık langur lungur ittiremiyorum. Ya eskiden daha hızlı ittiriyordum. Şu an ben de bu kadar ittiririm arabayı herhalde. Bilemiyorum. Player'ın daha fazla çıkarsa şaşırırım. Şey var, çok fazla skeletal mesh olduğu için içinde hem işte body'ler var, bilmem neler var, büyük ihtimal bir tık ağırızdır şu an. Hem manekin var. Manekinin ağırlığı da hesaplanıyor. Ne kadar collision'ı kapatıyor olsam da ağırlığa etkiliyor mudur bilmiyorum açıkçası. Abi bunun ağırlığı araç ayarlarında. O şey, motorun gücü. Aracın ağırlığı her türlü fizikten gelir. Şeyden gelmez. Movement komponentten gelmez. Burada şeyler yok. Aa, varmış. Varmış valla. Buradan da geliyormuş mes.
It's much easier to tweak vehicle settings when the mass doesn't change due to tweaks with the physical assets. Bak, physical assets'ten değiştirdiğinde çalışmıyorsa eğer buradan değiştir diyor. İkisi de varmış. İkisi de varmış. Yani Ale veren de doğru, ben de doğruyum şu an. İkimiz de doğruyuz yani. Fizik assetten de geliyor ağırlık. Buradan da geliyor. Büyük ihtimal ama bu hareket için kullanılıyordur daha çok. Bizim ittirebilmemiz için değil. Ben eğlendim ya. Siz de eğlendiniz mi bu yayından? Nasıl geçti? Bence yavaştan kapatabiliriz. Ben de zaten küçüldükçe küçülmüşüm. Tabi tabi, aynen öyle. Daha ağırsa daha yavaş hızlanır vesaire vesaire. Okey. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Trafik sisteminin ilk yayınını tamamladık. Bundan sonraki yayın şerit sistemi olacak. Büyük ihtimalle. Daha böyle şeritler arası geçebildiğimiz, rotalar çizebildiğimiz, belki en azından biz belirleyemesek de AI atıyorum sağa dönmeye karar verebilecek, düz gitmeye karar verebilecek. Böylece daha karmaşık şehir yapıları kurabileceğiz. Sonraki zamanlarda da karar veririz diye düşünüyorum. Diğer yayınlar daha da aynen öyle, aynen öyle. Kafayı yakacağız yine. Eğleniyorum ama en azından kendimi de zorlamış oluyorum. Sizlere de bir şeyler katıyorsam ne mutlu bana. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve Unreal'la kalın. Kendi başıma işte bir, nasıl söyleyeyim, tek bir geliştirici olarak işimi görebilecek kadar Blender kullanabileyim. Çalıştırabileyim. Aklımdaki şeyleri oyuna ekleyebileyim. Vesaire vesaire. Öğrenmeye çalışıyorum. Daha da ilerleyeceğim diye düşünüyorum. Çünkü niyetim olabildiğince az dışarıya bağımlı bir şekilde oyun geliştirebilmek. Bunu zaten işte yazılım tarafında, kod tarafında kotarıyoruz. Ama işin model tarafı var, işin animasyon tarafı var. Bunları yapabilmek için de bence birazcık holistik yaklaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Multi save slot sistemi gelir mi hocam? Çok sonralar gelir. Çok sonralar gelir. Gelecek ama. Sorularınız bitiyor gibi galiba. Kodlamaya geçebilir miyim yavaştan? Abi Unreal biliyorum ancak yazılım öğrenmek istiyorum. Python başlayıp Hava vesaire ilerletip C++ öğrenmek istiyorum. Yolum doğru mu? Bence doğru. Yani bence yanlış yol yok. Çıkılmamış yol var. Eğer çok fazla düşünüp en optimal yolu bulmaya çalışırsanız hiçbir zaman o yola çıkamazsınız. Yola çıkın. Yolun deneyimini yaşayın. Eğlenin. Öğrenirken ilerleyin. Bence en doğrusu bu diye düşünüyorum. Selamlar Onur, hoş geldin. Modelde yanlış yok araba işlemde. Aynen öyle. Ali Beren'den geçtiyse bence sıkıntı yok. Jakafi hoş geldin. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Kaç olduk ya? 130 mu olduk? 130 olduk. Şöyle 130 yapalım. Bu yayın bence 150'yecekmişiz gibi bir his var içimde. Neden öyle bilmiyorum. Kodlamaya geçmeden önce bir sohbet yayını olur mu ilerleyen zamanlarda veya aklında böyle bir şey var mı? Var. 150 manakin olduğumuzda bir tane oyunlarınızı deneyimliyorum, oyunlarınızı yorumluyorum tarzı bir yayın yapma niyetim var. O yakın zamanda olacakmış gibi duruyor. Bir de onu spoil etmeyeyim ya. Onu spoil etmeyeyim. Yavaştan böyle işte kurumlarla ya da böyle diğer ki oyun stüdyolarıyla iletişimi birazcık arttırmaya çalışıyorum. Mesela yarın MEF Üniversitesi'ndeki bir Game Jam'de konuşma yapacağım. Kapalı bir etkinlik galiba, bilmiyorum. O yüzden sizlere duyuramadım. Yarın olacak zaten etkinlik. Duyursam da kaç kişi katılabilir bilmiyorum. Ama bu tarz etkinliklerin sayısını birazcık arttırmak istiyorum. Hem yayın hem yüz yüze etkinlik için planlarım var diye söyleyebilirim. Umarım daha etkileşimli, daha güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Birazcık böyle
aldığımı vermek istiyorum açıkçası. Bu zamana kadar zaten verdim de kanalda 4 senedir 5 senedir hiçbir şey aldığım yok. Ama almaya başladığım gibi vermeye de başlayacağım. Birazcık çok şey oldu değil mi ya? Çok garip söylemler oldu. Neyse. Bence artık kodlamaya girelim. Benim böyle avucum kaşınıyor. Bilmiyorum. Sizler de hazır mısınız? Şerit sistemi. Belki NPC'leri araçların içine oturturuz. Bilemiyorum. En ufak fikrim yok. Bu yayın nasıl ilerleyecek? Ne kadar sürecek? En ufak fikrim yok. Sadece tek bildiğim yayının sonunda GTA 6 trailerını bir izleriz. Mafia Old Country'nin bir trailerını izleriz. Bir onu yorumlarız. Şu an girmeyeceğim çünkü biliyorum 2 saat konuşacağım. Sonra kod yazmayı unutacağım. Hadi gelin kodlamaya başlayalım. Tekrardan ayağınıza sağlık. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdi geçen yayın ne yapmıştık? Geçen yayın bir böyle şeritte ilerleyebilen bir yapay zeka yazmıştık. Çok basit bir yapay zeka. Aracın direksiyonunu hareket ettirip, aracın gaz pedalını hareket ettirip, işte ilerleyebilen, şeridi takip edebilen bir yapay zeka yazmıştık. Bir de işte belli bir saniyede bir kırmızıya dönen, sarıya dönen, yeşile dönen bir trafik ışığı yazmıştık. Araçlarımız neden çalıştırıp izlemiyorum? Araçlarımız öncelikle bu şeride girmeye çalışıyor. Bu şeride girmek için de 2 aşamalı bir aksiyon alıyor. Bir işte sağ ileriye gidiyor. Ardından sol geriye gidiyor. Eğer bu 2 hamlede şeride girebiliyorsa giriyor. Giremiyorsa artık ne oluyor bilmiyorum. Orada bıraktık o sistemi. Ardından şerite girenler şeridini takip ediyor. Eğer önünde bir araba varsa duruyor ki ona çarpmasın ya da en azından minimum hasarla çarpsın. Hala bakın şeridi bloklayan araçlar var. Bunlara da bir bakacağım. Daha smooth bir ilerleme istiyorum çünkü. Şu arabadan bir kurtulabilirsem ya da şeritli ilerleyen var mı? Bak burayı mesela blokladı artık. Bu araçların... Oğlum bu arabayı çok mu ağır yapmışım ben ya? Çok ağır yapmışım. Bu araçların mesela yolu bloklamaması lazım. İşte durduktan sonra belli bir saniye kendisini kurtarmak için hamleler yapması lazım. Vesaire vesaire. Onlara bakacağız. Bunları da ilerleteceğiz. Ama bakın şeridi takip eden arabalar var. Ters dönen arabalar var vesaire vesaire. Şu an birazcık kaotik olsa da sistem en azından çalışıyor. Bir tanesi de oraya düşmüş. İşte mesela şu araç dümdüz bir şekilde şeridinde ilerliyor. Ama bu şu an şeritlerimiz bir şey halinde, loop halinde, bir böyle eliptik bir şeritte ilerliyor. Gerçek dünyadaki şeritler bu şekilde değil. Belki Türkiye'deki yollarımız birazcık inşaat halinden kaynaklı böyle olabilir ama ben birazcık daha sistematik şeritler istiyorum ki hem şehri daha rahat kurabilelim hem de ilerleyen zamanlarda nasıl söyleyeyim böyle işte navigasyon sistemleri yazacağız. Hedef bulma sistemleri yazacağız. Bu tarz karmaşık bir spline'la bu tarz sistemleri yazmamız birazcık zor olacak. Ben birazcık sistematik ilerleyeceğim. Sonra bu sistemi bozan başka parçalar ekleyeceğim ki şehrimiz çok yani bizden bir şeyler olsun istiyorum ve bizim şehirlerimiz de maalesef çok düzenli değil. O yüzden düzeni kıran kesinlikle kaotik parçalarda ekleyeceğiz oyunun içerisine diyerek İlerletiyorum. Abi lütfen müşteri sistemi videosu çek. Çok lazım. Müşteri sistemi videosu Pideci Simülatör'de var. İzleyebilirsiniz. Simülatör oyunu geliştiriyorsanız bence Pideci Simülatör başlamak için çok doğru bir yer. Ben de bakın konuşurken sarı arabayı takip ediyorum. Gayet de sürüyor abim. Hiçbir sıkıntısı yok. Şu kırmızıyı bir düzeltmeye çalışacağım. Şöyle vurup. Belki düzelir. Belki düzelir. Şöyle vurup. Aynen. Tamam düzelttik. Şimdi niyetim zaten başlıkta belli. Şerit sistemi. Öncelikle bir şerit nedir bir ondan bahsedelim. Şimdi şerit bu spline'ın tamamı değil benim gözümde. Şerit şu olacak. Yavaştan böyle blueprintlere vesaire de gireceğiz. Böyle şehri kurabileceğimiz parçalardan bahsediyorum. Şöyle trafik sisteminde bir tane ben blueprint oluşturacağım. Ve bu blueprint aktör olacak. Ve adına BP Lane diyeceğim. Bu lane'de belki kaldırım da olabilir yanında bilemiyorum. Belki bilemiyorum dediğim gibi. Bu lane kısaca şundan olacak en basit şekliyle. Bir tane static mesh olacak bunun içerisinde. Bu static mesh'ini birazdan ayarlarız ama şimdilik bir plane ekleyeceğim. Şöyle. Ve bir tane de spline'dan oluşacak. Şöyle.
X forward yaparsak işimiz bir tık daha rahat olur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Benim için bir lane bu olacak. Yani bir yol şeridi. Belki işte birden fazla şeritli yol yapar mıyız? Bence karmaşıklaştırmaya gerek yok. Bu oyun için en azından retro bir oyun çünkü multi lane'li oyun, multi lane'li trafik sistemi bilemiyorum. Söz vermeyeyim ama şu anda niyetim yok diyeyim. Amacım bu araçların bakın şöyle bir yerleştirdim. Şunu bir şeyini açayım. Gridini açayım. Şu lane'i de bir tık yukarıya kaldırayım. 50 yapmayayım da bir 5 birim yukarıda olsun. Daha iyi olacak. Tamam. Şimdi bizim araçlarımızın, araç kontrolcülerimizin içinde bir sistem var ya, burayı da bir derlememiz, toparlamamız lazım. Ne yapıyoruz? Vehicle Path buluyoruz bir tane ve bu Vehicle Path'i takip ederek aracımızı sürüyoruz. Bu Vehicle Path'i ne yapıyoruz? Dünyadaki herhangi bir rastgele bir path'i buluyoruz ya. Bunun yerine ben şu an işte en yakınımdaki path'i bulayım. Orada süreyim. Sonra beni yol kendisi götürsün istiyorum. Bu şekilde ilerleteceğim sistemi. Başlangıçta sonra belki bir böyle küçük bir algoritmayla işte pet'ten çıktığında pet'i bulsun vesaire vesaire ekleriz diye düşünüyorum. Aleykümselam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ters düşerse araba reset atsın kendine. Hayır, hayır. Ters düşerse patlatacağız araçları. Arkadaşlar retro GTA yapıyoruz. Önümüzde düşen arabanın resetlendiğini görürsek o bir retro GTA olmaz. Ters düşen arabanın patlaması lazım. Aleykümselam, hoş geldiniz. Şimdi öncelikle ben bu NPC Controller'a girmeden önce başka bir haritada, yani bu haritaya girmeden önce daha temiz, daha rahat deneyebileceğim şeyler istiyorum çünkü. Trafik diye bir level açacağım. Şurada yeni bir level oluşturalım. File, New Level, Basic. Bunu bir kaydedelim. Buraya değil ya. Yo, buraya atabiliriz ya. Traffic Dev Level diyorum. Kaydettik. Şimdi bizim lane'imiz var ya. Bu lane'i attım saniye, tamam mı? Bu lane'in başlangıç noktasını ve bitiş noktasını bilmiyorum şu anda ve bu beni geriyor. Ama bu lane'in çok küçük olduğunu görüyorum. Ben şeritlerimin ortalama boyutunu vesaire bir düşünmek istiyorum izninizle. Düşünürken de ben birazcık gerçek hayattan ilham almayı seviyorum. O yüzden şey diyeceğim. Bir şerit kaç metredir diyeyim. Şerit genişliğimizi bir öğrenelim. Köy yolları 3 metre. Birinci sınıf ana yolları 3,5 ile 4 metre diyor. 3 metre yeterli gibi ya sanki. 1 metre için. Şerit genişliği 3,75. Devlet yollarında 3,5. Tam 3,5 yeterli. Yani bizim gidiş 3,5. Dönüş 3,5. Ortada da işte böyle küçük bir kaldırım gibi bir şey olsa 7 metrelik bir genişliğe ihtiyacımız var. Ben yolları 7'ye 5 yapabilirim o zaman. Bir lane mesh oluşturabilirim. Hızlıca bir şöyle Modeling Tool'dan bir box oluşturacağım. Neden plane oluşturmuyorsun diye sormayın. Plane'leri sevmiyorum. Mesh oluşturmayı daha çok seviyorum. Height'ını şöyle 1 falan yapabilirsiniz. Sonra width'ini 7 metre yapalım. Şöyle. Uzunluğunu da 5 metre yapacağım. Böyle bir yol parçası. 5 metre kısa mı geldi ya? 10 metre yapayım. Minimum 10 metrelik parçalar olsun böylelikle. En kısa bu kadar bir şeridim olsun. Tamam, bunu bir kaydedelim şöyle. Ve bu mesh'i de isimlendirerek SM 10 metre SM lane 10 metre diyelim. Bunu da trafiğin altında fırlatabiliriz şimdilik. Sonra bizim lane'imizde bunu kullanabiliriz. Static mesh'e lane diyelim. 10 metre diyelim. Tamam. Sadece bunu dünyada ortalamak istemiyorum. Mümkünse eğer. Sanki oryantasyonumuzda sıkıntı varmış gibi bir his var içimde. Ha yok, doğru, tamam. Bunu
Şöyle yapmak istiyorum. 50'yi açalım. 100'ü açalım. Şöyle olsun. Tamam. Şimdi spline'ımızın şöyle başlangıç noktasını koyacağız şöyle. Ve bitiş noktasını koyacağız. Ne olacak? Aslında bu araç bu lane'e girdiğinde, bu şeride girdiğinde ha ben yeni bir şeritteyim ve bu yolu takip ediyorum diyecek aslında. Buna forward lane diyorum. Bu lane'i kopyalayıp yapıştırıyorum. Ters çeviriyorum. Diyorum ki kardeşim sen de reverse lane'sin. Yani biri gidiş yolu, biri dönüş yolu. Bunu da visual olarak görmek istiyorum. Yani sadece spline'la bunu doğru ifade edemiyoruz. O yüzden de ben birer arrow komponent ekleyeceğim şimdilik. Şu static mesh'e ekleyelim bir tane. Bunun boyutunu birazcık büyüteceğim. 5 yapacağım. Şöyle yapalım. 5 büyükmüş. 4, 3, 2, 1. 1 yeterli. Tamam. Bu yolun nereye doğru baktığı rengi kırmızı olabilir. Yok, mavi yapalım. Sonra bu arrow'dan kopyalayacağım. Forward lane'e atacağım. Forward lane diyeceğim. Forward lane arrow diyeceğim. Bunu sıfırlayabiliriz şöyle. Şeye gelsin, üstüne gelsin. Aynen. Bunu yeşil yapalım. İleriye gittiğini ifade etmek için. Kopyalayacağım, reverse lane'e atacağım. Bunu da yine sıfırlayabiliriz. 0 0. Rotasyonu doğru mu? Rotasyonu ters. Rotasyonu da sıfırlarsak eğer aynen. Bu da reverse lane arrow olacak. Ne oldu şimdi? Burak neyden bahsetti? Ne yaptı? Bakın şu an lane'imi attığımda şu arrow'larım birazcık küçük kalmış gerçi ama ben bu arrow'a baktığımda şeyi görüyorum. Zaten şuradaki arrow'u göremiyormuşum ama forward lane'im bu yönde. Backward lane'im de bu yönde. Sadece bu arrow'ları bir tık yukarıya alacağım. 50 birim. Bunu da 50 birim yukarıya alalım. Bir de büyüteceğim bunları. 2 daha uygun olacaktır. Bir de şuradaki arrow'u da dur şunu kırmızı yapalım. Geri gittiğimizi anlayalım. Buradaki arrow maviydi. Bunu da bir 3 yapalım. Ve bunu da 10 birim yukarıya alalım. Şimdi bakın ben şeridime baktığımda hiçbir şey bana söylemese bile ben şeyi anlıyorum. Evet bunun forward'ı burada, forward lane'i burada, backward lane'i burada görebiliyorum. Şimdi gelip bunu bir şöyle bir yol çizelim kendimize. Şu zemini de bir büyütelim. 100'e 100 olsun. Ki bir araba çok rahatlıkla uzun uzadıya ilerleyebilsin. Şöyle bakın ben bunları artık arka arkaya bağlayarak kendime bir yol yapabilirim. Ve bu yolu takip ettirebilirim. Ama bu yola nasıl gireceğini bir çözmemiz lazım arabanın. Yani işte bu yolun başlangıç olduğunu bir yerden bilmesi lazım bu arabanın. Ya kendisine en yakın lane'i bulacak araba ve o lane'e girmeye çalışacak. Bu bir ihtimal. Ya da başka mevzular var, bir düşüneceğiz. Şimdi ben izninizle bir araba atmak istiyorum sahneye. Arabamız Murat olsun. Sonra bu arabalara da bir şey çekmemiz lazım. Bu arada Hacı Murat'ı beğendiniz mi ya? Vallahi son bilgi kırıntıma kadar kullandım modelleyebilmek için ama içine kadar modelledim yani. Görünebiliyor mu bilmiyorum ama dur bakayım. Şöyle yapayım. İşte aynası var. Aynası şu an ayna gibi değil ama olsun. İşte kapıları oynuyor. Gösterebileceğim bakın. Kapıları açılıyor vesaire. Onun dışında neyisi var? Kaportasını falan açmıyorum ama en azından kapısı açılıyor. Belki animasyonlarını da yazmaya başlarız. Tabii canım çok daha iyi. Önceki bunu da bildiğin çünkü modelledik yani şey değil. Diğer ikisi birazcık PSX hilesiydi. Bu birazcık daha düzgün en azından. Şimdi aracımızın bir tanesini ben buraya koyuyorum, tamam mı? Bu araba şu anda ne yapıyor? Aktif pet bulmaya çalışacak ama aktif pet olmadığı için duracak.
Öncelikle şu arabayı bir çalışır hale getirelim isterseniz. Bu araba nereye gidiyor ya? Alo. Ne yapıyorsun? Senin aktif petin yok ki. Öyle rastgele gidiyor. Buna bir aktif pet bulalım önce. Şimdi şurada bizim get control pound'ımız var. Vehicle'ımız var. Vehicle'ın movement komponenti var. Şurada bir aktif pet buluyoruz ya. Bu aktif pet bulma kodunu bir değiştirelim izninizle. Diyelim ki bize en yakın pet'i ver. Şimdi şurada start driving bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Tamam. Şurası gitti. Buraya yeni bir fonksiyon oluşturuyorum. Diyorum ki find closest lane diyorum. Tamam mı? Bu ne yapacak? Get overlap şöyle bir diyelim. Overlapping diyemiyor muyuz? AI controller'da overlap çalıştıramıyor muyuz? Galiba. Dur bakayım. Ha yo var işte. Box overlap aktör istiyorum. Bir tane başlangıçta box collision atacak. Şuradan get vehicle diyorum. Get actor location diyorum. Buraya attım. Extend'imde belki çok uzakta araç bulabilmesi gerekir. Şöyle 10.000 diyelim. Şimdilik. Bir bakayım 10.000 ne kadarmış. Ondan sonra buraya object type'ı vereceğiz. Buraya kesinlikle bir lane şeyi açmamız lazım. Lane tipi açmamız lazım burada ki diğerki objelerden rahatlıkla ayırabilelim. Bir onu yapacağız. Ama şimdilik şurada bir lane açabilirim. BP lane diyelim. Bir bulmaya çalışsın bakalım. Bir de bana bunu şöyle bunu debuglarsan eğer draw box bana bir de bunu debuglarsan çok tatlı olur. Ki göreyim ne kadar uzak mesafeye bu şeyi atıyorsun. Line color'ın kırmızı olabilir. Sıkıntı değil. Duration'ın 5 olabilir. Thickness'ın 5 olabilir. Güle güle. Bye bye. Bir çalıştıralım bakalım. Bu 10.000 fiziksel ortamda bana ne kadarlık bir mesafe verecek. Arabanın tekeri iyi değil. Bakarız ona. İyileştireceğiz. Final hali değil tabii ki. Ne bu burada? Ben bir dünyanın şeyiyle galiba ya da 2 tane mi floor var? 2 tane floor var. Bu ne? Ne olmuş burada? Bu floor şey değil. Dur. 0 yap bunu. 1 yap. 2 yap. Dünyanın şeyiyle gridiyle benim zeminim çarpışıyor. Bak o kadar rahatsız ediyor ki beni. Flip flop iyi kod mu? Kötü kod yoktur ya. Lütfen kodları ayrıştırmayın bu şekilde. Kod faşizmine hayır. Bir bakalım. Bayağı fazla. Bayağı fazla. Zaten bu kadar yakınında araba yoksa yanlış yerde spawn etmişizdir. Okey. Sadece Z'de bu kadar yüksek atmasına gerek yok. 100 atsa yeterli. Ardından basit bir en yakın lane bulma kodu çalıştıracağız. Ne yapıyoruz? Nearest lane diyoruz. Buna lane diyoruz. BP come on BP lane diyoruz. Ondan sonra nearest distance diyoruz. Buna da float diyebiliriz. Ondan sonra bunları bir dönüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim için de kusuruma bakmayın. Get actor location. Ondan sonracığıma World Static değil ama bizim lane'imiz değil mi? World Dynamic'miş. Niye Dynamic ki?
Neden World Dynamic? Tam şimdilik World Dynamic olsun. Bir sıkıntımız olmaz. Şu lokasyonu da her seferinde çekmek istemiyorum. Şunu bir alalım. Sanki bir yerde kaydediyorduk diye düşünüyorum. Kaydetmiyormuşuz. Local variable vehicle location diyelim. Sonra burada hangi şeridi seçmemiz gerektiğine de karar vereceğiz. Vehicle location diyelim. Get distance diyelim. Distance. İki vektör arasındaki distance eğer bizim şu anki en yakın distance'tan daha küçükse bu bizim daha yakın distance'ımızdır. Ve bu da bizim en yakın lane'imizdir. What? Aktör mü dönüyor buradan? Oh shit. Cast to BP lane. Burada kesinlikle interface'lere vesaire girmemiz gerekecek. Neyse optimizasyon Burak düşünsün. Şu anki Burak düşünmüyor bunu. Sisteme yazmak daha kıymetli. Okey. Yalnızca burada nearest distance'ı başlangıçta çok büyük bir değer vermeniz lazım. Hatta ve hatta bunu burada da verebiliriz. Float max var mı ya burada? Float max. What? Float max. Yok, vermiyor. Tamam. Şöyle yapabiliriz. Bir problem değil. Ardından da buradan bize ne dönecek biliyor musunuz? Bu abimiz spline dönecek. Lane değil. Spline. Komponent. Nasıl dönecek? Öncelikle bu loop bittiğinde nearest lane'imiz valid mi diye bakacak. Eğer valid değilse bizim bir tane error mesajımız vardı ya. Log string değil. Log string ya. Değil ya, neydi? Print log. Hangi aktör? Aslında NPC controller'ı basmak yerine burada vehicle'ı basmak daha mantıklı. Hangi aktör? Vehicle. Can't find any lane nearby diyoruz ve logluyoruz ki gelecek Burak sorun yaşamasın. Şimdilik nearest line'daki forward lane'i verebilirsin bana. Sonra ben buna bir logic yazacağım. Get forward lane diyorum ve bunu veriyorum. Çünkü reverse'te de gitmesi lazım bu arabanın. Şimdi ben bu spline eğer is valid ise, çünkü valid olmama durumu da olabilir. Ne yapacağım? Benim aktif petimi set aktif pet. Bunun fonksiyonunu yazmış mıydık? Sanki vardı diye hatırlıyorum. Yoksa yazabiliriz. Dışarıdan set edecek miyiz? Edeceğiz tabii ki. Şuradan set active pet diyelim. Buna bir şöyle spline komponent vereceğiz. Ve şu active pet'i şu şekilde hop. Bunu da vehicle pet'ten değiştirmemiz lazım. Tamam, güzel. Bunu da spline komponent yapabiliriz artık. Çünkü o blueprint'ten kurtulmaya çalışıyoruz çünkü. Sadece spline üzerinde ilerleyeceğiz. Şöyle spline'e çektik, bunu da şu şekilde set ettik. Şimdi aktif pet kullandığımız yerlerdeki spline'ımızı direkt şu şekilde bağlayabiliriz. Bir yerde daha var. Onu da şu şekilde bağlayabiliriz. Tamamdır. Şimdi ne oldu? Bütün sistemimiz spline üzerinden gidiyor. Yani bizim eski pet sistemimizden kurtulduk. Şimdi bu aktif pet'i bulduktan sonra şurada ne yapacağız? Şunu set aktif pet diyeceğiz. Ve geri kalan işlemleri yapmaya başlayacağız. Ne yapıyor işte? Önce aracın tikini açıyor. Ardından bu pet'e olan işte yaw rotation'ını buluyor.
Eğer yeterince aynı doğrultudaysa direkt online diyor ve sürmeye başlıyor. Eğer aynı doğrultuda değilse kendisini ayarlıyor, işte geri gidiyor, ileri gidiyor, lane'e kendisini uydurmaya çalışıyor. Şimdi ben bu arabayı şuraya koyarsam eğer, hatta birazcık ona kolaylık sağlayayım isterseniz. Şöyle yapayım. Bu arabanın benim player start'ım nerede? Player start'ımı da şöyle yakına alayım ki her seferinde simulate etmek zorunda kalmayayım. Bu arabanın bu lane'i bulup bu lane'de sürmeye başladığını görebileceğiz. Ama lane'imiz bittikten sonrası bizim için bir muamma. Bakın lane bitti. Ne yapıyor? Yine buraya gelmeye çalışıyor. Yine bu lane'e gelmeye çalışıyor. Neden? Lane'imiz şu anda çok kısa. Bayağı kısa bir lane'imiz. Ben o yüzden şimdi 5 metrelik, belki 10 metrelik, belki 100 metrelik lane'ler oluşturacağım ki işte atıyorum böyle çok uzun bir yolum varsa ben bu yolu 1, 2, 3, 4, 5, 10 tane blueprintle değil tek bir blueprintle kurayım. Aktör kolum azalsın. Ama şehir içinde mesela çok küçük şeritlerim vardır. Sürekli döneceğimdir. O zaman bu küçük parçaları kullanırım. Bakalım. Koda bir bakalım. Hocam ne olmuş size? Geçen yıl girmiştim en son videomuza. Ne olmuş? Bir bakayım kendime. Bir şey olmamış ya, gayet iyiyim. Bir şey sorabilir miyim hocam? Merhaba, yazdıklarım çıkıyor mu? Çıkıyor. Görüyorum ama kod yazdığım için arada odaklanmam gerekiyor. Zaten yayında da görünüyor kodlarınız. Hayır, yayın sadece mesajlarına bakamıyor yayını açtı. Aynen bakıyorum ama cevaplara. Şu an pişirmekle meşgul. Aynen Eren öyle. Siz yazın sorularınızı chat'e. Siz kendi aranızda muhabbet edin. Bana bakmayın. Hiçbir şey kaçırmadınız. Eski sistemi şu an yeniye taşıyoruz. Sadece tek bir pet vardı ya. Artık yol parçalarında araçları sürmeye başlayacak arabalar. Şu an onu yazıyoruz. Şimdi mesela ben bu sistemin doğru çalıştığını görmek istiyorum. O yüzden bu lane bizim baba lane'imiz olsun, tamam mı? Parent lane'imiz olsun. Ben bu lane'i kullanarak yeni bir child blueprint oluşturayım. Diyeyim ki lane ama curve test. Bakalım bu sistemimiz düzgün çalışıyor mu? Şöyle şunu atayım sahneye. Niye bir yere yapışıyorsun? 10 diyeyim. 5 diyeyim. Şunları uzaklaştırayım sahnemden. Böylelikle en yakın Allah. Böylelikle en yakın curve lane'im bu curve. Allah oğlum ya, niye böyle yapıyorsun bana ya? Hı. Böylelikle en yakın lane'im bu olsun ve bu curve testin şu forward lane'ini bir şöyle bir curve'leştirelim. Bakalım takip edebiliyor mu bu abimiz? Yani bir sistem yazdık. Sistemimizin önce doğru çalıştığını test etmemiz lazım. Eğer siz varoluşsal olarak kendinize sürekli güveniyorsunuz yazılımcı olarak. Sürekli güvenirseniz, atıyorum ben şimdi bu sistemin üstüne bir sistem daha yazarsam, bu sistem düzgün çalışmıyorsa iki sistemi de baklamam gerekecek. O yüzden böyle yazdığınız parçaları küçük test ederseniz kafanız daha rahat olur. Hocam Paint'te renkler gelmiyor, nasıl yaparım? Feyzullah, benim kanalımda Paint Authorized Instructor mı yazıyor yoksa Paint Community Lead mi yazıyor? Hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor valla. Sizlerin nasıl gidiyor? Teşekkür ediyorum. Sıfır kod hatalı yayın dilerim. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bakalım bu aracımız bu curve'ü takip edebilecek mi? Bir öncelikle onu bir test edelim. Hatta ben bir arabanın üstüne çıkabilecek miyim? Bir ona bakayım. Ha, çok güzel, tamam. Arabamız götürsün bakalım. Şu anda bir curve'ü takip ediyormuşuz gibi bir his var bende. Sizde de var mı bilmiyorum. Gayet şu an o verdiğimiz curve'ü takip ediyor. Bu da beni sevindiriyor açıkçası. Hocam karakteri Felin çemberinden kaç abonede geçirsin? 100 abonede ben Felin çemberinin kendisi olurum. Sinan kardeşim, hoş geldin. Gayet güzel, gayet güzel. Verdiğimiz curve'de devam ediyor. Şimdi bu curve'de iki ihtimalimiz var kontrol etmek için. Bu curve'ün bittiğini bir şekilde bilmemiz lazım. Yani bizim bu şeridin sonuna geldiğimizi
bilmemiz lazım ki bir sonraki şeridi bulabilelim. Bunu collision'larla yapabilirsiniz. Yani bu şeridin başına bir collision koyarsınız. Dersiniz ki ha ben şu anda yeni bir şeride girdim. Bu şeridin sonuna bir collision koyarsınız. Ha ben bu şeridin sonuna geldim. Ya da daha böyle parametrik, daha sistematik bir sistem yazarsınız. Ben ikinci ihtimali seçiyorum. İkinci yolu seçiyorum. Bunun nedeni de collision'ların sürekli sistemde. Şimdi sizin engine'iniz arkada çalışıyor, tamam mı? Arkada bayağı motor çalışıyor yani. Motor her tikte sizin sahnenizdeki bütün collision'larınızı kontrol ediyor. Diyor ki bu collision var. Bu collision var. Bu collision'lar birbirleriyle etkileşime geçiyor mu? Üçüncü bir collision var. Dördüncü bir collision var. Bunların tamamı birbiriyle etkileşime geçiyor mu? Her frame soruyor bunu. Sizin sahnenizde ne kadar aktör varsa collision'a açık. Ne kadar collision varsa sadece collision. Sizin aslında o tek frame'de sorduğunuz soru sayısı artıyor. O yüzden de sahnenizde işte bu tarz, atıyorum işte bu şeritler gibi çok fazla aktör sayısı olacaksa collision'dan başka bir şeyler düşünmek gerektiğini, daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun için de tabii ki yine bir collision check'i yapmamız lazım. Ama bu collision check'ini her frame'de yapmanıza gerek yok. Sadece ben şu frame'lerde yapabilirim. Benim NPC controller'ım bu yolun sonunun geldiğini az çok biliyor. Nerede biliyor? Bakın şurada calculate driving on path'te biliyor. Nasıl biliyor? Şurada calculate delta rotation on path'te biliyor. Nasıl biliyor? Burada ben şu anki lokasyonumdan işte şeyin lokasyonunu buluyorum. Bu spline'daki en yakın lokasyonu buluyorum. Ardından oradaki pet'i buluyorum. Ben aynı zamanda burada şey de sorabilirim. Ben bu pet'in ne kadarlık mesafesine gittiğimi sorabilirim. Yani ben bu pet'in başında mıyım? Ortasında mıyım? Sonunda mıyım? Ben bunları sorabilirim. Nasıl sorabilirim? Gelin bir bakalım. Şimdi ben burada sormak istemiyorum bunu. Calculate delta rotation to the path. Çünkü burada sorduğumuz soru bambaşka. Bu fonksiyonun niyeti bambaşka. Bu bize delta rotation'ı veriyor. Bu delta rotation'a göre biz araçta sürmeye bakıyoruz. Burada calculate driving path bize şeyleri veriyor. Ne kadar gaza basacağız, ne kadar direksiyon oynatacağız onu veriyor. Bunun üstünde ne yapıyoruz? Bakın burada update on lane. Bizim soracağımız yer burası. Yani biz bu lane'in sonuna geldik mi diye sormamız gereken yer burası. Hocam Unreal Engine Pro'su sizsiniz. Siz bilmiyorsanız da ben mi bileceğim? Yani Paint'i de Unreal Engine biliyorsam Paint'te master mı olmam lazım. 85 yaşında bir tane nine var. Paint'te çok güzel görseller çiziyor. Gördünüz mü onu sosyal medyada? Rota hoş geldin. Ayağına sağlık. Şimdi ben burada sormak istiyorum. Ne soracağım biliyor musunuz? Aktif petimi biliyorum. Şu anki vehicle'ımın pet'in lokasyonunu biliyorum. Şurada vehicle'ımın lokasyonunu alabilirim şuradan. Rotasyonunu almayacağım. Sadece lokasyonunu almak istiyorum. Update online'de. Bu aktif pet'i veriyorum. Get vehicle'ı biliyorum. Ve diyeceğim ki şurada her şeyden önce spline component zaten bu. Get distance diyeceğim. Get time diyeceğim. Direction değil, location değil. Get closest, get find. Find location, closest word location diyeceğim başlangıçta. Tamam mı? Lokasyonumuzda get actor location olacak vehicle'ın. Bu world olabilir. Ardından bu aktif pet'teki get time diyeceğim. Şurada dur bakayım hangi fonksiyondu? Get direction at time, get location at time. Time'dan location'a gidebiliyoruz da location'dan time'a gidemiyor muyuz? Get time. Time yazayım bir bakayım.
Predict local transform at time değil. Get controller değil. Get direction at time. Ben bir şekilde time'a gitmem lazım. Ya da distance'a gitmem lazım. Peki şöyle yapsak. Bunun length'ini biliyor muyuz? Get spline length biliyoruz. Ardından get distance location. Get location at distance değil. Get distance along spline at location. Aynen öyle. Bu lokasyonu vereceğiz. Work diyeceğiz. Bu bize bir distance verecek. Bu distance'la şu spline length'i bir bastırmak istiyorum. İzninizle debug'ta. String diyelim. Bir append diyelim bakalım. Biz şu anda spline'ın ne kadar uzaklığında olduğumuzu bilebiliyor muyuz? Spline length'i şöyle virgülle ayıralım. Ya da böyle bir şu çizgiyle ayıralım. Bunun başına sonuna virgül koyalım, koyalım. Diyelim ki abim bana şu anki lokasyonu ver. Bir de spline'ın length'ini ver. Bakalım durumlarımız nelermiş. Feyzullah, eğlendiğini düşünüyorsun. Ben de eğleniyorum kardeşim. Seni geçici olarak bir engelliyorum 24 saat. Dinlenebilirsin. Teşekkür ediyorum. Bu yayında kafa patlatıyorum ben. Sen kafa patlatmıyor olabilirsin. Eğlenelim tabii ki. Benimle eğlenebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz ama sizin eğlencenizin benim eğlencemle paralel olduğuna emin olun bence. Benim ninem falan demen komik değil bence. Bilemiyorum, sana komik geliyor olabilir. Ne oldu ki ya? Lane'imiz nereye gitti? Ha, görünmüyor. Çünkü gridimiz o kadar büyük ki. Tamam ya, şu kalsın. Dert değil. Sadece spline'ı bir yapalım. Aynen. Hocam grafikleri nasıl piksel piksel yaptınız? Adı ne bunun? Retro efekt. Post process efekti. Çok basit bir şekilde. Bakalım. Daha mesela şeye giremedik. Spline'e giremedik. O yüzden 0 yazıyor ekranda. Girdik, bakın yükselmeye başladı. Yani bunun sonu 22.994 total uzunluğu. Biz şu anda spline'ın 4000. uzunluğundayız. 5000. uzunluğundayız. Yani artık şeyi biliyoruz. Biz bu spline'daki yüzdemizi biliyoruz. Ne kadar uzakta olduğumuzu biliyoruz. Gayet güzel. Gayet tatlı. Biz bunu kullanarak, bu bilgiyi kullanarak şunu yapabiliriz. Spline length'te ben bunu bölersem eğer ve bu eğer nasıl söyleyeyim 0.9 sa, yani biz artık bu spline'ın bütün uzunluğunun %90'ını aştıysak bizim artık lane değiştirme vaktimiz gelmiştir demektir. Şöyle yapacağız. Bir branch açacağım. Diyeceğim ki eğer 0.9'dan küçükse devam edebiliriz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama bunu her frame sormaya gerek var mı? O da bir soru işareti. Yani update lane her frame'de çalışıyor ya. Her frame'de çalıştırmayacağım bunu. Bir beklesin burada. Her frame çalışsın çünkü bizim belki sahnede 30 tane arabamız olacak. 50 tane arabamız olacak. Ben şey istemiyorum. Oha, 35 tane bildirim geldi. Arkadaşlar Instagram'da şu an patlıyoruz. Bakın. 50 tane takip geldi. 1 saniyede. Görebilecek misiniz? Bak. Bak. Oğlum bot mu atıyorsunuz lan Instagram'dan? Doğruyu söyleyin. Bot atıyorsanız vallahi atmayın ya. İstemiyorum. Merhabalar. Oğlum 1576 takipçi oldu arkadaşlar. Yayının başında kaçtı hatırlamıyorum. Bir şöyle bir Insta'ya da bir hikaye atayım. Bir Hi Insta atar mısınız arkadaşlar? Hatta şöyle araç sürmedeyken atayım. Bir Hi Insta atabilirseniz o kadar mutlu olurum ki anlatamam. Şöyle arabanın üstüne çıkabilir miyim acaba? Niye çıkamadım? Dur, arabanın üstüne çıkayım. Sonra sizden isteyeceğim. Ulan
Hadi oğlum ya. Bence yapabilirsin. Bence yapabilirsin CJ. Önünden atlasak. O kadar şey atlıyor ki. Heh, çıktık. 3 kişi mi? O zaman story atmıyorum. Böyle atayım. Yapacak bir şey yok. Siz bilirsiniz. Dur şöyle yapayım. Birisi yazdı. Birisi yazdı, ayıp olmasın. Yayındayız. Tamam. Görünenler göründü. Silent Moon falan göründü. Bilmiyorum. Dinleyenler oldu. Tamam. Şimdi 0.9'dan büyüksek dedik. Lane değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz lane? Çok basit bir yöntemim var. Find closest lane'imiz vardı ya bizim. Biz bunu tekrar çalıştırabiliriz. Ve bunu set active lane yapabiliriz. Bu şimdilik. Bu şimdilik. Şey yapmayın. Hani daha güzel sistemler yazacağız. Bu şimdilik. Şimdi şu curve testi buraya koydum. Tamam mı? Ve buraya lane ekleyeceğim. Bunun yanına. Hatta ve hatta bunun lokasyonunu bir kopyalayalım. Lane atalım. Yapıştıralım. Ve bunu şöyle arkasına ekleyelim. Şimdi benim beklediğim sistem şu. Bu aracı önce bu lane'lere girecek. Yani önce en yakınındaki lane'in forward lane'ini bulacak. Ona gidecek. Sonra oradan devam edecek sürmeye. Ama burada sürmeye devam ettiğini doğru şekilde anlayabilmemiz lazım değil mi? Öbür türlü ya zaten düz gidiyordu. Direksiyonunu değiştirmez ve sürmeye devam eder gibi bir durum olsun istemiyorum. O yüzden şimdilik şöyle bir şeyler deneyeceğim. Şöyle. Hani farklı sanki böyle değişik lane'lere giriyormuş gibi görünecek birazcık. Ardından da bundan sonra bu curve lane'e girer diye düşünüyorum. Bir bakalım aracımız nasıl bir yol takip etmeyi tercih edecek. Başlangıçta en yakın lane'i buldu. Sürdü. Ardından en yakın lane'i buldu. Sürdü. Ardından en yakın lane'i buldu. Sürdü. En yakın lane'i buldu ve curve lane'e girdi. Şu an belki de şerit sistemimizin %90'ını falan tamamladık. Bundan sonrası nedir biliyor musunuz? Ben şeyim böyle birazcık kendimi zorlamak istiyorum. Birazcık eğlenmek istiyorum dediğiniz noktalar artık gelmeye başlıyor. Çünkü bizim sistemimiz çok kötü olsa bile şu anda neleri kapsıyor biliyor musunuz? Bakın. Ben bu lane'i alıp böyle yapabilirim. Tamam mı? Bak şimdi. Biliyorum çok kötü. Biliyorum sizin düşündüğünüz şey değil. Biliyorum gerçek dünyada böyle çalışmıyor. Ama bizim aracımız şu anda buradan girip teorik olarak burayı takip etmesi lazım. Eğer bu lane en yakın lane çıkmazsa. Çıkabilir. Bilemiyorum. Bir bakalım. Çünkü birazcık uzağa koydum. Belki bu lane daha uzak çıkabilir. Yok. Bakın bu lane daha yakın çıktı. Buraya girdi. Buradan buraya girdi. Ve birazdan da curve lane'e girecek. Ve yoluna devam edecek. Aslında gördünüz değil mi? Yani yaptığımız çok basit bir sistem. Çok çekirdek bir sistem. Bizim neredeyse bütün trafik sistemimizi kurgulayacak şekilde. Yani siz bu lane'leri, şu lane'leri şehrinizin yollarını kuracak şekilde kurduğunuz anda saniye attığınız herhangi bir araba sizin şehrinizde dolaşmaya başlayacak otomatik olarak. Bakın ben buraya da bir tane araba atacağım. Ve şu curve lane'i bir kaldıracağım. Ve burada küçük bir loop kuracağım. Nasıl bizim parkımızın çevresine bir loop kurmuştuk hatırlarsanız. Buraya şöyle bir şey kuracağım. Ve şunu da şöyle bırakacağım. Şimdi bakın burada bu iki araba, şöyle bir F8 diyelim. Bu iki araba bu dört yol arasında böyle yuvarlak çizecek sürekli. Ve şehrimizde dolaşacak. Yani biz artık şu anda işte nasıl söyleyeyim, herhangi bir 3 yolumuz 4 yolumuz olmasa
herhangi bir kavşağımız olmasa bizim araçlarımız sonsuza kadar şehrimizde dönecek. Ama biz burada araçların karar almasını istiyoruz. Nasıl kararlar almasını istiyoruz? Bir yol ayrımına geldiğinde bazı araçlar sağa dönecek. Bazı araçlar düz gidecek. Bazı araçlar sola dönecek. Bazı araçlar U dönüşü yapabilecek. Böylelikle bizim şehrimizde sürekli farklı yolları seçen, sürekli farklı kararlar alan araçlar olacak. Bu da işi birazcık daha dinamikleştirecek. Niyetimiz bu. En azından yazmak istediğim sistem bu. Bakalım bizi neler bekliyor. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hocam tam zamanlı öğrenme süreciyle ilgili Unreal Engine 5'te Medium seviyeye ne kadar sürede geliriz? Bence 2 sene. Bence. 2 senede gelirsiniz. Tabii ki aktif olarak bir projede çalışmanız lazım o 2 senede. Yani şey değil. Kendi başınıza o seviyeye gelmeniz çok zor. Bir ekiple çalışmanız lazım. Bir projede çalışmanız lazım. O projenin bence bir müşteriye, bir oyuncuya, bir stakeholder'a çıkması lazım. Yani kendi kendinize hobi yaptığınız projede de o seviyeye gelmeniz zor. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Tamam. Galiba anladık, değil mi? Ama ben istiyorum ki araçlar sadece forward lane'e gitmesin. Backward lane'i de seçsin. Yani bizim şurada 2 farklı lane'imiz var ya. Bir ileriye gitme lane'i, bir de geriye gitme lane'i. Ben lane seçerken şuna da dikkat edeceğim. En yakınımdaki lane'i bulacağım. Evet. Ve bu lane'de hangi şerit, yani ileriye gitmek mi, geriye gitmek mi bana daha mantıklı, onu bulacağım. Böylelikle ben bir arabayı şöyle koyduğumda, bakın şimdi şöyle koyacağım, tamam mı? Böyle koyacağım ve böyle seçeceğim. Bu arabanın şu anda en mantıklı olan yolu bence şöyle gidip böyle gitmesi. Yani şu kırmızı yolu takip etmesi. Ama bu araba en yakın pet olarak bunu bulacak. Ve bunun forward lane'ini seçecek. Bakın şimdi çok çok garip şeyler olacak. İzleyin pembe arabayı. Pembe araba nereye gidiyor? Güle güle pembe araba. Güle güle pembe araba. Bak. 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 Daha demin düzgün çalışan sistem bir anda ne hale geldi görüyor musunuz? Bir anda ne hale geldi? İşte mesele, ben şimdi o sistemim çalıştı, o nasıl böyle dönüyor. Ben bununla bütün şehri çalıştırırım derseniz sonunuz şu pembe araba gibi olur. Allah bilir ne düşünüyor, aklında neler kuruyor, değil mi bu? Bir oyunun içinde miyim? Acaba bu gittiğim yol mudur? Vardığım yer midir? Bu hayattaki amacım nedir? Acaba bir yere varabilecek miyim diye düşünüp duruyor ve gitmeye devam ediyor. Bu tarz şeylere gelmemek için işte amacımız zaten daha düzgün bir sistem yazmak. Niyetimiz o. İşte şimdi İstanbul trafiğine benzedi. Aynen öyle. Şimdi niyetim şu. Bu tarz durumların önüne geçmek için evet, en yakın lane'im hangisi? Ve bu lane'de benim, bu şeritte, bu yolda benim seçeceğim en mantıklı şerit hangisi? Ona bakalım. Lane demek doğru değilmiş galiba. Road diyelim ya buna. Buna road diyelim. Lane çünkü içindeki aslında şeyler, spline'lar. Demişken de şuradan closest lane, zaten bu closest lane'i bulacak. Tamam, bunda sıkıntımız yok. Tamam, güzel. Şimdi ben en yakın lane'i buldum. Onda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama buna lane demeyelim. Nearest road diyelim. Variable adı olarak. Selam, hoş geldin Mehmet Emir. Muhammed Emir, nasılsın, iyi misin? Nearest road'dan ben forward lane'i seçiyorum ya. Hayır abi, forward lane'i seçmeyeceğim. Neyi seçeceğim? Benim forward vektörümle en az yaw rotation olan lane'i seçeceğim. Onun için de ben
arrow'ları boşuna atmadım burada. Şuradaki arrow'ları. Bu arrow'ları kullanacağım. Nasıl bu arrow'ları kullanacağım? Get forward lane arrow diyeceğim. Bunu alacağım. Ve bunun forward vektörünü alacağım. Ardından benim arabamın nerede? Arabamın get forward vektörünü alacağım. Ya da direkt şöyle yapabilirim. Şöyle yapabilirim. Yo böyle. Get forward vektör. Get forward vektör. Bu ikisinin arasında şundan atsam daha doğru olacak. Şöyle yapsak daha doğru olacak. Find look at rotation diyorum. Ama bu lokasyondan bu lokasyona hayır. Şöyle diyelim. Çünkü böyle dersek bir lokasyondan diğer lokasyona bakış açısı olur. Ben bunu istemiyorum. Ben şunu istiyorum. Göstereyim. Paint'i açalım artık. Herhangi bir dünyadaki iki doğrultunun arasındaki rotasyonu istiyorum. İkisi farklı şeyler. Yani o find look at rotation şu. Dünyadaki iki noktanın bir noktadan diğer ikisine bakış açısı. Benim istediğim şu. Bir tane şöyle doğrultu var. Bir tane böyle doğrultu var. Ben bu iki doğrultunun arasındaki açı farkını istiyorum. Bu da dot product'la çözülür. Bu dot product iki açı arasındaki yani iki vektör arasındaki nasıl söyleyeyim açıya göre bir sonuç verir. Ben bunu bir bastıracağım öncelikle. Şöyle bir print string diyelim. Bu açıyı bir bastırsın bakalım. Forward bizim forward lane'imizle olan açıyı. Ama bir şu arabayı bir silelim. Şunu şöyle bir alalım. Bir önce bir şu en yakındaki forward vektörü yani bizim normalde istediğimiz senaryoda alacağımız bir değere bakalım. Bakın değer 1. Yani aynı doğrultuda demek oluyor bu. Eğer ben bunu mesela şöyle birazcık çevirirsem değer 0.86. Yani hala aynı doğrultuda ama birazcık off. Mesela şöyle yapalım. Ne bekliyoruz burada peki? Tam şu anda totomu döndüm. Aracın totosunu döndüm. Bu lane'in, bu şeridin, bu yolun forward lane'ine. Ne değer bekliyoruz? Bana bağış yapmayın. Teşekkür ediyorum. Batuhan Hoşgör. Bağış yerine başka insanların Katıl abonesi olmasını destekleyebilirsiniz. Yani gönderdiğiniz herhangi bir para şu anda cebime girmiyor. YouTube'dan para kazanmıyorum. Kuruş para kazanmıyorum. Ama topluluğu büyütmek için Katıl abonesi olabilirsiniz ya da insanlara Katıl abonesi üyeliği hediye edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. -1 diyenler doğru kazandı. Basıyoruz. -1 değeri geldi. Oğlum dünyanın en zeki topluluğu siz misiniz ya? Şey yapıyor ya video oyun. En sevdiğim takipçim sensin diye. En zeki takipçilerim siz dersiniz. Aynen öyle. -1. Yani biz bu değeri alarak çok rahatlıkla şeyi bilebiliriz. Bizim doğrultumuz nereye doğru? Yani forward'a doğru mu? Backward'a doğru mu? Burada yapacağım şey basit. Eğer benim değerim dot product'ım sıfırdan büyükse hatta bunu şöyle yapabiliriz. Select sıfırdan büyükse ben nearest road'un get forward lane'ini alırım. Değilse get reverse lane'ini alırım. Ve bunu da returnlerim. Şimdi ne bekliyoruz? Şimdi düşünmemiz gereken başka mevzular var. Onlara bakacağız. Onlara bakacağız. Şimdi bu arabanın en yakın lane'i bu.
Forward lane'e ters olduğu için seçeceği lane bu. Reverse lane. Ama bakın reverse lane buradan başlıyor ve burada bitiyor. Yani bizim eğer elimizde şöyle bir yol olsaydı ne olurdu bilemiyorum. Düşüneceğiz artık. Şimdi bir simulate diyelim bakalım. Bakın döndü. 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 Hala reverse lane'e gidemiyor. Sebebi de bizim reverse lane'in başlangıç noktasının burası olması ve düzgün bir şekilde çalıştıramıyor olması. Neden? Çünkü burada bizim hala reverse lane seçiliyor. False'da değil mi? Büyük reverse lane. Bir yazdıralım bakalım hangi lane'i seçmiş. Bizim bu ihtimali şimdi çözmemiz lazım. Yani işte yakın ama arkasında kalıyor. Ne yapacağız? Ona bir karar vermemiz lazım. Bakın reverse lane'ini seçti. Normalde bunun. Ama nokta arkasında olduğu için arkasındaki noktaya gitmekte zorluk yaşıyor. Şimdi ona bakacağız. Çok sağ ol Batuhan Hoşgör. Teşekkür ediyorum. Yol Generation daha yazmadık. Yazacağız ama. O daha çok döner. Aynen öyle. Şimdi normalde böyle bir senaryo olması çok zor. Neden? İşte mesela böyle bir yolumuz var ya. Normalde yolun böyle olması lazım. Değil mi? Bunun devamının olması lazım. Böyle olduğunda bu yolun bu reverse'ünü seçecek ve burada devam edecek. Buna bir bakalım. Yine döndü. Hangisini seçtin peki? Bu sefer lane 14'ü mü seçtin? Lane 10'u mu seçtin? Bir yazdır bakayım. Hala lane 10'u seçiyor. Neden? Çünkü bunun orijin noktasından hala yakın. Yani seçim yaparken şimdi find nearest road diyoruz önce. Bu iki road'a bakıyor. Bu iki road'dan yakın olan road bu. Ama bu road'un lane'i bize uzak olan lane. Yani biz burada aslında seçmemiz gereken lane şu kırmızıyken biz arkadakinin kırmızını seçiyoruz. O yüzden burada yapacağımız find nearest road, find nearest lane'de küçük bir adaptasyon yapmamız lazım. Kick'te yayın açmıyorum. Çünkü şu an kitlemiz YouTube'da. Bu seriye YouTube'da başladık. YouTube'da da bitireceğiz. İstersek 5 izlenelim ki izlendik. 100 izlenelim, izlendik. Benim niyetim burada YouTube'da amacım izlenmek değil. Amacım burada bir eğitim içeriği çekmek. Bu eğitim içeriğinden çıkacak şey de tamamen sizin desteklerinizle değişecek. O yüzden ha burada 30 izlenmişiz, ha Kick'te 200 izlenmişiz bir şey fark etmeyecek benim için. Yeni araçlar ekleyeceğiz. Ekleyeceğiz mutlaka. Şimdi şu koda bir bakalım. Şimdi burada en yakın lane'i bulduk ya. En yakın lane'i bir bulmayalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Şunu yapalım. Şimdi bu road'ların içindeki lane'lerin de kendi vektör lokasyonları var. World lokasyonları var. Bakın reverse lane'inki burada. Forward lane'inki burada. Bence bunu çalıştıralım. Nasıl yani? Biz road'u bu şekilde overlapledik ve lokasyonuna göre çalıştırdık ya. Bu güzel. Çalıştırabiliriz. Öncelikle bu lane'lerin içerisindeki get bu bir kere öncelikle bir row'da keslememiz lazım. Bunu bir kaydetme. Bunun içerisinde bir forward lane var. Bir reverse lane arrow var. Bunlardan en yakın olanı seçip aynı zamanda da aynı doğrultuda olanı seçmemiz lazım. Yani şöyle çizmeyelim. Şurada bakalım. Şimdi burada iki tane var. Güzel. Bunlardan benim benzer doğrultuda olduğum ve bana en yakın olanı seçmem lazım. Burada iki tane sorgu yapmam lazım. Birincisi benzer doğrultuda olmam. Yani şurada yaptığımız kontrol var ya, benim vehicle'ımın şunla bunun
Sadece forward'a baksam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü lane'leri kontrol etmem yeterli olacak. Şu forward lane aktörünün, yani şuradaki kodun birebir aynısını alacağım. Çünkü bu doğruysa diğer ikisi yanlıştır zaten. Eğer forward vektörüm aracımın forward vektöründen, buradaki forward lane vektör sıfırdan büyükse bu candidate'tir. Bir de ben bunun şuradaki forward lane arrow'undan bunun get word location'ı benim aracımın lokasyonuyla arasındaki distance nearest distance'tan küçükse ben bunu bu şekilde çalıştırabilirim. Ama eğer benim açım forward vektörle, yani forward lane'le aynı değilse bu sefer ne yapacağım? Forward lane'le değil, reverse lane'le aynısını yapmak. Yani reverse lane'in get word location'ını alıyorum. Ve geri kalan her şey aynı. Şimdi bunları birazcık fonksiyonlaştıracağız zaten birazdan. Önce bir logiğimizi yazalım. Şundan kurtulduk. Ne yapıyoruz artık? Evet, road'lara bakıyoruz ama road'ların içerisinde şeyi seçiyoruz. Forward'a mı gidiyoruz, backward'a mı gidiyoruz ve bunlar arasında bize en yakın olan hangisi? Ve burada bu for each bittikten sonra şurada yaptığımız işlemlere ihtiyacımız artık kalmıyor. Burada nearest road'u hala atayabiliriz ama. Değil mi? Aynen, bir nearest road'u atalım. Yo. Direkt ben şunu atayabilirim artık. Nearest lane diyebilirim. Set diyebilirim. Burada benim forward lane arrow'umdur. Dur. Burada benim get forward lane'imdir. Burada da benim reverse lane'imdir. Bunu bir düzgünleştirmek lazım. Get reverse lane. Yani aslında tek de çözmüş olduk. Şuradaki distance'ı da atayalım da sonra çalışmamazlık yapmasın. Burada da eğer benim nearest lane'im validse, yani bir lane bulduysam bu lane'i dönebilirim. Ve burada küçük bir debug da atmak istiyorum izninizle. Nasıl bir debug? Burada yeni bir lane bulduğumda nearest lane, ihtiyacım yok aslında. Var. Şurada bir debuglayabilirim. Nasıl debuglayacağım? Buradaki işlemleri yapmadan önce bir bakalım ya. Ben düzgün çalışacağını düşünüyorum. Debuglamaya gerek yok. En kötü çalışmazsa debuglarız. Şimdi ne olacak? Sahnemde 2 tane road var. Bu road'dan en yakın olan road'u değil ki en yakın olan road şu anda bu. Çünkü vektörel olarak ne kadar ben bu road'un üstünde dursam da şu anda bunun şeyi burada. Orijini burada. Pivotu burada. Bunun pivotu burada. Siz iki aktöre olan uzaklığınıza bakarken her zaman pivotu çalışır. Yani sen görsel olarak şu anda belki dünyevi olarak bu daha yakın geliyor olabilir sana ama bunun orijini burada olduğu için, pivotu burada olduğu için bu yol daha yakın. Mehmet hoş geldin. Çok sağ olun hocam bilgi için. Bu arada yapay zeka ne yönde etkiler sektörü? Kısa bir bilgi verebilir misin bu konu hakkında? Game dev'e gireceğim veya da adalet okuyacağım. AÖF bitirdim, kararsız kaldım. Yani bence adalete gir. Yandan oyun geliştirmeye başla hobi olarak. Çünkü oyun geliştirmeden para kazanmaya başlaman birazcık daha zor olabilir. Pivotu ortaya çekmek istemiyorum. Çünkü o zaman şu kabiliyetimi kaybediyorum. Direkt köşelerden
yolları birleştirebiliyorum ya. Ortadayken de tabii ki birleştirebilirim. Ama şu bana çok zevk veriyor. Yani işte forward'ının başta olması lane'in. Çünkü bu yol atıyorum şimdi şurada curve lane yaptık ya. Nerede o? Trafik. Dur. Road. Bundan bir child oluşturayım. BP road 20 metre diyeyim mesela. Şimdilik yapıyorum. Anlayın diye. Şöyle bir yol olduğunu düşünün. Tamam mı? Bir tane de. Şimdi eğer ben orijini ortaya koyarsam bunda ne olacaktı? Ben bütün şeyimi kaybedecektim. Bu grid sistemini kaybedecektim. Neden? Gelin bakalım. Bakın. Hepsini ortaya çekiyorum şöyle. Left. Bak. Tam ortaya çekemedim de. Birazcık daha ortaya çekeyim. Ulan road'u mu yaptım? Yok. Bak. Şimdi ben yol döşüyorum, tamam mı? Şunu bir eksi 5 diyeyim. Yol döşüyorum. Bak bir tane road attım. Bir tane road attım. Bak sürekli bunu offsetlemem gerekecek. Bir tane daha şuradan bir tane daha yol attım. Yol attım. Kardeşim rica ediyorum. Spline'ı hareket ettirmek istesem spline'ı seçerim. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Alo. Spline'ı istemiyorum ben. Hı. Bak şeyi görüyor musun? Şimdi 20 metrelik yolum var, 5 metrelik yolum var, 10 metrelik yolum gelecek. Her seferinde ben farklı birim kaydırmam gerekecek her birine. Ama ben hepsini başa koyarsam 5 metrenin sonuna 20'yi koyarım ve tak diye çalışır. Hatta ben bunları ilerleyen zamanda belki bir jeneratör yazacağım. Yol generator'ı. Otomatik olarak oluşturacağım. Böylelikle hepsinin pivotunun başta olması tık 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 Lego gibi ilerletecek beni. Ben böyle düşünüyorum. Siz ortaya alıp benim bu çözdüğüm sorunlarla uğraşmayabilirsiniz. Ama bence bu daha temiz bir sistem yaratacak diye düşünüyorum. Bir bakalım. Bu abimiz o kadar konuştuk. Tekrardan salak saçma bir şekilde tur mu atacak? Yoksa bu yolu seçip şöyle gelip bu yola gelip ardından pıt 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 ilerleyecek mi? Bir bakalım. Haydi. Simulate. Alo. Ne yaptı acaba? Ne düşündü acaba? Yahya, tabii ki söyleyebilirsin. Sen yaz chat'e, ben bakacağım kardeşim. Ne yaptı acaba? Tamam, bir güzelinden bir debug yazmamız var artık. Bir şunu bir çalıştıralım bakalım. Ne düşünüyor abimiz? Şimdi tahmin ettiğimiz gibi oha 18 tane yolu nasıl buldun ya? Demek ki çok yazmışız. Evet, Godot'tan oyun yapıyorsun. Tek mesajda da yazabilirsin ya kardeşim. Şey yapmana gerek yok. Öyle tek tek yazmana gerek yok. 4 tane yol buldu. Tamam 4 tane yol bulma. Bana şu 2 tane yoldaki senaryoyu anlat. Bunları bir silelim. Bana bu 2 yoldaki senaryoyu anlat. Derdin nedir? Çünkü bana şunlar nerede? Şunları da bir silelim. Bana çünkü dur burada diyeyim ki true road wrong road. Selamlar Fixi, hoş geldin. Şimdi burada bana true road'u vermesi lazım. Böylelikle isimlerini de düzgün verdik. Şimdi 2 tane yolumuz var, tamam mı? Bir tanesi, niye bunların adı BP18 geldi?
Kardeşim benimle dalga mı geçiyormuşsun? Ben bunun adını değiştirdim. Bir daha atarım. Şöyle yaptık. Road diyen doğru road. Road 2 diyen yanlış road. Oradan bilelim. Şimdi 2 tane road'umuz geldi. Oğlum road 30, road 29 ne ya? Ha tamam, şurada yazıyor bir şeyler. Neyse buluruz. Şimdi road'umuz geldi. Burada baktık. Forward lane arrow'umuzla açımız false. -1 geldi. Gayet güzel. Bu hangisi olduğunu bilmiyorum şu anda. Böyle olduğu için ben ne yaptım? Reverse lane arrow get world location'ını aldım. Kendi vehicle rotation'ımı aldım ve distance'ına baktım. Distance'ım haliyle nearest distance'tan küçük. Come on. Dalga geçme benimle oyun. Mouse'um nereye gitti ya? Unreal yine bir sapıttı ha. Toggle diyelim. Aa bak oraya girmedi ha. Bir şeyler oldu. Niye girmedi? Bir şey var. Dur bakayım. Tamam. Haliyle küçük. Oğlum nearest distance'ı yukarıya bağlamışım ya. Herhangi bir lane'in 9.999.000'den nasıl zaten bana yakın olabilecek? Tamam. Bulduk. Bir baksam görecekmişim. Ama yaşım küçük biraz ama kendimi geliştiriyorum. 2D yapıyorum. Hobi gibi yapıyorum. Evet kardeşim, çok güzel. Çok sevindim senin adına. Şimdi bakalım. Bakın. Reverse lane'e doğru ilerliyor. Reverse lane'i buldu. Ve gayet güzel. Sonuna geldi. Şimdi tabii dönecek. Bulmaya çalışacak. Tekrar girmeye çalışacak. Vesaire vesaire. Aktif pet bulamadığı durumlar da olacak tabii ki. Ama şöyle yaparsak biz artık. Bu yolun devamında başka petler olsa. Mesela. Ne yapacak bu abimiz? Önce kendini sağa atacak. Sağ şeride geçecek. Ardından da yolundayım, işimdeyim diyecek ve devam edecek. Bakalım ne kadar yolunda işinde. Bu kadar mı yolunda işinde? Bir şunu da test edelim. Daha demin test ettik ya. Böyle saçma yollarda da ilerleyebiliyor mu? Bir onu görelim. Çünkü bir ihtimal daha var kafamda düşünmediğimiz. Onu da çözdüğünü görmek isterim. Kaç bölüm sürer acaba? GTA 6 çıkana kadar devam. Öncesinde de bitebilir. Ama retro bir GTA klonu diyebileceğimiz bir hale gelene kadar devam edeceğiz. Hoş geldin, hoş geldin. Ayağına sağlık. Fazla bir şey kaçırmadın. Şu yolu niye bulamadın? Uzakta mı kaldı? 100 bölüm gitmez ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok kendi kafasına göre takılıyor. Şu yolu neden bulamadı? Haliyle burada hata aldık zaten bulamadığı için. Ya şeyimiz çok küçük. 10 metre yapmışız. 10 metre çok az ya. Bunun 10 metre olmaması lazım. 50 metre diyelim. Ondan bulamadı. Şu anda şeyi de çözdük. Yani işte yola tersse bu karakterin de birazcık zıplamasını yükseltmem lazım. Çok az zıplıyor. Şu anda işte yola tersse onu da buluyor. Giriyor. Yolunu buluyor. Hatta şeritler arası değişiklik yapıyor. Sola sap. Alo. Alo. Niye sapmadı?
Burası bir kere ikisinin arasında kesinlikle 50 metre yok. Kesinlikle bunu da bulması lazım. Ya buradaki açı çok fazla, ya buradaki açı çok fazla ve forward vektör buluyor. Gelin bir şunu bir debaklayalım. Gelin şunu bir debaklayalım. Nasıl debaklayacağım biliyor musun? Nearest lane eğer validse draw box, draw debug box, nearest lane get world location, seçtiği lane'e şöyle bir güzelinden bir kutucuk atsın. Bunu da yeşil atsın ki ben seçtiğini anlayayım. 5 saniye atsın. 5 thickness atsın. Güzel. Eğer ama lane'i bulamazsa bir şeyler sıkıntılı gitmiştir. Bir tane böyle sphere atsın. Draw debug sphere. Nereye atsın? Aracın yanına atsın. Get vehicle. Radius'u 500 olsun. Kırmızı atsın ki ben bir şeylerin ters gittiğini anlayayım. 5 saniye atsın. 5 kalınlıkta atsın. Bir bakalım bu abimiz ne yapıyor. Bakın lane'i buldu. Yeşil attı. 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 Lane'i bulamadı. Lane'i bulamadı. Lane'i bulamama sebebi nearest distance'ın sıfırlanmaması mı? Hayır, sıfırlanıyor. Demek ki hiç road bulamıyor. Şöyle yapalım. Neden bulamadığına dair bir çünkü bilgi lazım bize, değil mi? Eğer bulduysa arasın. Bulamadıysa ben bir şu benim yazdırdığım print log vardı ya. Şunu bir daha bir yazdıralım. Niye silindi ona en ufak fikrim yok. Yakınımda there is no road nearby. Biz zaten bunu bastırmıştık diye hatırlıyorum. Hem başlangıçta bastırmıştık. Burada başka yok. Ya aslında 50 metre yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü şu kutuyla diğerki kutu arasında fazla fark yok. Araba da çok çirkin ya. Tövbe estağfurullah. Güle güle Berat. Hata mesajı gördünüz mü? Ben görmedim çünkü. Sanki hiç oralı olmadı gibi. Ya da hata mesajı basma sistemim bozuldu, bilmiyorum. Normalde kırmızı kırmızı yanması lazım. Demek ki road buluyor. Road buluyor ama ha, şurada başka meseleler oluyor. Nasıl meseleler olabilir ki? Yani şurada şu durumlara düşüyor olma ihtimali yok her ikisi içinde. Bir önceki şu mesafeden kaynaklı mı bir ona bakalım. Şunu bir çarpı 10 diyelim. Çarpı 10 diyelim. Ve bunu da şunu da o kadar uzaktan çalıştırmayalım. Çünkü sorunumuz orası değil. Sorunumuz burası. Buldu, dönmedi mi? Buldu ama geç buldu. Ha, dur bakalım. Dur bakalım.
Yok. Oha dur. Sen bunun sonuna geldiğinin farkına varamıyor olabilir misin? Burada bir sıkıntılar var. Çok geç aradı. Niye çok geç aradı? Update online. Eğer aktif pet'in distance'ı aktif pet'in length'inden 0.9'dan büyükse dedik. 0.9'dan büyük niye olmadı bunda? Oha çok saçma. Print string. Changing lane. 5 saniye kal. Bir bakacağım ya derdi ne? Tamam çalıştırdı. Lane'i buldu. Aa. Aslında çalıştırıyor. Bazen bir kere çalıştırıyor. Bazen hiç çalıştırmıyor. Dur 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 dur. Burada başka mevzular var. Burada bambaşka mevzular var. Bizim çalışıyor zannettiğimiz şey tam olarak çalışmıyor olabilir. Çalışıyor ama tam olarak çalışmıyor olabilir. Burada çünkü bunu yeterince görmüyoruz. 0.9'da kendisini bulur, dönene kadar diğerini bulur. Yolu kaldırıp tekrar ekle. Bence o değil. Burada eski yolu hala bulmaya devam ediyor olabilir. Birden fazla yolu sıralamaya alıp o pet şeklinde ilerlense daha sağlıklı olabilir. Böyle bir şey olabilir mi? Bulunduğu yolu bulmamasını sağlayabiliriz. Ama şey değil bence bu. Mesele şurada şu 0.9 değeri bence çalışmıyor. O yüzden ben şu değeri bir bastıracağım ekrana. Çünkü doğru zamanda çalışmıyor sanki. Yani firelanmasında, ateşlenmesinde zaten bir sıkıntı var. Şimdi dediğim şeyi anlayacaksınız. Tamam, changing lane güzel. Changing lane güzel. Bak çalıştırıyor. Ama çok sonra bulabiliyor. Ve forward'ı buluyor. Yanlış buluyor yani. Yayın mı gitti? Oo, drop yiyorum. Drop var drop. Arkadaşlar saldırı var. Beğeni tuşlarına basınız. Beğeni vid be video sesim düzelene kadar böyle devam edeceğim. Düzelmedi bende görüyorum ben. Şu an 16.000. frame'i düşürüyoruz. 17.000 oldu. Ne zaman düzelecek acaba? Oğlum yayının yarısı şu an droplu ya. Dış mihraklar saldırıyor. Unity lobisi. Unity lobisi yapma. Dost olabiliriz. Oğlum bu ne harbiden ya? 8.000 şu an şey var. Ya teşekkür ederim desteğin için. Ya baya şu an droplanıyorum. Birazcık şeyini kıssak. Gücünü kıssak. 7.000 yapsak. Altına da kalır mıyız? Güncelleniyor mu ki şeyde? Galiba güncellenmiyor yayını başlattıktan sonra ya. Tekrar onu yapayım.
Aynen, stream ayarlarını değiştiremiyorum maalesef. Ne yapacağız? Durdurayım mı yayını? Kapatalım. Ya da dua edelim. Açalım elleri, dua edelim. Elimden bir şey gelmiyor ya, böyle sinir oluyorum ya. Teknolojinin şu vurdum duymazlığı beni sinir ediyor. Bu lane'i neden bulmuyor ya? Aklımda deli sorular. Neden bulamıyorsun? Aslında arıyor. Arıyor ama burada herhangi bir şey dönemiyor. Nearest lane dönemiyor. Aa. Burada returnlemiyorum ki. Burada returnlemiyorum. Burada da returnlemiyorum. Sebebimiz bu olabilir mi? Unity lobisi. Oğlum baya baya drop yiyorum ya. YouTube'un genelinde mi sorun var acaba? YouTube. Connectivity issues mu? Down Detector'a bir bakalım. Down Detector'da bir şey görünmüyor. Bir sıkıntı görünmüyor. Video mu açık arkada? Değil. Müziği durdursam faydası hiç farkı olmaz. Arkada hiç böyle video bir şeyler açık mı? Şunu kapatalım. Şunları kapatalım. Telefonumu Wi-Fi'den kapatayım. Abi şu an neden kendimi 2000'lerde gibi konumlandırmak zorunda kaldım bilmiyorum. Şu an daha mı iyi? Bir F5 çakın bakayım. Normalde geçiyordu biliyorsunuz bu tarz şeylerde. Ama uzun süredir devam ediyor yani. Stream. Output'u da değiştiremiyorum. Maalesef canlıdayken. Neyse devam ediyorum. Çok takıldığında söylersiniz. Şimdi return'ümüzü ettik. Return etmemişiz. Return etmediğimiz için bazı sorunlar yaşıyor olabiliriz diye düşünüyorum. Bir bakalım derdi neymiş abimizin. Şurada bak çalışıyor aslında ama bulamıyor. Burada bulamıyor. Peki neyle return ediyoruz burada? Çünkü bu çalışmıyor. Yani nearest lane'imiz false. There's no road nearby demiyor. Çünkü road buluyor. Bulduğu road sayısını bastıralım bir de şurada. Kaç tane yol buluyor? Yayının gittiğinin farkındayım. Şu an elimden bir şey gelmiyor. Durmak da istemiyorum. Yavaşlayacağım sadece. Kaçırmayın diye. Yedi tane yol buluyor. Yedi yoldan nasıl en yakındakini bulamıyor? Biz böyle gidiyoruz. Açımız mı çok kötü? Şöyle yapsak demek ki gidecek. Yani bizim gidebileceğimiz yol şu mu o zaman? Düzelmedi ya. Düzelmedi maalesef. Yok. Yok. Neyse Allah'tan bug şey var da, drop var da siz de şey yapmıyorsunuz, fazla sıkılmıyorsunuz. Bir şöyle bir sakin kafayla bir bakalım.
Çünkü oraya kadar geliyor her şey. Şu 50.000'den kaynaklı değil. Şunu bir 10 metre yapalım yine. Yok. 50 metre yapalım. Yok, yolu bulsa şey çizer. Şu box'ı çizer. Bu box'ı çizemiyor. Bu da demek oluyor ki nearest lane'i bulamıyor. Nearest lane'i bulsa şurada bak. Print string. Yeni yol buldum. Found a new lane. I cannot find a new lane. Bak şimdi anlayacaksınız derdinin ne olduğunu. Şeyi bir bastırmaya bırakalım. Bunluk değil çünkü sıkıntı. Bak şimdi yeni lane buldu. Girdi. Devam ediyor. Bitti. Yeni lane buldu. Devam ediyor. Yeni lane buldu. Devam ediyor. Bak burada found a new lane basıyor ama o lane'e gidemiyor. O sıkıntı var. Yani lane'i buluyor aslında. Şu nearest lane'imiz true. Peki. Şöyle yapsam. Nearest lane'i de null'lasam burada. Şöyle. Bakalım hala nearest lane'i şey bulacak mı? Fonksiyonlarda şöyle bir sıkıntı var. Eski variable'ı tutabiliyor bazen. Referanslarda. Bundan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Yani bulamıyorken buldum diye olabilir. Şimdi anlayacaksınız dediğimi. Büyük ihtimal bundan kaynaklı. Öyle olsa çünkü gider, basar. Bulamıyor ama. Yo. Gayet buluyor. Ha. Ha. Gördünüz mü? Burayı basıyor. Burayı buluyor. Yani şu iki yol arasında bu yolu bundan daha yakın buluyor. Oha, tamam. Güzel, bir kontrol daha yazacağız o zaman. Güzel. Hala internetimiz toparlanmadı. Kim drop atıyorsa yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Unity lobisi. Bakın burayı buluyor hala. Hala burayı buluyor. Şöyle yapsak. Bakalım. Ya bir düzelteyim şunu, mantığını bulayım, sonra kodunu düzelteceğim. Bir gitsin bakalım. Tamam. Güzel. Şimdi yapacağım şey şu. Daha deminki sorunlarla karşılaşmamak için şunu yapacağım. Yeni lane bulurken şu anki lane'ini iptal edeceğim. Yani en yakında olsa bile bizim şu anda aktif gittiğimiz lane var ya. Get active pet. Hatta bu aktif pet'in adını da lane yapabiliriz. Yo, pet kalsın. Her şey güzel. En yakınsa ve burada şey yapacağım. İşte bu yukarısı için bunun aynı zamanda not equal olması lazım. Yani şu anda gittiğim yolu tekrar bulmaması lazım. End diyeceğim.
Aynısını aşağıya da yapacağım. Böylelikle hiçbir zaman şu anda gittiği yolu seçmeyecek. Hala toparlanmadık değil mi ya? O kadar mutsuzum ki. O kadar mutsuzum, anlatamam size. Şimdi bakalım. Karşısındakini buldu. Karşısındakini buldu. Şimdi gittiği lane'i bulmayacak. Ayda. Heh, tamam. Neden çok sonra buldu peki onu? Aslında bitirdikten sonra direkt seçmesi lazım. Ya aktif peti bu. Aktif petini bulmayıp hemen bulması lazım. Şurada hala sanki şurayı çiziyor. Hala sanki orayı çiziyor gibi bir his var içimde. Bak hala kendi petini de buluyor. Bak hala kendi petini buluyor. Orada bir sıkıntı var. Aktif pet değilse, birebir aynı referanslar bu arada bunlar. Arrow'u bağlamışım. Arrow'u bağlamışım ya. Üf, tamam. Lane'i bağlayacağım. Buranın dur şu müziği de kapatayım. Buranın müezzini aşırı iyi ya cidden. Ezanı okuyor yani. Bazen çok efkarlı okuyor. Bazen okunması gerektiği gibi okuyan, bazen çok efkarlı okuyor. Aynen, arabanın rengi Construction Script'e bağlı. Otomatik değişiyor. Tamam, çözdük. Çözdük, gayet güzel. Şimdi şöyle bir şeyler yapabiliriz artık, değil mi? Ya query sisteme girmek istemiyorum. Çünkü query kollamak bilmem neler bana birazcık şey geliyor. Kasıntı geliyor. Şu an retro yaptığımız için cidden böyle hiç engine'in içinde engine'de yazılı sistemleri kullanmadan kendimiz yazmak benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Hala da düzelmedi yayının şeyi. Tamam. Bence oldu. Şimdi şurayı bulacak. Oraya gidecek. Oradan buraya gidecek. Oradan buraya gidecek. Fıstık. Ne yaptım? Yine dayanamadım, bir loop yaptım. Farkında mısınız bilmiyorum. Bir tane arabamız böyle. Diğeri de böyle. Hatta bunu şöyle yapalım. Ondan sonra bir tane arabayı şöyle yapalım. Bir tane arabayı böyle yapalım. Bakalım ne yapacaklar, merak ettim. Bu yolunu buldu. Bu yolunu buldu. Bu yolunu buldu. Bu yolunu bulamadı. Bir şuna bakacağız sadece. Şu condition'ı kapatacağız. Bu çünkü gidiyor. Aldı başını gidiyor. Bu şuradaki forward lane'i buldu. Bak döndü, bir şeyler yaptı. Bak 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 bak. Bak helal olsun lan sana. Bak helal olsun, bak bir şeyler yaptı. Bu nereye gidiyor? Ulan nereye gidiyorsun ya? Bak bir şeyler deniyor kendi kafasınca. Beni öldürdüler. Oğlum ezildim, öldüm lan. Oğlum yazıklar olsun size, sizin gibi yapay zekalara ya. Yazıklar olsun. Bu ne oldu? Bu yolu bulamadı.
Şu yolu bulamadı. Bir şunu bir ayıralım. Bunun derdi neymiş? Bu ne yaptı? Burayı buldu. Oraya dönmeye çalıştı. Tekrardan bak oraya dönmeye çalıştı. Ama burası artık onun işini görmüyor. Yani şimdi şöyle. Şimdi bu buraya gidemedi ya, beceremedi. Dönerken bunun önüne geldi neredeyse. Buraya gitmeye çalışırken, lane'e girmeye çalışırken neyi bozdu? Şöyle gitti. Pıt 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 gitti. Bir noktada artık giremedi buraya. Biz aslında başlangıçta bunu update lane yapıyoruz. Neden? Biz bununla aynı doğrultudayız diye, değil mi? Ama biz aslında bununla aynı doğrultuda olsak bile bunun içerisine giremiyor. Yani bizim şurada bu kodlarda artık sıkıntı yok. Burası düzgün çalışıyor. Buraya sadece bir sistem daha ekleyeceğim. Bizim şurada set active path dedik. Driving dedik. Burada start driving'e giriyor mu bu? Bir önce buna bakmamız lazım. Giriyor. Neden? Absolute değeri yaw değeri yok. Yaw değeri şey değil. Neden yaw değeri 70 geldi? Çünkü bu pet'teki en yakın lokasyonu buldu ve o lokasyon bize bayağı uzak. Yaw olarak. O yüzden de update lane yani şeyi çalıştıramadı. Start driving'i çalıştıramadı. Ne yaptı? Tiki açtı. Tiki açtığı için update driving çalıştı. Update driving'de on lane'de mi değil mi baktı. Lane'de değil, find lane'i çalıştırdı. Find lane'de ne yaptı? Şurada önce bir ileriye giderek bulmaya çalıştı. Yani ileri ve sağa giderek girmeye çalıştı lane'e şurada. Şurada. Sonra durdu. Durdu ve sonra devam etti. Bizim burada şeyi yapmamız lazım. Evet, bu belki bizim en yakın olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, buradaki şu pet de güzel. O da güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Bizim ama aynı zamanda burada gitmek istediğimiz noktanın ileride olmasını tercih etmemiz daha doğru olabilir. Yani bu aktörün evet doğrultusu güzel, evet yakınlığı güzel ama gideceğimiz noktanın bizim aracımızın önünde olmasını tercih edebiliriz. Nasıl yani? Bu arada yayın bir tık daha toparladı mı? İyi miyiz? Yoksa çok mu kötüyüz durumumuz? Bir F5'ledim şeyi. Merhabalar, hoş geldiniz. Yayın daha mı iyi öncekine göre? Çünkü hala ben drop görüyorum sağda. Baya şu an dropluyoruz, crash diyoruz. Hatta bir speed test yapayım. Durumumuz ne? Ya büyük ihtimal global sorun var çünkü benim internetimde herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi yapacağım şey şu. Find closest lane'de burası da çorba olmuş ya. Bir tane spagetti şeyi lazım. Dualarla yaşıyorum. Bir dua atın da şurayı bir toparlayayım. Şimdi burada bulacağım lane'in şunun olması lazım. Aynı zamanda benim gideceğim noktanın benim aracımın önünde olması lazım. Yani sadece burada işte lane'in yakın olması, lane'in doğrultusunun olması değil. Aynı zamanda ben şey istiyorum. Bu nokta benim önümde olsun aracımın. Bunun için de şurada yapmış olduğum kontrolleri bir kontrol daha ekleyeceğim. Ama şunu bir şöyle bir atayım aşağıya önce. Yayında donma herkeste var ya. Şu an şunu göstereyim. Bakın şurada şey görüyor musunuz? Yanıyor. Benim göndermeye çalıştığım veri boyutu YouTube'un alabildiğinden daha şu anda yüksek. Ben gönderemiyorum yani. O yüzden düşüyor maalesef. Yayındayken de şey yapamıyorum. Kaliteyi düşüremiyorum maalesef.
Öyle bir sıkıntı var. Bakayım bir daha. Değiştiremiyorum ayarları. Durdurmam lazım. Tekrar başlatmam lazım. Onu da yapmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Benden kaynaklanmıyor. Like atarsanız çözülüyor. Drop. Like atmanız lazım. Bir de arkadaşlarınızla paylaştığınızda hiçbir sorun kalmayacak. Hemen çözülecek. Yeterince beğeni gelmemiş canlı yayına. O yüzden de bu tarz droplar yaşayabiliyoruz. YouTube önceliklendiriyor yayınları. Az like olanlara daha az kaynak ayırıyor. Çok like olanlara daha çok kaynak ayırıyor. Öyle bir sorun olmuş olabilir. Şimdi bizim gitmek istediğimiz noktayı seçtiğimiz bir kod var ya bizim şurada. Calculate delta rotation to path mevzusu. Ben bunu da çalıştırmak istiyorum. Bunu da çalıştırıp benim önümde olanlar sanki daha düzgünmüş, daha temizmiş gibi çalıştıracağım. Nasıl yani? Bir deneyelim bakalım. Şurada Find Closest Lane'de şey yapmak istiyorum. Calculate Delta Rotation to Path diyeceğim. Ve bu forward lane'im eğer bu yol 45'ten küçükse ben bu lane'i benim küçük yani benim yakın lane'im, benim gitmek istediğim lane'im olarak seçeceğim. Aynısını şu aşağıya da ekleyelim. Bak nasıl düzeliyormuş gibi şimdi. Nasıl düzeliyormuş gibi. Abi ya şaka gibi cidden. Güzelim yayın ne hale geldi. Ne yaptık lan? Oo dur. Şöyle bağlayacağız. Nasıl düzelecek şimdi var ya o hemen düzelecek. Düştüğümüz durumlara bak ya. 16.000 kişiden 54 like çıktı helal olsun. Ama 16.000 kişi izlemiyor işte yayını öyle bir durum var. Bir de çok lagladık ya yayının başından beri. Ben olsam ben de çıkardım yani. Çok normal. Bu absolute mu dönüyor bize? Absolute dönmüyor. Keşke absolute dönsen. Benim mecbur bunu absolute'lamam lazım. Vallahi çok fena crash diyor ya. Bir durdurup kapatsam da çözülmeyecek. Ne yapacağız? İnşallah tekrarını bozmaz. En kötü tekrarını izlersiniz yani. Şimdi bakalım. Gördünüz mü bilmiyorum. Normalde bu yolu seçiyordu. Daha yakın diye. Ve aynı doğrultuda diye. Şimdi ne yaptı? Bakın. Gitti. Daha uzakta olmasına rağmen karşısında olduğu için karşısındaki yolu seçti. Oradan burayı seçecek. Oradan burayı seçecek. Şimdi burayı merak ediyorum. Burada ne olacak? Bulamadı. Bulamadıktan sonra da rastgele bir yola girdi. Neden bulamadı? Burada uzak mı kaldı? Nerede bastırıyorduk onu? Şu koda da bakacağım sonra. Nerede bastırıyorduk? Burada bastırıyorduk. Nearest line boşa düştü. Ya 45 dereceden büyük olduğu için burası bulamadı. Çünkü baktığımda evet 45 dereceden büyük. Zaten böyle bir ihtimal olmayacak hiçbir zaman. Yani şöyle bir yol olur arasında. O yüzden bu ihtimali de artık girmeyeceğim izninizle. Çünkü yani bu yollar arasında boşluklar olabilir tabii ki. Ama bu tarz büyük boşluklar olmayacak. Oraları zaten handle'layacağız. Kapatıp açarsam 2 video olacak ya. Ne yapsak? Bu haliyle bir durdurayım. İsterseniz. Bu niye bulamadı yine ya? Bu niye bulamadı yine? Gayet bunu bulması lazım aslında. Niye bulamadın? Şurada başla.
Şurada başla. Bana niye bunu bulamadığını anlat. Şunla şunun arasında hiçbir fark yok çünkü. Mantıki olarak. Şimdi buldu. Allah Allah. Daha demin niye bulamadı? 45 derece çok mu küçük kaçtı? 60 olsun. Yok, hayır, hayır. Negatif etkilemez. Çünkü onun rotasyonu, yani onun forward vektörü aynı. Kendi içinde constant yani. Aslında buluyor. Sadece belki çok hızlı girdiği için açı farklı geldi, bilmiyorum. Şu an bu aracın sonsuza kadar bu döngüde dönmesi lazım diye düşünüyorum. Döndüğünde bir durdururum yayını. Birazcık kaliteyi düşürüp tekrar başlarım. Yapacak bir şey yok. Bak şurada da bulamadı yine. Burada da bulamadı yine. Allah Allah. Demek ki bu benim istediğim etkiyi vermiyor. ...60 da fazla. 90 olacak bu. Çünkü tam şey olabilir. Çatal yol olabilir. Hatta o kadar inanıyorum ki şöyle yapacağım. Çatal yol olabilir. Yani tam 90 derece döndüğümüz yollar da olabilir. Onu coverlamıyordu sistem. Şerit sistemi yazdık. Araçlarımız gitmesi daha mantıklı olan şeridi bulup o şeritte ilerliyor. Yolu bitirdiğinde de bir sonraki şeridi buluyor. Ve aslında kendisine bir rota çiziyor. Basitçe. Ama bu rota şu anda çok tek düze. Yani sadece looplayabiliyor. Çünkü hep en mantıklı olanı seçiyor. Ama yazacağımız kavşak sistemiyle beraber birisi sağa dönebilir, birisi karşıya geçebilir, birisi sola dönebilir. Bunu yazacağız. Bu kavşakları da yine road'lardan türeteceğim. Ama road'un işte ya farklı olması gerekecek ya böyle aktörümüz kendi kafasına göre seçebilecek. Bir ona bakacağız. Yine mantıklı olan rotalardan bir tanesini seçecek. Ama hangisini seçeceğine artık rastgele karar verecek. Ona bir bakacağız. Notlarımızı saklayabileceğimiz site veya program var mı? Vallahi var. Kalite 360p, yapabilecek bir şey yok. Hiç yapabileceğim bir şey yok. Ya böyle açacaktık ya da hiç açamayacaktık. Şu an en azından yayın verebiliyorum yani sizlere. Yapacak bir şey yok. Kalitede öyle bir bariz bir değişim görmüyor. Süper o zaman. Gayet güzel. Bunlar da kaza yaptı burada. Şimdi. Hala aktif pet bulamayanlar var. Öncelikle bir şuna bakalım. Şurada eğer aktif peti yoksa aktif pet bulsun. En azından bulmaya çalışsın. Sonraki frame yine deneyebilir. Onun dışında şu debug'ları bir kaldıralım. Miro kullanabilirsin not almak için. Ben Miro kullanıyorum. Bir Word dosyasına çok rahatlıkla not alabilirsin. Neden olmasın?
Bunlar hep seçenekler. Vallahi güzel çalışıyor şu anda. Tatlı yani en azından. Şimdi ama bu yolları birbirine bağlamamız lazım. Bak bu yoldan çıkmıştı. Tekrar denedi ve buldu. Gayet güzel. Adil Alperen hoş geldin. Ayağına sağlık. Bazen yoldan çıkıyor, rotadan çıkıyor ama tekrar bulabiliyor. Bu da beni sevindirdi açıkçası. Bu ne oldu? Kaza yaptı. Birazcık destekle bence yolunu bulur. Gayet güzel. Bunlar ne yapıyor? Ha, kafa kafaya geldiler. Şimdi bir çözmemiz gereken şey de böyle kafa kafaya gelme durumları. Kafa kafaya geldiklerindeki sorunu da çözmemiz gerekecek. Tamam. Şimdi bu videonun adı kavşak sistemi. Arıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Şimdi çok güzel yollarımız var. Şu araçlardan bir kurtulalım. Şundan bir kurtulalım. Şundan bir kurtulalım. Şundan bir kurtulalım. Şu yollardan bir kurtulalım. Şimdi bu yolların arasındaki bağlantılar komedi tufanı. Böyle bir yol bağlantısı olmaz kesinlikle. Bizim hatta şunların da rotasyonunu doğru şekilde olacak şekilde bir ayarlayayım. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Şimdi atıyorum. Şöyle bir yolumuz var. Ama bu yoldan gidilebilecek şöyle alternatif böyle bir yol var. Böyle bir yol var. Bir de böyle bir yol var. Bizim arabamızın bu 3 yoldan birini seçmesi lazım. Hangisi daha mantıklı değil artık bu noktada? Hangisin yani anladınız işte hangisi daha mantıklı değil? Hangisine gideceğini seçmesi lazım. Yani ben buraya bir tane araba koyarsam eğer bir tane Hacı Murat atalım. Şu an bu Hacı Murat büyük ihtimal karşıdakini seçecektir diye düşünüyorum. Yok. Sağ şeridi seçecek sanki. Sizce bu senaryoda yazdığımız kodda hangisi şu anda bu zamana kadar yazdığımız mantıklı? Sizce hangisini seçecek? Soldakini mi? Karşıdakini mi? Sağdakini mi? İyiyim. Güzel bir proje aldım. Bitirince 20 abonelik sözüm olsun. Hadi bakalım. Sen backendçi olarak mı çalışıyordun? Öyle hatırlıyorum. Eren'le Silent Moon 2'de 2 atıyor. Bence de sağdaki. Muhammed Emir'den sol geldi. Full stack. Güzel ya. Yazılımları özledim. Ne yazıyorsunuz full stack? Genelde Java Spring falan yazılıyor full stack'te diye biliyorum. Ya da web full stack mi? Sol gibi geliyor, sağ gibi. Sadece 3 kişinin mi fikri var ya? Bak şu an 24 kişiyiz. Alt tablardan bir dönün bakayım. Şu yayına bir dönün. Şuraya bir bakın. Araç şu yolda istikametinde ilerlemektedir. Bu zamana kadar yazdığımız koda göre bu araç sağı mı tercih edecek? Karşıyı mı tercih edecek? Solu mu tercih edecek? Sağa gider net. 3'e 1 oldu. Hocam kaç yıldır uğraşıyorsun? 6 yıldır falan uğraşıyorum kardeşim. Unreal'la. Tamam ya. Diğerkiler artık bilemiyorum. Diğerkilerin mesajlarını okumayacağım yani. Yapacak bir şey yok. Orijine en yakın sağa gidecek gibi. Aynen öyle. Bakalım. 5'e 1 oldu. Çalıştıralım bakalım nereye gidecek. Gidiyor. Gidiyor. Solu seçti. Allah Allah. Allah Allah. Herkes mi yanıldı ya? Ulan ben de yanıldım bu arada. Ha. %100 sağı seçer dedim. Şok. Daha mı yakın acaba? 5'e 1 yendim. Yanlış mı yerleştirdim acaba? Dur bakayım.
Benim hatam olabilir ya. Visual olarak bak şöyle ortalıyorum. Tamam mı? Bak birebir aynısını koyacağım şimdi. Belki benden sebeptir. Belki benden sebeptir. Göz var, nizam var. Bakalım. Belki benden sebeptir. Dur bakayım. Dur bakayım ne yapacak. Bir de çok saçma bir şekilde yerleştirdim. Çalışacak mı bir de onu görelim. Yine solu seçerse cidden hiç beklemediğim şeyler olacak yani. Şimdi sağ seçti. Demek ki yakın değilmiş abi. Ben ya bir sol bilim yukarıya attım bilmiyorum. Bir şey oldu yani. Gel lan buraya. Oğlum karakterim niye bu kadar yavaş zıplıyor ya? Bence sağ seçmesi lazımdı. Çok yanlış bir şeyler oldu orada. Aynen bence de tamam. Şimdi ben diyorum ki burada bir tane blueprint olsun. Başka bir road olsun yani burada. Solu direkt en yakınını seçmesin. Bazen karşıya gitsin. Bazen sola doğru gitsin. Bazen de sağa geçsin. Bunun için yine road'dan türeteceğim. Child blueprint bp cross bir tane crossroad olacak böyle. Ama crossroad'umun tipi böyle olmayacak. Şunu bir düzgün bir konumlandıralım. Şöyle. 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 Koyduğumda yani crossroad'u bu yolu kaplamasını isteyeceğim. O yüzden ne yapacağım? Şu mesh'i bir alalım. Statik mesh'i. Bunu bir kopyalayalım. SM crossroad 10 metre diyelim. Ondan sonracığıma crossroad'un şu statik mesh'ini bir değiştirelim. 10 metre. Ondan sonracığıma şu crossroad'u bir alalım şöyle koyalım. Bunun modeling tool'unu bir açalım. Model diyelim. Polygon edit diyelim. Burada bana bunu bir böler misin? Bana bunu bir böl bakalım. Cut mirror subdivide değil. Remesh de değil. Split de değil. Bu da değil. Bana şimdi bunu ne yap biliyor musun? Bana bunu böl. Bana bunu böl. Çok mu incesin acaba? Ya da inset çek. Dur, face seçtirecek misin bana? Ben face seçmek istiyorum sadece. Yanında da bunun face var. Yanındaki face'i neden vermiyorsun? Çok ince diye mi? Hı. Bana burada bir insetle bunu. O kadar ince ki tabii ki ben göremiyorum bunu. Şöyle yapalım. Haklısın, haklısın. Haklısın.
Bir şunu bir genişletelim şöyle. Şimdi yapalım. Sonra onu daraltırız. Şöyle bir insertledik. Sonracığıma bunu 1,5 birim. Yani şurada bakın. Şurada bir küçük triangle oluşturacak kadar 1,5 birim içeriye alacağım. Bana şey ver. Face değil bu sefer. Şunu ver. 1,5 birim oldu mu? Bu oldu 1,5 birim. Tam 1,5 birim mi? Tam 1,5 birim. Bunu ver. Bir buçuk birim oldu mu? Bu da oldu. Tamam, güzel. Şimdi bana bu face'i ver. Ha. He, tabii. Öyle bir durum var. Şimdi ama bunu buradan yaparsak yol şey olacak. Bana bu noktayı ver. Şöyle yaparsam da face'i patlatacağız. Dur, geri al. Blender'da mı yapsaydık ya? Bunu yok. Bana şuradan bir kesik at ya. Kesik atamıyor muyuz? Plane cut hiç beklediğim şey değil. Polycut değil. İstediğim tam olarak buydu işte. İstediğim tam olarak buydu, tamam. Teşekkür ediyorum. Unreal. Unreal, sen adamsın. Şimdi bunları ayarlayabiliriz. Bir buçuk birim. Bir buçuk birim. Sonradan şeyini ayarlarız. Doğruluğunu, yanlışlığını ayarlarız. Galiba doğruyuz şu anda. Yine bana aynı şekilde şununla şunun arasında ve şununla şunun arasında ve şununla şunun arasında ve şununla şunun arasında bir edge ver ki ben bunu patlatabileyim. Şimdi face seçebiliriz ve bunu extrude'layabiliriz. Ve face seçebiliriz ve bunu extrude'layabiliriz. Çok mu yaptım ya? Çok yapmışım. Şuraya kadar olacaktı. Accept'le. Bakın ne oldu? Bir aslında crossroad oldu otomatik olarak. Yalnızca bunun şöyle bake transform diyelim. Transform diyelim. Bunu ne yapacağız? 0,1 yapacağız. Hatta belki daha küçük. Değil mi? Neyse, şimdi 0,1 olsun. Bake transform diyelim. Bir bake diyelim. Tamam. Bunun da 1/10 olacak sadece. Transform z 0,1
Complete back transform. Tamam, bakın yollarımız oturdu. Sadece şurada birazcık büyüklük küçüklük var. Küçük. Şu kenarlarda. Onlar da büyük dert değil. Şurası da kısa mı kalmış? Birazcık kısa kalmış galiba. Bu tam ortada mı? Tam ortada ama bazıları büyük, bazısı küçük. Neyse, o kadar ince detaya girmeyeceğim. Zorlama modeli aynen öyle. Zorla modelle yapıyorum. Yolun ok mekaniğini nasıl yaptınız? Geçen yayında zaten detaylı anlattım. Bir ileriye giden şerit var, bir geriye giden şerit var. Aracın şu anki rotasyonuyla en yakınımızdaki yolun bize en mantıklı olan şeridinin en yakınını seçip o yollar arasında kendi kendine hareket ediyor şu anda. İlk yayında onu yaptık. Şu anda da bir crossroad sistemi yapıyoruz. Crossroad tamamen şeyi yapacak işte. İleriye mi gidecek? Sağa mı sapacak? Sola mı sapacak? Onu ayarlayacak. Sistemi yazacak. Bakalım ne olacak? Nasıl yapacağız bunu? Bir düşünüyoruz şu anda. Şu anda modelini yaptım. Pek güzel olmadı ama şurada bir UV patladı. Bir şeyler oldu. Yapacak bir şey yok artık. Oraya ben zaten modellerini değiştireceğim. Merak etmeyin. Şimdi Crossroad'u yaptık. Eğer bizim yakınımızdaki araç Crossroads'sa bu yolu artık kendisi seçecek. Yani rastgele bize bir yol atacak. Bu yolu nasıl atacağını vesaire bir düşünmemiz lazım. Ne yapacağımıza. Flash'ımı açmışım bu arada. Yayın şu anda daha mı iyi? Öncekine göre. Çözünürlükte sorun var mı? Haritanın farklı bölgelerine varış noktaları yerleştir. Bu varış noktaları boş bir objenin child objesi olsun. Atıyorum 10 tane birbirine basit bir görev sistemi oluştur. Şu an görev sistemine girmeyeceğim. Ama navigasyon sisteminde ona benzer bir şey kullanacağız. Daha şu an kavşak sistemini yazmadık ama. Çünkü kavşak sisteminde bir şeyleri farklı yapmamız gerekecek çünkü. Hatta sağa dönüş, sola dönüş vesaire de düşünmemiz gerekecek. Bir onlara bakalım. Bir onlara bakalım. Şimdi kavşak da road olduğu için bu senaryoda biz böyle bir yol koyduğumuzda ne olmasını bekliyoruz? Burada bunun forward spline'ını seçecek ve dümdüz ilerleyecek diye düşünüyoruz. Değil mi? Bakalım bir. Aynen. Bunun sürekli forward'ını seçecek ve ilerleyecek. Kavşakta şimdi bir böyle var. Böyle var. Bir de buradan gelebilen araçlar var. Yani şöyle. Ne yapmışız? Yanlış mı kurmuşuz? Yo. Şimdi bir de şuradan gelebilecek araçlar var. Bir onlara bakalım. Çünkü burada 4 ihtimalde düşünmemiz lazım. Bu galiba sola sapacak değil mi? Bu sola sapacak. Ses mi gitti? Ha, okey. Aynen, bu sola sapıyor sürekli. Bu da karşıya gidiyor. Neden? Bunun böyle giderken bu terste kalıyor. Böyle gitmesi daha mantıklı. Buraya bir araba koyarsak. Buraya bir araba koyarsak da bu da sola dönecek. Buraya bir araba koyarsak da bu da karşıya gidecek. Sinyal yapabiliriz tabii ki. Ay, oraya bir trafik ışığı lazım. Tabii ki öyle de dur, şu an test ediyoruz. Bu karşıya gidecek. Bu çok bariz. Ya tabii ki tıkanacaksınız. Çünkü yollarınız aynı. Aynı uzaklıktan geliyorsunuz. Aynı anda geliyorsunuz. Şöyle bir yollarınızı farklılaştıralım. Sen daha hızlı gel. Sen de hızlı gel. Siz bir işinizi bitirin. Bu sağa dönecek. Bu karşıya gelecek.
Aa, bu sola döndü. Lan yine nasıl tıkanmayı başardınız ya? Tamam, sen de uzaktan gel. Bir tanesini kurtarmamız lazım buradan. We got to get out before get out. İnşallah, bakalım. Buzda gidersek zor. Bu karşıya gidecek. O kesin. En mantıklısı o çünkü. Bunlar takılabilir. O dert değil. Bu da sola saptı. Oğlum nasıl takılabiliyorsunuz her seferinde ya? Sen gelme. Senin nereye gittiğini biliyoruz. Burada şimdi öyle bir sistem yazacağız ki, bu arada bu tarz kavşakları, dörtlü kavşakları bir tık daha geniş yapmamız gerektiğine karar verdim. Kesinlikle daha geniş olması lazım. Şu an hep en mantıklı yolu seçiyorlar. Randomize değil. Hep en mantıklı yolu seçiyorlar. Kesinlikle bu kavşağın bundan daha büyük olması lazım. Böyle bir dörtlü kavşak bu kadar küçük olmaz. Bu kadar küçük olmaz. Çok daha geniş olması lazım bunun. Ki dönmelerine, şeylerine birazcık daha şey olsun. Mesafe olsun. TR'de arasına yaya yolu girer. Dur şimdi oraları düşünmüyoruz. Şu anki çalışma sistemi kötü değil. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bizim forward lane'imiz böyle olduğu için forward'a gidiyor. Onda hiçbir sıkıntı yok. Buradakinin de forward'a gidebilmesini isterim açıkçası. O yüzden bizim şunu yapmamız lazım. Kavşaklarda bizim başka bir sorgu atmamız lazım. Yani bizim şurada en yakın yolu bulma kodumuz var ya. Şu. Şunu da bir toparlayalım. Burada sadece forward lane ve reverse lane'i kontrol ediyoruz. Crossroad'da da bir forward lane'imiz ve cross lane'imiz var. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama şu araçlar içinde, şu soldan ve sağdan gelen araçlar içinde kesinlikle bir yapı kurmamız lazım burada. Orada ya forward lane'i çağırdığımızda ona göre olan forward lane gelecek ve ona göre bir çalışma olacak. Ya da durumlar değişecek. Bir şöyle yapalım. Bu crossroad'un içinde bir forward lane daha oluşturayım. Şöyle. Diyeyim ki right lane diyeyim. Bir de left lane diyeyim. Böylelikle aslında bir cidden farklı bir sistem oldu. Şuna bir right lane arrow diyeyim. Buna da left lane arrow diyeyim. Şimdi burada bizim lane seçme kodumuzun şeye göre çalışması lazım. Mantıklı olan lane'i verecek şekilde değişmesi lazım. Şunların rengini değiştirebilirim ama bu olduğu için hangisinin forward hangisinin backward olduğunu biliyorum. Bizim şu an lane'den mantıklı olan
yani road'dan mantıklı olan lane'i vermiyoruz ya, biz direkt şey diyoruz, bize forward lane'i ver, bize reverse lane'i ver, ben kontrol edeceğim. Bu kontrol etme şeylerini biz NPC controller'dan road'a atabiliriz. Şuradaki kontroller var ya, şuradaki kontrolleri biz road'a atabiliriz. Road crossroads'a farklı bir hesaplama yapar. Roads'a farklı bir hesaplama yapar. Bence bu mantıksız değil. Mantıklı. Ama şuradaki calculate delta rotation'ları falan maalesef ki şeyde var. NPC controller'da var. Bunları crossroad'a atmak istemiyorum. Belki bize şeyi verebilir. İlk başta mantıklı olduğunu düşündüğü lane'i verebilir. Biz yine hesaplamaları buradan yaparız. Yani biz şurada şey yapıyoruz ya. Şunu bir şöyle çekeyim. Şurada işte biz forward vektörse bunu ver. Forward vektör küçükse bunu ver diyoruz ve ona göre iki ayrı hesaplama yapıyoruz ya. Biz road'un içine bir tane fonksiyon yazalım. Get candidate lane diye. Bu bize bir spline komponent versin. Candidate lane. Bizim baştaki yaptığımız temizlik var ya, şu temizlikten bahsediyorum. İşte vehicle'ın forward aktörünün dot product'ıyla forward lane arrow'un forward vektörün eğer sıfırdan büyükse, yani bu lane ile biz aynı doğrultudaysak aşağı yukarı, biz o zaman forward vektörün hesaplamalarını yapıyoruz. Değilsek reverse lane'in hesaplamalarını yapıyoruz ya. Biz burada row'da bir lokasyon verelim. Vehicle location verelim. Ve bu hesapları burası yapsın. Ve bize bir candidate lane dönsün. Yani şurada get candidate lane diyorum. Ve şöyle diyelim, vehicle location değil, vehicle direction diyelim. Burada bu vehicle forward vektör veriyorum. Burada bana neyi verecek biliyor musunuz? Aha da şunu verecek. Get candidate lane. Ta şurada bak forward lane geliyor ya buradan. Ta bu forward lane'i verecek. Ama bir bekleyelim. Burası birazcık karışmasın. Ben karışsın istemiyorum çünkü. Bir de ana fonksiyonelitemi kaybetmek istemiyorum ki geri dönmem zor olmasın. Şimdi buradan şeyi aldım. Forward vektörü aldım. Aslında yaptığım hesap şu olacak. Yine. Road'da. Ne yapacağım? Bununla benim aslında direkt şunu yapabilirim ya. Bunun şu arrow'ları sadece visual için kullanabilirim yani. Eğer benim forward aktörümün dot product'ı büyükse ben buna forward lane'i vereceğim. Hatta şöyle yapabilirim. Select. Forward lane'i vereceğim. Değilse reverse lane'i vereceğim. Şimdi diyeceksin ki abi ne değişti Allah aşkına? Söyle bana yani. Ne oldu? Bunu buraya aldığında ne oldu? Aslında hiçbir şey değişmedi. Öncelikle bir şu fonksiyonelitemizi bir kurtaralım. Artık bu kontrole gerek kalmadı farkındaysanız. Şuna gerek kalmadı. Şuna gerek kalmadı. Şuna gerek kalmadı. Bakın aslında çok şey değişti. Şuna gerek kalmadı. Şuradaki forward lane var ya. O forward lane artık şu. Alttaki şeye de ihtiyacımız kalmadı. Şu arrow'lara ihtiyacımız kalmadı. Yo kalmış. Şöyle yapacağız. Şunlara ihtiyacımız kalmadı. Şuna ihtiyacımız kalmadı. Hepsi buradan geliyor. Ne oldu? Ben artık buradaki hesabı row'da bıraktım.
Ve tek bir bana lane dönüyor buradan. Bu lane'e göre ben hesaplamaları yapıyorum. Bu hesaplamalarda ne? İşte vehicle location'ımla distance'ına bakıyorum. Eğer distance'ı daha kısaysa okey, mantıklı. Sonra diyorum ki bu verdiğin lane benim şu anda gittiğim lane mi? Değilse okey, yine mantıklı. Ondan sonra şeye bakıyorum. Calculate diyorum önce bir pet'i. Şöyle yapabilirim, belki daha temiz olur. Calculate diyorum pet'i. Eğer bunun bu lane benim önümdeyse, gittiğim pet değilse ve distance'ı da benim şu an en yakın distance'ım değilse, ben bu pet'te yol alıyorum. Şunların sıralamasını bir değiştireyim. Ne oldu? Bir tane fazladan kontrolü buradan temizlemiş olduk. Şunları da belki şöyle yukarıya alabilirim. Şunu şöyle yapabilirim. Şunu şöyle yapabilirim. Ondan sonracığıma şunu da şöyle yapabilirim. Üstünden gitmeseydi iyiydi. Şöyle. Şimdi ben yeni bir sistem yazmadan önce bu kod değişikliğimin doğru çalışıp çalışmadığını görmek istiyorum. O yüzden şöyle yapacağım bir. Şuradaki araçta bir test edelim. Bakalım bu aracımız yolu takip edebilecek mi? Aslında optimizasyon değil. Kod refaktör. Yollara köy verebilecek miyiz? Tabii ki verebileceğiz. Tabii ki verebileceğiz. Tamam. Bunu da buldu mu? Tamam, güzel. Şu anda şeyimizi temizledik. Logic'imizi temizledik. Birebir aynı çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi road ne yapıyor? Gelen aracın direction'ına göre bir forward vektör seçiyor. Eğer bizim forward lane'imizin doğrultusundaysa forward lane'i veriyor. Değilse reverse lane'i veriyor. Gayet güzel. Bizim crossroad'umuz ne yapacak peki? Aslında birebir aynısını yapacak. Get candidate lane. Buradan gelen lane'i ben kabul etmiyorum. Parent call'unu da atmama gerek yok. Birebir aynısını yapacağım. Yalnız burada kontrol etmem gereken bir değil, 2 tane lane var. Nedir bunlar? Şimdi bir gelin bakalım. Şimdi aracın girebileceği toplamda 4 tane ihtimal var burada. Birincisi burası. Yani şu doğrultu. Buradayken öncelikle biz bize bakabileceğimiz neler var bir düşünelim bakalım. Bize en yakın şey versin. Şimdilik, tamam mı burada? Bize en yakın lane'i versin. Yani burada direction'a vesaireye bakmayacağım. Vehicle'ımın lokasyonum yok ya, o sıkıntı. Eyvah. Eyvah. Eyvah eyvah. Tamam. Şöyle yapabiliriz. Vehicle direction'la beraber vehicle'ın lokasyonunu da alabiliriz. Bunu şeyde kullanmayız. Her zaman kullanmayız. Road direction'a bakar. Crossroad location'a bakar. Şimdi benim vehicle location'ım var. Burada da 4 tane lane'im var. Bu lane'leri alırım. Tek tek mi soracağız? Tek tek mi soracağız ya? Böyle sorulmaz. Şöyle yaparız. Get children components for each loop. Ondan sonracığıma lokal nearest distance nearest lane. Boş olan lane'i de verebilir. Şu an bir
en yakın lane'i versin. Gideceği lane'i bir bulsun. Sonra ben oradan sapakları seçtireceğim şu an ama hangi lane'e gideceğini bulamayacak. Şu anda önce bir normal fonksiyoneliteyi çalıştırmaya çalışıyorum şu anda. Sonrasında logic değişimlerine bakacağız. Ondan sonracığıma get world location, get vehicle location, distance küçüktür float. Şunu da set edelim de şurada sıkıntı olmasın. Eğer nearest distance'tan küçükse bu bizim nearest lane'imizdir. Ve bunları bitirdikten sonra da bize nearest lane'i verebilir. Bir bakalım. Şimdi bu abimiz geliyor. En yakın lane şunu seçmesi lazım. Bakalım. Oğlum niye sağa döndün lan? Çünkü BP Road. Ama Crossroad'larda BP Road değil mi? Dur. Oha, mevzuya bak. Her türlü çünkü Crossroad'dan uzak. Bu daha yakın Crossroad'a. Ha, mevzular. Oha, şu an şoklara uğramış vaziyetteyim. Ben çok net çözdük diye düşünüyordum. Öyle bir durum var tabii ki. Şimdi araç buradan girdi. Öncelikle en yakın yolu seçiyor. En yakın yol bu. Bu değil. O yüzden yine bunun forward lane'ini seçiyor. Bizim crossroad'lara priority vermemiz lazım. Öncelik vermemiz lazım. Yani şurada biz candidate lane vehicle location vermedik ki. Buraya get. Şunu bir verelim önce. De bununla alakalı değil. Şimdi şöyle. Biz road ya da crossroad her türlü get candidate lane'i çağırıyoruz ya. Burada get candidate lane'in bir böyle öncelik vermesi lazım, tamam mı? Nasıl öncelik? Şimdi biz evet yakın mı, uzak mı, işte ne bileyim açısı doğru mu, değil mi çalıştırıyoruz ya. Ben keşke pivotları ortaya... Hayır. Gelmedik. Koymayacağım pivotları ortaya. Şöyle yapacağım. Her road'un kendi önceliği olacak. Okey miyiz? Bu öncelik şöyle çalışacak. Her road'un bir önceliği olacak. Ve bu öncelikler bir integer değeriyle atanacak. Normal road'ların önceliği 0. Crossroad'ların önceliği 1. Okey miyiz? Koymayacağım. İnatlaştım. Sonra bu get candidate lane'imiz var ya, bu lane ile beraber bir integer dönecek. Öncelik şöyle.
Ondan sonra biz burada en yakın lane'i seçerken, yani en mantıklı aslında, bunun adını da artık find closest lane demeyelim buna. Find next lane diyelim. Çünkü artık en yakını değil, bir sonraki lane'i seçiyoruz. Burada bizim nearest distance nearest var ya, şunlara da candidate diyelim. Bunu silebiliriz artık. Candidate lane distance, candidate lane ve candidate priority olacak. Candidate priority integer. Eğer bizim buradan gelen priority bizim şu anki candidate priority'den küçükse, yok, sadece bu priority büyük eşitse biz bu işlemleri yapacağız. Başlangıçtaki önceliğimiz de 0 olacak. Böylelikle aslında biz iki yoldan birini de seçtirebileceğiz bir şekilde. Büyükse gidecek. Eğer büyükse de burada yolu seçtiğimizde bunu buradan set edeceğiz. Ne olacak şimdi? Bir kavşağa girdiği zaman her türlü öncelikle kavşağın yolunu tercih edecek. İlk önce connect olduğu road ya da crossroad'a da bakabilse olur bence. Nasıl yani, anlamadım. Oyunun hikayesini ChatGPT'ye yaptırsam çok kolay mı kaçmış olurum? Gelişmem için kendimi düşünmen lazım. Kendi cevabını kendin vermişsin. Aynen öyle. En azından bir başlangıcı senin vermen lazım diye düşünmekteyim. Şimdi bu abimiz karşıya gidecek mi sizce? Bence gidecek. Bence gidecek. Eyvah. Niye gitmedi? Eyvah. Niye gitmedi ya? Buradan bir şey dönmemiş olabilir mi? Nearest instance'dan küçük. Küçükse nearest lane. Şundan belki düzgün çalışmamış olabilir. Bilmiyorum. Bir bakayım burada ne geliyor. Şurada yeni yol bulmak istediğinde bu crossroad'u bulamıyor olabilir. 13 tane yol buldu. Yuh. Yo, crossroad'u da buluyor. Tamam, mesele o zaman başka bir mevzu. Road'a kest diyorum. Tamam. O da problem değil. O da problem değil. Öncelikle şu kaç metre bu? 50 metre. 50 metre fazla bence ya. 10 metre yeterli. Hatta ve hatta yani şeye de ihtiyaç yok. Sadece karşısına falan da baktırabiliriz. Onu da yazarız sonra. Teşekkürler kral. Sen olmasan bu yerlere gelemezdim. Sayende oyunum 2 ay sonra çıkacak. Hadi bakalım. Ne yaptın? Ne tarz bir oyun? Şimdi önümüzde 3 ihtimal var. Yani bir crossroad var. Of, nerede kalmış ya? Çok kötü kalmış. Bir crossroad var ve 3 tane de yol var. Şimdi buradan bir bakalım logicimize ne olacak. Önce road'u alacak. Tamam mı? Şuraya bir gelelim.
Önce road'u alacak. Road'dan bir candidate aldı. Sıfırdan büyük. Bunu sayıyor. Okey. Ha. Hmm. Hmm. Tamam. Şöyle biz önceliğe bakıyoruz ama önceliğe baktıktan sonra distance'a göre tekrar eleme yapıyoruz. Yani distance'a göre eleme yapmamamız lazım burada. Eğer bizim önceliğimiz daha fazlaysa distance'ı hiç kontrol etmememiz lazım. Yani şurada şunu yapmamız lazım. Evet, önümüzde mi bakalım. Evet, aktif pet mi bakalım. Ama burada şöyle yapacağız. Or diyeceğiz, tamam mı? Dur. Dur. Tamam, okey. Bu mantıklı. Eğer önceliğimiz şu anki öncelikten büyükse ya da distance küçükse, böylelikle ne olacak? Ben distance elemesinden kurtulmuş oluyorum. Crossroad'un önceliği daha fazla. Crossroad'un önceliği daha fazla olduğu için buradan true geliyor. Distance'dan false gelse bile ben Crossroad'u seçiyorum. Bakalım. Şimdi Crossroad'u seçmesi lazım. Crossroad'u seçti. Crossroad'daki forward'ı seçti ama. Bir ona bakacağız. Tamam. Crossroad'da neden reverse'ü seçti hatta? Daha yakın olduğunu düşündü. Bence bu daha yakın kesinlikle ona. Ona bir bakacağız. Ama şu an en azından Crossroad'u seçti şu ihtimalle. O da benim için yeterli. Şimdi içine gireceğiz Crossroad'un. Bir daha bir deneyelim. Batman Arkham Knight tarzı. Oo, Steam sayfası açık mı? Mutlaka bakmak istiyorum. Güzel. Nasıl anlatsam bilemedim. Yani en yakın road'u bulması için ilk önce yan yana connect olduğu road'a, crossroad'a baksın. İşte daha ilk aslında ilk yayında yaptığımız şey, şimdi öyle olduğunda şöyle bir sıkıntı oluyor. Ben aracı böyle koyduğumda, böyle koyduğumda değil de tam tersi koyduğumda en yakın olan aracı seçtiğimde lojiği patlıyor. Bizim hem önüne bakması lazım, hem önceliğe bakması lazım, hem uzaklığına bakması lazım. Aslında kontrol ettiğimiz şeylerin katmanı bir tık fazla. Şimdi Crossroad'u seçtik. Ama Crossroad'da bir sıkıntımız var. En yakını bulurken nedense en yakını bulduğunu zannetmiyorum. Yani normalde bize yakın olan şu. Şu lane. Bu lane'i değil, bize bu lane'i veriyor. Bu lane'i değil, bu lane'i vermesi lazım. Bir bakalım derdi neymiş. Şurada en yakın lane'i bulduktan sonra bana draw bir bana draw de bak. Bana bir silindir bas. Farklı görünsün en azından. Get world location. Get world location. 200 radius 100 olabilir. Sarı olabilir. 5. Bakalım en yakın lane olarak hangisini seçiyor? Merhabalar, hoş geldiniz. Bakalım. Kesinlikle yanlış seçiyor.
Kesinlikle bunun world location'ı adım kadar eminim bundan daha yakın. Neden öyle bir şey yapıyor acaba? World location yapmıyor muyum? Get world location yapıyorum aslında. Crossroad Road'un child'ı değil mi? Child'ı gözüküyor. Nasıl gözükmüyor? Zaten öyle olmasa şunu çağıramayız. Get candidate lane'i çağıramayız. Get world location distance. Küçükse nearest. Allah Allah. Bu dur bakayım. Buradaki world location'la şeydeki world location farklı olmasının imkanı yok. Şunları da bastır. Beyaz bastır. Bir lokasyonlarını bir görelim şunların. Bir bastır bakayım. Sen bu spline'ları nerede görüyorsun? Oğlum şşş. Aa. Aa. Evet. Gelsin tahminler. Ben buldum. Ben buldum. Gelsin tahminler. Lokasyonda sorun yok. Lokasyon doğru. Daha yakın. Gelsin tahminler. Neden bu silindiri değil? Neden bu silindiri değil bu silindiri seçtiğini ben buldum. Ama söylemeyeceğim. Pivot'in en yakın pivot mu? Değil. Hayır. Lokasyon doğru. Lokasyonda sorun yok. En yakın silindir cidden o. Ama onu seçmiyor. Bulduğumu düşünüyorum en azından. İnşallah bulmuşumdur. Bulmamış da olabilirim. Şüpheye düştüm. Dur ya. Tamam. Sarı olarak niye bunu bastırıyorsun? Aha bulmamışım lan. Eyvah. Şu an çok çaresiz hissettim. Dur bakayım. Hayır abi. Alakası yok. Bulmamışım. Nearest lane neden şey döndü? Peki. Null dönüyor bir noktada. Tamam dur. Dur galiba buldum. Bu lane'i seçiyor abi. Tamam mı? Ama sonra birazcık ilerliyor. Ve bu nokta arabanın gerisinde kalıyor. Ve bizim şuradaki kontrol var ya. İkinci kontrol. Şurada. Gideceğimiz nokta bizim ilerimizde mi gerimizde mi kontrolü. Burada patlıyoruz. Yani biz arabanın %90. şeyinde bakıyoruz ya bir sonraki noktamıza. 0.8'de baksak, birazcık daha geride baksak bence bu yolu seçebilecek diye düşünüyorum. Yani şuradayken şurada bir yerdeyken yeni lane'i seçecek. Anasının körüymüş. Niye sağ seçti yine? Aklım durdu şu anda. Oğlum ben bunun gözle bir sileceğim şunu ya. Bir git. Bir daha gel. Şu noktadan uzak olma ihtimali yok. Kavşak sisteminde şu an batmış durumdayız.
Batmış durumdayız. En yakın lane abi, ben adım kadar eminim ya. Gözümle görüyorum kardeşim. Şunu da bir nallayayım. Tamam mı? Ben vehicle location'ı doğru veriyorsam eğer, ki veriyorum diye düşünüyorum. Bakayım. Find next lane. Vehicle location'ımı doğru veriyorum. Vehicle location'a göre benim buradan gelebilecek tek lane, bir saniye. Bu mu çalışıyor acaba? Yo. Crossroad override ediyor onu. Zaten öyle olmasa 4 tane basmaz. Kendimden şüphelenmeye başladım. Şüphelenme Burak. Aktif lane değilse, bilmem ne değilse, bilmem ne değilse, bunları hiç girmeden zaten bizim şurada bastırdığı zıkkımlar yanlış. Yani şurada bizim nearest lane dediği mevzu kesinlikle doğru çalışmıyor. Bir daha bir deneyeceğim. Şurada çalışacağı şey şu ya. Bunun başlangıç noktası mı yanlış acaba? Right lane. Başlangıç noktası burada. Left lane. Başlangıç noktası burada. Forward lane. Başlangıç noktası burada. Reverse lane. Başlangıç noktası bunda. Onun herhangi bir sıkıntısı yok. Aynen, gözlük çıktı. Aslında tam tersi. Gözlüğü takmam lazım. Hile kodları gelecek. Mesela şu an şu kavşak sorununu çözmek için bir hile kodum olsaydı çok mutlu olurdum. Aşırı mutlu olurdum. Ben şöyle debaklamak istiyorum. İyice artık zıvanadan çıkmış durumdayım. Bak şimdi. Bu artık kendine güvensizliğin şeyidir arkadaşlar. Yo. Bir print string atabilirim. Şöyle diyelim ki current nearest distance to bir bakalım neymiş derdi. Bir bakalım neymiş derdi. Niye böyle şeyler yapıyor? Yazdı bir şeyler, bir bakalım. İyi bilmediğimiz konular değil. Zaten ömrü hayatında bir insan kaç kere kavşak kodu yazar? Kodlamanın güzel yanı bu. Yani daha önce practice etmediğim bir şeyi çözmeye çalışmak bence işin eğlenceli kısmı. Bir de bence yani baktığında mantıklı gelen şey, eğer kodda aynı çalışmıyorsa bence sorun tamamen bu. Yani Nanite hataları alıyoruz bir sürü. Sürekli mi alıyoruz? Front door, opaque or mask. Şunların bir Nanite'ını kaldıralım. Kapatacak mısın output logo? Şu an projem an itibariyle donmuş durumda. Eyvah. Sizce kendine gelir mi? Geldi. Şunların bir Nanite'ını kaldıralım. Ondan dolayı output logo okuyamıyorum.
Yok yok, çökmez çökmez. İyiyiz. Bu sefer açarsın diye düşünüyorum output logo. Ya şu an benim projede işte bu Nanite'dan dolayı bir sürü hata verdi ya. O yüzden şu an output logum çok şişmiş durumda. O yüzden açarken birazcık zorlanıyor. Oğlum forward lane'i almıyor ki. Kontrole aldı, tamam. Forward lane'in uzaklığını arkadaşlar, böyle nearest kodu yazılmaz. Allah da benim bildiği gibi yapsın ya. Allah da beni bildiği gibi yapsın. Bak, bir tane debug attım, nasıl çözüldü. Bir, en yakını hesaplıyorsan en yakını kaydetmen lazım ki en yakınla kıyaslasın. 20 dakikamız gitti şuna ya. Ay. Hiç güleceğim yoktu ama tamamen şeyden gülüyorum, yani sinirden gülüyorum. Tamamen sinirden gülüyorum ya. Ay, çok eğlendim ya. Of. Oyun seni de Allah güldürsün. Tamam. Şimdi en azından derdimizi çözdük. En yakını buluyor artık. Allah da cızırtımı versin ya. Tamam. En yakını buluyor. Şimdi haliyle şu arada bazen lane'i bulamıyor. Ona bir bakacağım tabii ki. Derdi ne? Ya da bulamadığında en azından bir valid check atarım. Şimdi artık herkes kendi lane'inde gidecek. Yani en azından şeyi kontrol etmiş olacak. Hangi lane'de gittiğini, yani dümdüz gidebilecek kısaca aslında. Şimdi bizim kontrol etmemiz gereken, yani en azından bu zıkkımda sağa sola bilmem neye dönebiliyor olmamız lazım. Şimdi onu düşüneceğiz. Önce bir şunların bir doğru gittiğini bir garanti alayım. Şu gülüşün arkasında Joker Bathroom dans müzik eklense sırtmaz. Tamam, hepsi dümdüz gidiyor. Gayet de güzel gidiyorlar. Tatlı. Tamam, o yol bulamıyor. Yapacak bir şey yok. Yolu yok çünkü. Onun da yolu yok. Yapacak bir şey yok. Tamam, güzel. Şu zıkkıma da bir çekimizi yapalım. Bir projeyi kapatıp açacağım. Çünkü output logum o kadar şişmiş durumda ki şu anda. Projemden sıkıntı. Oo, yine telifli sulara geçmişiz. Şunu bir baştan başlatalım. Abi bu playlist bittiğinde playlistten dışarıya çıkma diyemiyor muyuz? Yine telifli sulara gittik. Trafik ışığı şimdi mi geliyor? Hayır, daha dur, sağa sola dönmedik ya. Trafik ışığı bu sistemin üstünde çalışacak. Trafik ışığında şerit değiştirmek istemiyorum çünkü. Ana sistemime paralel çalışmasını istiyorum. Trafik ışığı zaten var oğlum, trafik ışığı. Geçen yayın yazdık. Yok. Yok. Geçtik o yollardan. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Tırıtıtın tırıtın. Tırırırım tırım. Ulan ne oldu bir anda dedim, şehir yüklenmiş.
Şöyle. Heh. Şimdi şöyle bir tekrar trafiğimize girelim. Maps. Traffic Dev Level. Şimdi diyorum ki ben bize en yakın yoldan girelim. Okey miyiz? Okeyiz. Sonra bize en yakın yoldayken 3 ihtimalimiz var değil mi? Bu crossroad için. 4 yol için. Yeni lane bul diyelim. Bu yeni lane bul'u çalıştıralım. Bu yolda giderken bize bu yolu vermeyecek. Neden? Çünkü tersimizde. Bize yeni lane bul'u ya hiç çalıştırmayacağız, dümdüz gidecek. Ya yeni lane bul'u buradayken çalıştıracağız, sağa doğru gidecek. Ya da buradayken çalıştıracağız, sola doğru gidecek. Yani bir randomizasyon ekleyeceğim buraya. Bak şimdi. O kadar hızlı bir şekilde çözülecek ki tahminimdeki gibi olursa eğer. Crossroad'a girdiğimizi ama bilmemiz lazım. O sıkıntı. Bir de şu artık debug'dan kurtulabiliriz. Şundan kurtulabiliriz. Şundan kurtulabiliriz. Crossroad'a girdiğimizi bilmemiz lazım. Zaten biliyoruz. Neden? Şurada Crossroad'da şeyimiz var. Zıkkımımız var. Bir de diyebiliriz ki evet priority'si yüksek. Gayet güzel. Ama ben burada bir return değeri daha ekleyeceğim. Diyeceğim ki nasıl söyleyeyim, böyle swizzle, bir böyle switch lanes tarzı bir şey ekleyebilirim belki. Bilemiyorum. Ama bu crossroad'dayken girdiğimizde belli bir saniye sonra bu road'dan çıkıp, şu forward road'dan çıkıp sağ ya da sola gidebilir. Ya da crossroad'a girdiğimizde hiçbir zaman, her zaman en yakın lane'i seçmeyeceğiz. En yakın lane'i ya da sağ lane'i ya da sol lane'i seçeceğiz. Yani tek de çözeceğiz aslında. Burada şu anda Crossroad'da en yakın lane'i seçiyoruz ya. Bu kod kalabilir. Benim hiçbir sorunum yok. Bu kod da kalabilir. Benim hiçbir sorunum yok. Burada şimdi bakacağımız birkaç şey var. Bir tane buraya randomizasyon ekleyebiliriz. Tamam mı? Diyebiliriz ki random integer Dur, ona göre yapamayız. Çünkü sanki bütün araçlar buradan geliyormuş gibi düşünüyoruz ama bütün araçlar buradan gelmiyor. Buradan gelen araç için sistem bambaşka. Buradan gelen için sistem bambaşka. Yani bizim önce bize en yakın yolu bulmamız lazım. Bize en yakın yolu bulduktan sonra bu yoldan gidebileceğimiz yolları söylememiz lazım. Yani onun için bizim en yakın yolu bulduktan sonra bir select mekanizması çalıştırmamız lazım. Şöyle olacak yani. En yakın yolu bulduk. Hiçbir sıkıntımız yok. En yakın yolu bulduktan sonra direkt onu vermeyeceğiz. Select diyeceğiz. Keşke burada bir de yazdırsaydık. Bunu bir yere kaydetseydik yani. Ama kaydetmiyoruz. Şöyle yapsam. Şimdilik yapıyorum. Bunun kesinlikle bir optimizasyonunun gelmesi lazım. Eğer forward lane ise bizim gidebileceğimiz 3 tane ihtimal var.
Bizim gidebileceğimiz 3 tane ihtimal var. Bunlar forward lane, forward lane, dur bakayım. Forward lane, left lane ve right lane. Right lane ve left lane. Eğer değilse bunu 4 kere sormak birazcık aptalca olacak ama şimdilik bir sorayım. En azından rastgele çalıştığını göreyim. Sonrasına bakalım. Bir aptalcasını bir yazayım. Sonra düzgününü yazacağım. Eğer reverse lane ise gidebileceğimiz yine 3 tane var. Şimdi mantığı yavaştan oturmaya başlıyor bana. Çünkü tekrar eden şeyler olacak. Right lane, left lane. Çünkü burada aslında tersini çıkartıyoruz. Burada ters logicini falan tutarsak büyük ihtimal böyle aptalca kontroller yapmamıza gerek kalmayacak. Ama şu an ben bu aptallığa okeyim. Çünkü bu kodu yazmak istiyorum. Sonra bunun mantıklı olanını yazacağım. Bu kodu evde denemeyiniz, yazmayınız. Beyninizden 10 IQ eksilebilir. Bu kodu yazarken. Benim eksildi bile çünkü. Hayır, hayır. Orada direkt çünkü Crossroad'u seçmiyordu. Ben burada şey istiyorum. Forward lane'e de gidebilsin istiyorum. Yani illa sağa sola dönsün istemiyorum. Anlatabilmişimdir umarım. True'sa random integer 3 ne olacak? Right lane right lane hangisi? Right lane bu. Right lane ise gidebileceği forward lane ya da reverse lane. Forward lane ya da reverse lane. Değilse de 3 ihtimal var. Left lane ve forward ve reverse lane. Ya aslında birazcık kabız bir kod oldu ama bütün ihtimalleri yazmış olduk. Bu kabız kodunun üstesinden birazdan geliriz. Şu anda rastgele bir şekilde ya ileriye ya sağa ya sola gidecek. Her araç. Bir bakalım. Sola saptı. Sola saptı. Sağa saptı. Düz gitti. Biliyorum kabız. Ama an itibariyle çalışıyor mu? Çalışıyor. Yani ben şunu yapabilir miyim artık? İzninizle. Araçlar bir gidin. Ben izninizle şunu yapabilir miyim yani? Müsaadenizle üstümü çıkarabilirim. Bir kapı çaldı, ona bakacağım. Geliyorum. Şöyle bir küçük loop yapabilir miyim yani? Şöyle. Hatta bir tane yapsam yeterli olacaktır sanki. Fazla uçup kaçmaya gerek yok.
Şöyle yaptık. Sadece şurada boş olan yerler var ya. Bu boş olan yerlerden de küçük bir şöyle bir dönüş yapacağım. Yani tekrar ana yola katılabilsin diye. Şöyle. İnşallah katılır bu arada. En ufak fikrim yok. Çünkü şu an köşe dönüşlerimiz yok. Ama bunların en azından tekrardan şeye döndürebileceğini düşünüyorum. Ana yola döndürebileceğini düşünüyorum. İnşallah döndürür. Döndürmezse de sağlık olsun. Sonra çünkü üçlü yolları falan düşünmemiz gerekecek burada. İşte L dönüşleri düşünmemiz gerekecek. Ama şu an dediğim gibi amacım kavşak sistemini yazmaktı. Şöyle bir iki tane araç atalım sahneye. Hatta bir arabayı da şuraya alayım. Belki buradan girer. Ondan sonracığıma bir tanesini buraya atalım. Böyle. Bir tanesini buraya koyalım. Ondan sonracığıma bir tanesini ortaya koyalım. Şöyle. Bir tanesini de şöyle ortaya çapraz koyalım. Sağda yok. Bir tane de sağa koyalım şöyle. Bakalım bu abiler ne yapacaklar. Bir tanesi there is no road nearby dedi. Şu mesela uzakta kaldı. Bütün yollara. Şunun için birazcık şeyi açmamız lazım. Bu yol bulamadı. Yine çok uzakta kaldı. Birazcık şey yapalım. Şu yol bulma mesafesini arttıralım. Bir tık küçük kaldı çünkü. ...10 metre değil yine 50 metre yapalım bunu. Bir de şu yolu şöyle birleştireceğim. Şimdi neden köşelere koyduğumu anladınız mı? Ne kadar rahat değiştiriyorum, update'liyorum yolları. Tamam, bu da buldu artık yol. Sağa dönmeyi tercih etti. Bu U mu yaptı? Vallahi U dönüşü yaptı ha. Oha. Hiç tahmin etmemiştim böyle bir şey yapacağını. Bu ne yapıyor? Sağa dönmeyi tercih etti. Sağa döndü. Bu dışarı çıktı, olabilir. Güle güle. Bakın geldi. Ne yapıyor ya? Crossroad'u buluyor. Dur. Çok açmışız. Çok açmışız. Ne yapıyor? Bak ta buradan Crossroad'u vuruyor. Crossroad'un priority'si yüksek olduğu için onu seçiyor. Hayır tabii ki. Demek ki bu kadar uzakta araç spawn etmeyeceğiz. Tamam. 10 metreye geri dönebiliriz. Tamam. Okey. Böyle deniyorum ki sistemin açıklarını da bulalım. Kafamız rahat etsin. Çünkü bunu şehre koyduktan sonra ben şey yaşamak istemiyorum. Neden çalışmadı ya falan diye yaşamak istemiyorum. Düşünmek istemiyorum açıkçası. Şu sarılı ne yapacak? Sağa döndü. Güzel. Buraya girdiğinde ne yaptı? Düz gitmeyi tercih etti. Güzel. Şu sarılıyı takip edelim ya. Sarılı eğlenceli gidiyor. Maşallah dediğimiz bir gram yaşamadı. Kurtardım onu. Bu düz gitmeyi tercih etti.
Düz gitti, şu solu bulamadı da anladınız, oraya da koyacağız bir dönüş şey. Bu düz gitmeyi tercih etti. Sağı buldu. Sağa girdi. Girdi. Oraya döndü. Buraya geldi. Gayet güzel. Solu tercih etti. Sola döndü. Oradan da solu döndü. Yani şu anda kavşaklar şeyi çalıştırıyor. Gördüğünüz üzere. Sağa sola dönüyor. Şey yapıyor. Gayet düzgün çalışıyor. Sadece yapacağım tek şey burada. İşte bu yayında olmaz ama bir L dönüş yapacağız. Şimdilik böyle yapıyorum. L dönüş olarak düşünebilirsiniz bunu. Bir L dönüş ekleyeceğiz. Bir tane de üçlü dönüş ekleyeceğiz ve bitecek aslında. Yine oradaki mantıkları da benzer kuracağız. Ve olacak, bitecek aslında. Şunu da şöyle koyalım. Bakayım çalışacak mı? Ya bu yayın L'yi de yapmak isterim ama kafam kalmadı. Trafik sisteminin zaten ben en azından birden fazla video süreceğine emindim. Ama bu yayın birazcık salakladık yani. Bakalım yolunu bulabilecekler mi? Şu an büyük ihtimal takılmadan ilerleyecekler diye düşünüyorum artık. Çünkü aralarına yol attık. Boşlukta kalmıyorlar. En azından burada içeride dönmeye devam ediyorlar. Şuradaki yolları işte şey gibi düşünün. Burada kavşak yok da L varmış gibi düşünün. Şu an o L gibi takip ediyor yolları. Ben çok memnunum şu anki sistemden. Bir de şeyine bakalım. Nedir ne değildir. Şu draw debug'lardan dolayı bir FPS'lerimiz düşüyor. Şu draw debug'ları bir kaldıralım. Bir bakalım durumumuz nedir. Şunu bir sil. Şunu bir sil. Güzel. Çalıştır bakalım. Şu an 90 FPS'te çalışıyor sistem. 2K'dayız. Bir bakayım ne yiyor. Stat unit diyelim. Şu an game 7 ms yiyor. 7 ms fazla bence oyun için. Bir de trafiğin optimizasyonuna bakmamız gerekecek. 8 ms 7 ms fazla. Gerçi çoğu Meteum'undan geliyordur. Start game diyelim bakalım. Dur lan. Name event diyelim. Ya Word Tick'ten yiyoruz. Tick'teki aktörlere bakmak için bir Insights çalıştırmak lazım ama optimizasyona girmek istemiyorum bu yayın. Belki bir sonraki yayında trafik sistemini bir refaktörleriz, bir optimize ederiz. Nedir ne değildir bir çözmek için. Çünkü 7 ms 5 araçta az. Yani şey fazla. Ben burada atıyorum bunu 10 araç yapmak istediğimde o zaman ne olacak? Düşecek miyiz ya 30 FPS'e? Demek ki call sayımızı ya azaltmamız lazım ya da başka bir mevzu var. Kaç arabamız oldu? Şu an 12 arabamız var. Bir şu name'i de bir kapatalım. Çünkü sadece yazmak yeterli değil. Optimize de yazmamız lazım. Game'imiz fazla artmadı aslında. 1 ms bile oynamadı neredeyse. İyi. Demek ki mevzular şeyden. Meteum'un mevzularından. Biraz karakter movement mevzularından.
vesaire diye düşünebiliriz. İyi ya, tamam. Sıkıntı yok. Şuradaki trafiksel mevzuları da çözeceğiz inşallah. Böyle takılmaların önüne geçeceğiz. Çünkü önünde yani böyle kafa kafaya geldiklerinde birbirlerinden kurtulacak şu an kodları yok. Mesela şöyle kalmış. Bak, bu ileri gidemiyor, bu ileri gidemiyor. Neden? İkisinin collision'ları birbirlerini tutuyorlar. Aslında birisi öncelik alıp çok rahat kendini kurtarabilir. Ama kurtaramıyor. Böyle takılıp kalıyorlar. Biri çarpacak da düzeltecek de bilmem ne bilmem ne. Şu mesela gidebilir. Şu gidebilir. Gitmiyor. Ona şöyle bir şey yapabiliriz belki. Vehicle base. Şurada birbirlerini durduruyorlar ya şurada. Önü bloklu, arkası bloklu diye hatırlarsanız eğer geçen yayın yaptık. Ne yapıyorduk? Belli bir şeyde front block diyoruz ve stop driving diyoruz. Çünkü neden? Önü bloklu. Stop driving ne yapıyor? Handbrake atıyor. Throttle input'u kapatıyor. Şöyle diyebiliriz. Retrievable delay diyelim. 3 saniye sonra bir gazlamayı denesin. Hani böyle salak saçma beklemesin. Belli bir saniye sonra 0-2 hızda bir gazlamayı denesin. Kurtarmaya çalışsın kendini. Kurtarabilirse ne ala. Kurtaramazsa daha da sıkışmış olurlar. Yani dünyanın sonu değil. Paketleyip test etsek daha az gecikme olur. Çünkü şu an editördeyiz. Editörde olduğumuz için çok fazla şey daha az optimize çalışıyor. Ama hani şey değil. 9 ms bence fazla. Boş bir sahnede game, herhangi bir etkileşim yok. Herhangi bir başka bir şey yok. Mesela bak, bunlar sıkıştı. Şimdi 3 saniye sonra gazlaması lazım tekrardan. Neden gazlamıyorsun? Gazladı. Şimdi burada ne olacak? Bu gazlamaya devam edecek. O kendini bir şekilde kurtaracak galiba. Bundan çıktı şimdi. Ne olacak? Niye gazlamıyorsunuz? Bence gazlamanız için önünüzde herhangi bir engel yok. Şunu retrievable'ı kapatayım. Delay diyeyim. 3 saniye sonra bir gazlasın. Hala tabi şeyse, frontu blokluysa. Hatta 1 ile gazlasın. O agresyonu görmek istiyorum, agresyonu. Çok geniş dönüyor. Onlara bakacağız ya. Şu an frene bastırmıyorum dönerken. Gazı kesiyorum. Bir frene de bastırmamız gerekecek. Şimdi mesela bunlar birbirini kilitledi. 3 saniye sonra gaza basması lazım. Niye basmıyorsunuz 3 saniye sonra? Başka bir şekilde durduruyor olabilir miyim acaba? Lane'de ise stop driving'i çalıştırıyorum. Lane'de değilse find lane by moving forward'ı çalıştırıyorum. Lane'de değilken mi çalışıyorlar acaba? Ha, çünkü handbrake'im kapalı. Tamam. İstediğin kadar gaza bas. Senin handbrake'in kapalı olduğu için gazı çalıştırmıyor. Bunu zaten daha önce yaşamıştık hatırlarsanız. Şimdi çalışacaklar.
Şimdi 3 saniye sonra çalışacaklar. Mesela durdular. Devam etti neredeyse. Bunlar da durdu. 3 saniye sonra birinin gazlaması lazım. Bak. Gazladı, denedi. Kurtaramadı. Artık burada şeyi yapacağız işte. Gazladı, denedi, kurtaramadı. Kaçmaya çalışacak, kurtarmaya çalışacak vesaire vesaire. Ama şu an şey var. Bak, en azından deniyor ekstra. Cidden buraları da çözdüğümüzde çok güzel bir trafik sistemi olacak bence. Ben öyle düşünüyorum. Sadece şu an kaç aracımız var? Ya mesela böyle bir şey için demek ki 12 araç fazla kalıyor. Şöyle yapabiliriz. Şunu sildik. Şunu sildik. Tamam mı? Şunu sildik. Şunu sildik. Şunu sildik. Şu an burada 6 tane araç var. Bak şimdi. Bütün yolları ver bana. Tamam mı? Ve bütün muratları ver. Şöyle. Burayı ver. Bunu hatta grupla. Ve bundan bir tane daha oluştur bana. Şöyle. Bir tane daha oluştur böyle. Bir şeyler pişiriyorum, bir saniye. Bir tane daha ver. Yani böyle bir şeyimizin olduğunu düşünün. Dörtlü bir yapımızın olduğunu düşünün şehirde. Bir bakalım. Bak game direkt 15 oldu, görüyor musun? Yani şöyle bir senaryoda 15 ms almamamız lazım. 11 ms de iyi. 11 ms iyi bence böyle bir senaryoda şu an. Çünkü 24 tane araba var. Gayet iyi. Ama bir bakmak lazım. Ne kadar yiyor, ne kadar zorluyor. Şu an şu mavili hariç. Mavili tam troll. Mavili bir şeyler deniyor ama. Yine takıldılar ya. Neyse, bakacağız artık. Blueprint tarafında post fiziktik metodu yazsak hem fizik motorunun işlevini tamamladıktan sonra tetiklenir. Böylece neredeyse hep aynı delta time'ı alırız. Hem de daha optimize yapmış oluruz. Şu an şey sıkıntı tik araçlarda değil, NPC controller'da çalışıyor. Çünkü bu araçları biz de kullanacağız. O yüzden Logic'i controller tarafına yazdım. Çünkü bu araçlara binme ve inme gibi şeyler de olacak. Öyle. Selamlar, iyi yayınlar. Biraz teknik bir sorum olacak. Beğendiğim bir animasyonu BP interface ile karakter BP'sine yazmaya çalışıyorum. Line trace ile etkileştiğim objeye ama hata alıyor. Aşama ne olmalı? Animasyonla bir obje taşımaya çalışıyorum. Animasyonla taşımaya çalışmasam, bu Logic'i karaktere yazsam, blendlediğim bir animasyon BP interface ile karakter BP'sine yazmaya çalışıyorum. Line trace ile etkileştiğim objeye ama hata alıyor. Yani sıralaman nasıl anlamadım. Karakterden line trace yolluyorsun ya da animasyondan mı line trace yolluyorsun? Hangisi? Şu takılanları çözmek için bir şey yapmamız lazım ya. Kesinlikle. Onları yapacağız. Tamam, kavşak sisteminin bence sonuna geldik. Ben mutluyum. Umarım sizler de mutlusunuzdur. Bununla bir shorts videosu çıkartmaya çalışacağım. İşte şey falan ekleyeceğim. Şu yolların yanına kaldırım falan ekleyeceğim. Bu kavşaklarla ve yollarla bizim şehri donatacağım. Bir tane shorts videosu çıkarırım bundan. Sonraki yayın ne yapacağız? L dönüşleri yaparız. Üçlü dönüşleri yaparız. Kapatırız. Sonra bir optimizasyon yayını gelir diye düşünüyorum. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben eğlendim. Birazcık kanser olduk, birazcık şey olduk ama tatlı oldu. Güzel oldu. Şunları bir silelim artık.
Şöyle siliş. Şöyle siliş. Yayının sonuna geldik. Şunları bir farklı yerlere dağıtmak istiyorum. Şu araçların bir çarpışmadan kullandığını görmek istiyorum. Yani yaptığım işin sonucunu görmek istiyorum. Bir çarpışmayın. Bir 2 dakika bir şu araçları bir sürün ya. Olmaz mı? Yayını öyle kapatalım. Olur, olur. Bu ne yaptı? Dur. Bu şerit bulamadı değil mi? Tamam, hepsi buldu. Şu niye şerit bulamadı ona da bir bakarız. Bir sürün ya. Bir şöyle bir mutlu olayım ya. Ne yaptı? Sola saptı. Şu kavşağa bakalım. Bu da sola saptı. Bu ne yapacak? Bu sağ... Aa, bu düz gitti. Güzel. Bu ne yapacak? Düz gitti. Gayet güzel. Sola saptı. Herkes sola mı sapıyor? Yok, bu düz gitti. Hepsini arka arkaya koysak da aynen güzel olabilir. Dur bakayım, şuradan kurtulacaklar mı? Aa, vallahi kurtuldular ha. Vallahi kurtuldular. Helal olsun lan size. Helal olsun lan size. Dur, hepsini arka arkaya koyalım. Vallahi güzel mantık. Sola gitti, sağa gitti. Sonra karşıya gitti. Sonra bir döndü. Anlamadım. Ama yine farklı bir yere gitti. Tamam, güzel. Şu kavşakta hala bir küçük sorun var. Siz de farkındasınız ama onları çözeceğiz. Sarı terör. Sarı terör, ne yapıyorsun sarı terör? Sarı terör çok komik ya. Bu biraz sarhoş gibi kullanmıyor mu? Aa, sarı terör bir salakladı. Burada kesin bir şeyler var yani. Eyvah. Murat, bu ne kadar şık olabilir ki? Vallahi doğru. Biz sarhoşlar şu anda. Bunlar bir sarhoş gibi bir şeyler oldu. Şöyle bir attıralım şunu. Şu an sanki hiç şeritleri yokmuş gibi davranıyorlar. Yol mol bulamazlar bunlar. Arkadaki kırmızılı aynen. Tam memur. Bak şimdi nasıl bozuyorum. Nasıl nazar değdiriyorum. Nasıl nazar değdiriyorum izleyin şimdi. Nasıl nazar değiyor. Oğlum, vallahi gurur duyuyorum seninle.
İçine adam da yerleştiririz. Yerleştiririz sonraki şeylerde.